ilk tur eşleşmeler özelinde. Yorumcum değerli Mustafa Bayram sizlere tekrar bahsedecek. Hepinize mutlu hafta sonları, iyi seyirler, arkanıza yaslanın. Kıran kırana mücadelelere sahne olacak bu kapışmaların keyfini çıkartın. Söz sende Mustafa Bayram. Teşekkür ediyorum. Güreş severlere iyi günler, iyi seyirler diliyorum. Başpehlivanlık birinci tur kuralları çekildi. Toplamda 45 başpehlivan bulunmakta. Eşleşmeler şöyle: Mehmet Yeşil rakibi Ali Altun, Mustafa Batu rakibi Gökhan Arıcı, Yusuf Can Zeybek rakibi İsmail Erkal, Hüseyin Demir rakibi Hüseyin İyican, Ertuğrul Dağdevren rakibi Salih Dorum, Fatih Atlı rakibi Şahali Kurt, Serhat Gökmen rakibi Onur Şenel, Ahmet Serbest rakibi Süleyman Aykırı, Osman Aynur rakibi Okan Acar, Süleyman Başar rakibi Enes Doğan, Ali Gürbüz rakibi Osman Kan, İsmail Balaban rakibi Recep Taslak, Abdullah Güngör rakibi Kaan Kaya, Mecit Yıldırım rakibi Ünal Kahraman, Orhan Okulu rakibi Turan Balaban, Hüseyin Gümüşalan rakibi Salih Erinç, Ali İhsan Batmaz rakibi Yunus Emre Yaman, Furkan Durmuş Altun rakibi Ahmet Kavakçı, Kürşat Korkmaz rakibi Bekir Er Yücel, Emre Erkal rakibi Serhat Balcı, Fatih Koyuncu rakibi Ali Güngörekin, Semih Turgut rakibi Recep Çakır ve son olarak 45 numarayı çeken, tur atlayan başpehlivanımız Recep Kara olmuştur. Tüm güreş severlere duyurulur. Evet, şu an başpehlivanlarımız huzur peşrevlerini yapmaktalar. Güzel eşleşmeler var. 2023 yılı Kırkpınar başpehlivanı Yusuf Can Zeybek Antalya Kemerli İsmail Erkal'la eşleşti. Ali Gürbüz Çiçeğiburnu'nda taze başpehlivan Osman Kan'la eşleşti. Ve yine Çiçeğiburnu'nda yeni başpehlivanımız Çorumlu Bekir Er Yücel Kürşat Şevki Korkmaz'la eşleşti. 2023 yılı Kırkpınar başaltı şampiyonu Enes Doğan'ın rakibi ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi başpehlivanı Süleyman Başar'la eşleşti. Aynı zamanda bu karşılaşmalar dikkat çeken karşılaşmalar. Osman Aynur'la Okan Acar karşılaşması da dikkat çeken karşılaşmalardan biri. Sevgili Recep Tosun, evet, bu arada hem Koza TV hem de Ekin Türk TV ortak canlı yayın ağıyla karşınızdayız değerli güreş severler. Gün boyu bu kıran kırana mücadeleleri Koza TV, Ekin Türk TV ortak canlı yayın ağıyla izleyeceksiniz. Evet, toplamda 45 başpehlivan geleneksel Festikan Yaylası yağlı güreşlerinde kol bağladılar. 45 numarayı usta, deneyimli, tecrübeli Kırkpınar'ın altın kemerli başpehlivanı Recep Kara çekti ve tur atladı. Yani adını ikinci tura yazdırdı Recep Kara. İsmail Balaban rakibi Samsun Canik Belediyesi'nin başpehlivanı Recep Taslak'la eşleşti. Yine 2023 yılını Kırkpınar'ın başpehlivan üçüncülüğünü elde eden Hüseyin Gümüşalan'ın rakibi Ankara ASKİ Büyükşehir Belediyesi sporcusu Salih Erinç'le eşleşti. Mehmet Yeşil yine bu sene 2023 yılı Kırkpınar başpehlivan üçüncüsü Mehmet Yeşil'in rakibi yine Antalya bölgesinden döşeme altında yaşayan Döşemealtı Belediyesi'nin başpehlivanı Ali Altun'la eşleşti. Evet, benim bugün gerçekten merakla beklediğim başpehlivanlık karşılaşmalarından biri Ali İhsan Batmaz ve yeni başpehlivan olan Yunus Emre Yaman arasındaki karşılaşmayı gerçekten merakla bekliyorum.
Ali Gürbüz. Rakibi Osman Kan. Serik Belediyesi baş pehlivanı, çiçeği burnunda yeni baş pehlivanımız Osman Kan'la güreş tutuyor Ali Gürbüz. Evet, Osman Kan iyi bir sınav verebilecek mi bakalım Ali Gürbüz karşısında. Bu arada Ömercan'la birlikte izliyormuş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Aydın. Dün sağ olsun bizleri misafir ettiler. Tam bir güreş aşığı, güreş sevdalısı. Tam 50 pehlivana kısmet yaptırdı bugüne kadar. Kısmet kampanyamızın en güçlü destekçilerinden biri hiç kuşkusuz. Ali Aydın, değerli büyüme selam, saygılar ve hürmetler yolluyorum. Ayrıca şu anda güreşin hakkını verenler sosyal medya portalından ve Er Meydanı'nın yiğitleri sosyal medya portalından da canlı olarak izleyebilirsiniz. Hem Ali Coşkun hem de Salih Kaya an itibariyle katkı sağlıyorlar ve yine yağlı güreş pehlivanlar sosyal medya portalından da canlı olarak takip edebilirsiniz. Ben de buradan Ali Aydın'a selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Mesajlar yavaş yavaş gelmeye başladı. Değerli izleyicilerimiz şu an Koza TV ekran başında bizleri izliyorlar. Buradan babam Ali Mercan'a, Hamza Mercan'a selamlarımı gönderiyorum. Bu arada Ali Gürbüz'ün üstünlüğü var Osman Kan karşısında. Muğla Köyceğiz'den Faruk Güngör iyi yayınlar diliyor. Türkiye'nin dört bir yanından bizleri izleyen değerli güreş severlerimiz mesajlarını yolluyorlar. Bu arada Ali Gürbüz her an künde atabilir değerli güreş severler. Ekranın sol üst köşesinde kurtardı Osman Kan. Kurtardı. Evet hocam, bir meydanımızı astrolojisi pehlivanlar bir aramda hepsi bizim özürlerden. Yenileri otomatik, Yenilerin kiloları yönetim kurulu başkanı, Ankara Serik Yağlı Pehlivan Güreşleri Güreş Yağlısı, Sayın Veli Demir, her meydanımıza teşekkürler. Çok yerden ağlı Sayın Hakan Çetin'le birlikte. Son zamanlarda form grafiği yüksek olan baş pehlivanımız Mustafa Batu rakibi Gökhan Arıcı ile güreşmekte. Evet, sağ üst köşede Orhan Okulu, Turan Balaban, sol üst köşede Ali Gürbüz, Osman Kan, sol alt köşede Yusuf Can Zeybek. Mücadelesi değerli güreş severler. Sağ alt köşede de İsmail Balaban ve Recep Taslak güreşini izliyoruz. Manavgat'tan Gökhan abimiz de iyi yayınlar diliyor. Bu arada Ali Gürbüz boyunduruktan Kündeye dolanmak istedi ama toparlandı Osman Kan. Bakalım mücadele nereye doğru evrilecek, merak konusu. Bu arada Osman Kan güreş alanının dışına kadar geldi. Ali Gürbüz'ün baskısı söz konusu ama Osman Kan da şu ana kadar savuşturdu Ali Gürbüz'ün bu ataklarını. Değerli güreşlerler, Konya'da Belediye Başkanımız Sayın Semih Esen'in çok kıymetli konukları her meydanımıza akın gelmeye devam ediyor. Ali Gürbüz Kazak hücumuna bir koltuk altı Osman Kan'dan.
İyi Parti Antalya İl Başkanımız Sayın Bir koltuk altı daha Ali Gürbüz'den. Yine ayağını taktı bu kez. Yan kasık, yan paçada ayağını taktı Ali Gürbüz. Paçasını kurtarmak istiyor. Bir kez de bu kez bastırdı Ali Gürbüz. Politik İlçe Başkanımız Sayın Cevat Osman Kan, Ali Gürbüz mücadelesi sol üst kadrajda değerli güreş severler. Yönetimiyle birlikte İl Başkanımız Sayın Vahdet Avşin Karacan'a hoş geldiniz diyoruz. Yine beraberinde Aslı Esti Aksu'muzun özürleri. Bakalım bir arayış içerisine girecek mi Ali Gürbüz? Turizm ve Karataş İnşaat sahibi iş adamı Sayın Deniz Karataş her meydanında destekler. Ali Gürbüz sol üst kadrajda yaydırmak istiyor Osman Kan'ı. Başpehlivanlık güreşlerinde Ahmet Kavakçı başpehlivana bir ihtar verildi. Evet, Ali Gürbüz'ün iç kazıktan, evet iç kazıktan Arayış içerisinde toparlandı. Bir kez daha içi yakaladı. Evet, ters. Toparlanmak istiyor ama Ali Gürbüz Ters iç kazık vurdu. ters paçadan affetmedi. Genç başpehlivan Osman Kan'ı iç kazık ters paçada yakaladığı fırsatı çok iyi değerlendirdi sol üst kadrajda. Megastar Ali Gürbüz. Değerli güreş severler. en güzel yapmış olduğu oyunlardan biri zaten Ali Gürbüz'ün. Oradan İç kazık- kurtulsaydı farklı bir yöne evrilebilir miydi mücadele? Bir kez daha tekrarını izliyorsunuz. Kurtulsaydı devamını getirirdi diye düşünüyorum. Çünkü iç kazıktan hemen septirmeye yöneliyor Ali Gürbüz. Yani iç kazığı kaçırdığı an hemen septirme oyununu gerçekleştiriyor. Onun için Ali Gürbüz'ün iç kazık oyunlarında çok etkili olduğunu söylemek isterim. Bu arada kadraj dışında Salih Dorum Ertuğrul Dağdeviren'i mağlup etti ve ikinci tura ismini yazdırdı. Evet, Mustafa Bayram uzun haftalar sonra tekrar bizlerle birlikte değerli güreş severler. Küçük orta, küçük boy pehlivanlarına son anonsu. Çok acele, salavatlanmak üzere paçalar bağlanmış şekilde er meydanındaki yerlerinizi alınız. Haydi aslanlar. Başpehlivanlık güreşlerinde Serhat Gökmen galip. Evet, bu kez de Serhat Gökmen de o yükselen form grafiği devam ediyor. Onur Balcı'yı, Onur Şener'i mağlup ederek değerli güreş severler. Yükselen bir form grafiği söz konusu Serhat Gökmen'in. 7 kez ağırlıklar alan Koç mühendisi, Koç firmaların sahibi, güreş altın kemerli güreş ağımız Sayın Mustafa Koç'un çok kıymetli eşi Sayın Serhat Çelikli Koç her meydanımıza Hizmet servislerine, komitemize hoş geldiniz diyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet, bu arada Furkan Durmuş Altun rakibi Ahmet Kavakçı'ya galip. Furkan Durmuş Altun galip. Evet, kendi saha ve seyircisi önünde güreşiyor Furkan Durmuşaltın. Antalya Konyaaltı Belediyesi'nin baş pehlivanı Furkan Durmuşaltın. Sol alt kadrajda Yusuf Can Zeybek mücadelesi, Emre Erkalk devam ediyor. Bu arada Ali İhsan Batmaz uzak kadrajda iç kazık ters paçayla güçlü fiziğiyle emin adımlarla devam ediyor. Rakibini Yunus Emre Yaman. mağlup ederek. Başpehlivanlık güreşlerinde Ali İhsan Batmaz galip.
Ali İhsan Batmaz da gerçekten gümbür gümbür geliyor. Önümüzdeki yılda çok bahsedeceğiz. Antalya Korkuteli Bozovalı. Bu arada Kürşat Şevki Korkmaz da rakibi Bekir Er Yücel'e galip. evet, Mustafa Batu da Gökhan Arıcı'yı sol üst kadrajda mağlup etti. Evet, İsmail Balaban da rakibini mağlup etti. Kürşat Şevki Korkmaz da. Bu arada Ali Aydın değerli büyüğümüz mesaj yollamış. Ali her güreşte sonuca odaklı güreşmesi gerekir ki zorluk derecesi yüksek karşılaşmalarda puanlamada daha diri kalabilsin demiş. Buna katılıyor musun Mustafa Zaten Bayram? Ali abimizin de dediği gibi yani Ali Gürbüz'ün her zaman biz öyle gördük yani güreşi hep yenmeye odaklı, puanlamayı pek düşünen bir sporcu değil. Yani ikinci tura, üçüncü tura her zaman kendini daha dinç, hazır bir karşılaşma için kendini hep böyle yani puanlamayı düşünen bir sporcu değil yani yenmeyi hedefleyen işte rakibini bir an önce inip ikinci tura, üçüncü tura daha dinç rakiplerine karşı daha dinç olarak çıkmayı planlayan bir sporcu yani. Orhan Okul da onun gibi o şekilde puanlamayı hiçbir zaman düşünmeyen bir sporcu. Bakın son anlar ekranlara geliyor. Keçi dikmesi oyunuyla aktardı Mustafa Batu Gökhan Arıcı ustasını. Bugün Ali Gürbüz'e de gerçekten seyirciden coşkulu alkış, destek var. Çok büyük destek var. Evet. Bu arada çok değerli büyüğüm Necati Akkanat, Zirve Peyzaj Yönetim Kurulu Başkanı iyi yayınlar diliyor. Pehlivanlarımıza başarı dileklerinde bulunuyor. Kocaeli Karamürselli değerli hemşerim Necati Akkanat, güreş aşığı, güreş sevdalısı. Tabii ki Hasan Akkanat, değerli muhterem abisi de iyi yayınlar diliyor. Pehlivanlarımıza başarı dileklerinde bulunuyor. Ayazmalı Necati Akkanat değerli abim. Kocaeli pehlivanlar Antalya'ya geldi mi onları havaalanından alır karşılar. Onları adeta yere koymaz. Güreş bittikten sonra da yolcu eder. Böyle bir Küçük boy pehlivanları çok acele salavatlamak üzere. büyüğümüz. Güreşlerinde Turan baş pehlivana bir ihtar verilmişti. Orhan Okulu ve Turan Balaban arasındaki karşılaşmada Turan Balaban'a bir ihtar geldi kule hakem heyeti tarafından. Evet, Kemal Bulut da iyi yayınlar yollamış Antalya Aksu'dan. Evet, 4'te ekranda izliyorsun Orhan Okulu. Turan Balaban sağ üst kadrajda, Osman Aynur Okan Acar sol üst kadrajda, Yusuf Can Sebek mücadelesi, İsmail Erkal mücadelesi sol alt kadrajda. Mücadele dolu dizgin devam ediyor. Sağ alt kadrajda da Mehmet Yeşil ve Ali Altun arasındaki karşılaşmada devam ediyor. Güreşlerinde Fatih Boyuncu baş pehlivana bir ihtar verilmiş. Evet, Fatih Koyuncu'ya pasif kaldığı gerekçesiz bir ihtar aldı kule hakemleri tarafından. Tekrar ediyorum, Koza TV, Ekin Türk TV ve Rumeli TV ortak canlı yayın ağıyla karşınızdayız değerli güreş severler. Müyesser Sirça Kastamonu'dan, Manavgat'tan Sırt Göz mesaj yollamış. Sayın İbrahim Türkçü ile bizlere selamlarını getiren Sabit Ekin, Recep Usta Hüseyin Gümüşalın güreşi neden verilmiyor demiş. Yayıncı kuruluş, prodüksiyon bizde değil değerli güreş severler. Biz konuk bize masa açılıyor. Biz burada konuk olarak buradayız. Baş pehlivana güreşlerinde Prodüksiyon bize ait değil. O yüzden onlar ekrana hangi mücadeleyi taşırsa biz de onları anlatıp aktarmakla görevliyiz. Yalova Altınova, Çağrı Çit, değerli büyüğüm Köksal Bayram, sana çok selam var Mustafa Bayram. Biz de buradan güreşçi dostu, güreşçi abisi Köksal
buradan sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. İçimden Yusuf Can Zeybek ve İsmail Balaban final olabilir gün sonunda demiş. Ben Ali Gürbüz ve Orhan Okul'un da bu finali arayacakları kanaatindeyim. Ya tabii bütün star isimler bugün burada. Hüseyin Gümüşalan burada. Orhan Okulu, İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Yusuf Can Zeybek gibi star isimler burada. Yalnız Ali Gürbüz'e gerçekten çok güzel bir destek var seyirci tarafından. Bakalım. Manisa'dan Mücahit Görgülü, Kırkağaç'tan, Karaağaçlı'dan, Elmalı'dan Turgay Dökme, Kaş'tan Ferit Zeytinci, birçok mesajlarınız var. Değerli güreş severler, ara ara yer vereceğim ama mücadeleler kıran kırana devam ediyor. Enes Doğan tam önümüzde Süleyman Başar'la ilk tur kapışması yapıyor. Kadraj dışında ama gözümüz sol alt kadrajda. Yusuf Can Zeybek, İsmail Erkal kapışması. Kırkpınar'dan sonra Yusuf Can Zeybek Ordu Aybastı Er Meydanı'nda çeyrek finalde veda etmişti Serhat Gökmen'e. Dün de Recep Kara'ya mağlup olmuştu. Kırkpınar sonrası. Evet, Enes Doğan bu arada uzak kadrajda, siz görmediniz. Biz çıplak gözle takip ediyoruz. Süleyman Başar'ı mağlup ederek Enes Doğan ikinci tura adını yazdırdı. Enes Doğan 15 Temmuz'da Kartepe Hergeleci İbrahim güreşlerinde gerçekten çok güzel güreşler yaptı ve göz doldurdu. Başpehlivanlıkta umuyorum kısa zamanda adından gerçekten çok söz ettirecek bir başpehlivan olacağını umuyorum Recep Tosun. Mehmet Yeşil'in Ali Altun'a olan üstünlüğü var. Başpehlivanlık güreşlerinde Ali Altun başpehlivan'a kule hakem heyetimize bir ihtar verilmiştir. Evet, beklenen ihtar geldi Mustafa Bayram. Evet. Tam ben söyledim. Üzerine de ihtar geldi. Orhan Okulu, Turan Balaban arasındaki karşılaşmada normal seyirde devam ediyor. Bu arada değerli büyüğüm Ömer Oğuzhan iyi yayınlar diliyor. Hem Koza TV hem İkin Türk TV hem de Rumeli TV'ye yayınlarda kolaylıklar diliyorum demiş Ömer Oğuzhan. Oğuzhan Yapı Yönetim Kurulu Başkanı. Değerli büyüğüm. Kocaeli Körfez'den Hüsamettin Özkan iyi yayınlar diliyor. İş adamı aynı zamanda Manavgat Dağlı Pehlivan güreşlerinde 10 kez ağırlıklar aldı. Kıymetli büyüğümüz Sayın Hasan Özen her meydanımızda yine beraberinde Sayın Hasan Ünal'la birlikte kıymetli ağabey Sayın Hasan Özen'e hoş geldiniz diyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Kadraj dışında da kalan güzel güreşler var. Fatih Atlı, Şahali Kurt karşılaşması. Abdullah Güngör ve Kaan Kaya arasındaki karşılaşma. Balıkesir'den, Gönen'den Ümit Ayıldız iyi yayınlar diliyor. Akın birlikte izliyorlarmış. Selamlar yolluyoruz. Faruk Türk, Dağbeli'nde Hilmi ve Bülent Bey ile birlikte izliyoruz demiş. Ali Gürbüz ve bütün pehlivan kardeşlerime başarı dileklerinde bulunuyorum demiş. İskenderun'dan Hakan Çoban bizleri izliyormuş ve tüm pehlivanlara başarılar diliyor. Biz de İskenderun'a, Hakan Çoban'a selamlar gönderiyoruz. Evet, Osman Aynur, Okan Acar mücadelesi sol üst kadrajda devam ediyor. Deniz'den Profesör Doktor Mustafa Başar
İyi yayınlar diliyor. 91 yaşında babam İbrahim Başar'la birlikte izliyorum demiş. Selam, saygı ve hürmetler ediyoruz değerli büyüğümüze. Evet, bu arada Orhan Okulu ve Turan Balaban arasındaki karşılaşmada Turan Balaban sağlıkçı istedi. Sol üst kadrajda Osman Aynur ve Okan Acar arasındaki karşılaşmada Çok sert biraz karşılıklı hareketlendi elenseler. ve elenseler. Mehmet Yeşileş'in mücadelesi biraz daha olağan seyirde. Yusufcan Zeybek'te ben açık söyleyeyim, yorgunluk belirtileri söz konusu. Kolay değil. Kırkpınar'da çok büyük bir başarı. Şu anda üzerinde de altın kemer baskısı söz konusu. Birçok olumsuzluklara ve rakiplerine mücadele ediyor ama şu ana kadar altın kemeri çok iyi taşıdığını söyleyebiliriz. Evet, biz de gerçekten eski bir güreşçi olarak Yusufcan Zeybek'i gerçekten tebrik ediyoruz. Niye? Kırkpınar'dan sonraki tüm organizasyonlarda, hemen hemen katıldığı tüm organizasyonlarda birinciliği elde etti. Yani kemeri taşıyor Yusufcan Zeybek. Kendisini tebrik ediyorum. Kutluyorum. İnşallah bugün de o performansı inşallah kendisinden bekliyoruz yani. Evet değerli güreş severler, tekrar ediyorum. Koza TV, Ekin Türk TV ve Rumeli TV ortak canlı yayın ağıyla Atasporumuz güreşe hizmet etmeye devam ediyoruz. Değerli büyüğüm Necati Akkanat kıran kırana güreşleri oluyor. Mustafa Bayram'a da başarı dileklerinde bulunuyor. Bu er meydanında ter düken tüm pehlivanları hiç ayırt etmeden hepsini gönülden başarılar diliyorum demiş Necati Akkanat. Biz de teşekkür ediyoruz. Zirve PSH Yönetim Kurulu Başkanı. Muhammed Resulullah geleceğin baş beyanlarıyla beraber alkışlarla diyelim maşallah. Kadraj dışında olan bir güreşimiz var. Serhat Balcı ve Emre Erkal arasındaki karşılaşmada yeni Hacı Serhat Balcı galip geldi. Hacılığını inşallah Allah kabul etsin. Evet. Evet değerli güreşseverler, yeni er meydanımızı Şuradan Partisi'nin ilçe başkanımız Sayın Ben bu arada İsmail Erkal özelinde birkaç cümle söylemek istiyorum. Aldığı her kuruşu sonuna kadar hak eden bir başpehlivan kardeşimiz. Çok da efendi, çok da centilmen. Rakip kim olursa olsun terinin son damlasına kadar güreşiyor. Evet. Mustafa, sen organizasyonlarda koordine ediyorsun, bazı büyük organizasyonlarda. Şahsen ben bir organizasyon yapsam İsmail Erkal'ı ilk çağıracağım başpehlivanlardan biri. İsmail Erkal gerçekten savaşçı ve de yani şöyle de bir durum var. Şimdi İsmail Erkal'a baktığın zaman tam bir pehlivan özellikleri olan bir sporcu. Boyuyla, postuyla, fiziğiyle yani bu sahalara da yakışan bir pehlivan. Tek yani yapmış olduğu güreşlerde takdir topluyor. Şunu gözlemliyor musun? Çok üst düzey başpehlivanlarla kıran kırana güreşip onları yenebiliyor ama çok basit rakiplerin de galip gelmesi muhtemel olduğu rakiplerin de bazen yenilebiliyor. Katılıyor musun? Bazen bu özellik ortaya çıkıyor. Evet. Bunu aşması gerekiyor İsmail Erkal'ın çünkü Mesela- kalitesi çok fazla. Mesela bir zamanlar Balıkesir'de salon güreşi yapılmıştı. Orada müthiş bir performans sergilemişti İsmail Erkal. Evet, evet. Salon güreşinde. Yani zaman zaman gerçekten çok üst düzey güreşler yapıyor. Kendini kanıtlıyor. Fakat zaman zaman da senin dediğin gibi yani yenebileceği adama da yenilebiliyor. Ama tabii de bu güreş sonuçta yağlı güreş olduğu için yağlı güreşte her an her şey olabilir. Ama gerçekten seyircinin takdirini toplayan bir başpehlivan İsmail Erkal. Bence fiziğin hakkını, bu güreşin hakkını veren başpehlivanlarımızdan bir tanesi. Bugün de mücadelesini 2023 yılı Kırkpınar başpehlivanı Yusufcan Zeybek karşısında gösteriyor. Tebrik ediyorum. İnşallah muvaffak olur.
Sağ alt kartırajda Mehmet Yeşil Ali Altun mücadelesi oldukça ağır bir tempoda geçiyor. Puanlamaya doğru evrildiğini söyleyebiliriz. Sağ üst kadrajda Orhan Okulu Turan Balaban mücadelesi de devam ediyor. Osman Aynur Okan Acar mücadelesi de o sertlikten biraz daha düşmüş durumdalar. Toplamda kaç baş pehlivan güreşti ilk turda Mustafa Bayram? Evet, ilk turda toplamda 45 baş pehlivan kura çekti. 45 numarayı Recep Kara çekti ve ikinci tura ismini yazdırdı. Fakat ikinci turda 1 numara olarak devam edecek Recep Kara. Kızım Nehir'le birlikte izliyorum demiş. İskenderun'dan Hakan Çoban. Selamlar, kucak dolusu sevgiler. Sizin aracılığınızda Tanju Gemici kardeşime geçmiş olsun dileklerimde bulunmak istiyorum demiş. Ali Aydın, Yörük İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı, değerli büyüğüm. Acil şifalar değerli büyüğüme. Değerli büyüğüm Ali Aydın öyle bir mesaj yollamış. Tanju Gemici'yi biraz istersen bahsedelim. Bahsedelim ama güreş severlerimizin sakatlanmış, sahada olmayan bir pehlivanı anımsaması da ne kadar ahde vefa örneği, öyle değil mi Mustafa Bayram? Tabii ki biz yani biz ölmüş olan rahmeti rahmana kavuşmuş olan baş pehlivanlarımızı da, sakatlanmış olan baş pehlivanlarımızı da, kutsal topraklara giden baş pehlivanlarımızı da hepsini zikretmeye çalışıyoruz. Bak demin biz mesela Hacı Serhat Balcı dedik. Yeni hacılık vazifesini tamamlamış olan Serhat Balcı'yı zikrettik. İşte yani büyüklerimizi, onları da, eski baş pehlivanlarımızı, onları da zikrediyoruz. Buradan Tanju Gemici Kırkpınar sahasında sakatlandı. Hemen akabinde ameliyatını oldu. Biz buradan Koza TV ailesi olarak, güreş camiası olarak Tanju Gemici'ye acil şifalar diliyoruz. Rabbimden acil şifalar diliyoruz. İnşallah bu sahalarda büyük eksiklik. Evet. Fiziğiyle, endamıyla, yani pehlivanlığıyla gerçekten aranan bir isim. Beklenen ve özlenen bir isim. İnşallah Tanju Gemici'yi en kısa zamanda sahalarda görmek ümidiyle buradan büyük geçmiş olsun diliyoruz Tanju Gemici'ye. Biz sadece Recep Tosun yani burada güreşen baş pehlivanlarımızı anlatmıyoruz. Hasta olanı, işte sakatlık yaşayanı, ameliyat olanı, demin dediğim gibi kutsal vazifelere giden, Düğünü olanı, cenazesi olanı, yani hepsini bilgilendirmek istiyoruz değerli seyircilerimize. Turan Balaban baş pehlivan'a kule hakem heyetimizce ikinci ihtarı verilmiştir. Arz oldu. Sağ üst kadrajda Turan Balaban'a ikinci ihtar geldi. Okan Acar'ın az önce topunda bir problemi söz konusuydu. Sadece güreş sosyal medya portalı yöneticisi Cemil Tekin, sana çok selam var. Pehlivanlara başarı dileklerinde bulunuyor. Teşekkür ediyoruz. Biz de selamlar gönderiyoruz. Atasporumuz güreşe uzun yıllardır uzun soluklu hizmetlerde bulunuyor. Cemil Tekin, tabii ki Yalçın Kaynak. Evet, güzel bir ikili onlar da. Bizim seninle nasıl güzel bir ikiliysek onlar da gerçekten çok güzel. Bu arada hakikaten özellikle geçen haftalarda güreş severlerimizin oldukça büyük teveccühleri vardı sana. Mustafa Bayram'ı çok özledik, sesini özledik, yorumlarını özledik. Bu arada bir kas kanadı sol üst kadrajda Osman Aynur'dan. Okan Acar'a ve Osman Aynur, tecrübeli isim, yoluna devam ediyor. Antalya Festikan Er Meydanı'nda değerli güreş severler. Baş pehlivanın güreşlerinde Ali Altun baş pehlivana kule hakem heyetimizce ikinci ihtarı Bakın verilmiştir. Arz oldu. kas kanadı net bir şekilde ekranlara geliyor. Koza TV'de bugün Adana'da siz çok değerli güreş severlerimize bu güreşlerin ulaşmasında katkı sağlayan ortak canlı yayınımızda Koza TV, Ekin Türk TV ve Rumeli TV'de değerli dostlarımız söz konusu. Adana'da Koza TV'de Mustafa Aşık, Rumeli TV'de İstanbul'da Neslihan Candar,
Ve Ekin Türk TV'de de Tuğçe bu hafta sonu siz değerli güreş severlerimize tüm yayını sağlıklı bir şekilde ulaştırma noktasında çaba ve gayret sarf ediyorlar. Tüm ekip arkadaşlarıma siz güreş severler adına teşekkür ediyorum. Mehmet Yeşil Ali Altun'u sağ alt kadrajda bastırdı. İki itarı söz konusu. Sağ üst kadrajda da güreş biraz sertleşti. Çarpışmalar söz konusu. Mecit Yıldırım, Ünal Karaman sol üst kadrajda. Yusuf Can Zeybek, İsmail Erkal sol alt köşede ve anons geldi. Puanlama anonsu değerli güreş severler. Yalova Altınova'dan beslen unlu mamullerin sahibi Süleyman Arslan abimiz bizleri izliyormuş. Evet, Buradan kendilerine selamlar. Onun nezdinde Sinan Arslan, Kocaeli Derince Sopalı Araştırma Hastanesi'nin de başhekimimiz, güreş aşığı, güreş sevdalısı, iyi yayınlar diliyor. Kucak dolu sevgiler yolluyoruz Sinan Arslan hocamıza da, Süleyman abimize de. Bu arada Samsun'dan Necmettin Işık'ın sana çok selam var. Kızın Neslihan'la birlikte izliyoruz demiş. Kucak dolu sevgiler Necmettin Işık'a, Fahrettin Işık abine de. Sami Tokmak iyi yayınlar diliyor Köyceğiz'de. İnşallah sezon sonuna doğru Köyceğiz'de olacağız. Bir arada sezon önümüzdeki haftalarda yapacağımız güreşlerin de anonslarını yapacağız. Değerli güreş severler. Evet, 30 Eylül Cumartesi günü Seydi Kemer, düzeltiyorum, Köyceğiz meydanında olacağız. 27 Ağustos'ta da Muğla Seydi Kemer'de olacağız. Önder Akdeniz değerli belediye başkanımızın himayelerinde tertip edecek. Haftaya neredeyiz? Reklam aralarında tanıtım lansmanı dönüyor değerli güreş severler. Bursa Softaoğlu Mehmet Yağlı Pehlivan güreşlerinde olacağız. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 5. etapında orada olacağız. Hafta içerisinde güreş sahasındaydım. Muazzam bir hummalı çalışma var. Çok büyük bir güreş sahası kurulmuş. Her ayrıntı, hiçbir ayrıntı kaçırılmamış. Sayın Ali Nur Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibi çok güzel bir çalışma yapıyor. Cuma günü Softaoğlu Mehmet'in Osmanlı döneminin kudretli başpehlivanının mezarını ziyaret edilecek. Bir tanıtım lansmanı tertip edilecek. Ve cumartesi günü saat 10'da da alt boyların mücadeleleriyle cumartesi gün eleme turlarıyla son 16'ya pazar günü finallere bırakılacak. Koza TV, Ekin Türk TV ve Rumeli TV ortak canlı yayın ağıyla da değerli güreş severler yine birlikte olacağız. Spikeriz ben Recep Tosun anlıp aktaracağız ve Musa Bayram'da yorumlayacak. Puanlama güreşleri başladı. Şu an ekranları başınızda Fatih Atlı ve Şahali Kurt karşılaşmasını izliyoruz. Orhan Okulu, Turan Balaban, Yusuf Can Zeybek, İsmail Erkal, Ünal Karaman, Mecit Yıldırım, Ali Altun, Mehmet Yeşil, Abdullah Güngör, Kaan Kaya. Evet, Şahali Kurt Fatih Atlı puanlama mücadelesini izliyorsunuz. Bu arada Necati Akkanat, Ekrem Yavuz'a, Koca Yusuf'a kuledeki güreş hattında başarılar diliyorum hakemlik hayatında. Adil düdük çalacağından şüphem yok demiş. Yani Ekrem Yavuz. Hakemlerin zaten en dikkat edecekleri husus adil olmak, adaletli Evet. olmak. İnşallah tüm hakemlerimiz de bilerek hiçbir zaman yani haksızlık yapacaklarını sanmıyorum. O yüzden onların asil görevi odur. Adil olmak, adaletli olmak.
Er meydanında görevli tüm meydan hakemlerimiz. Bu arada Ali Altun'un 2 ihtarı var. Turan Balaban'ın 2 ihtarı var. Orhan Okulu Turan Balaban karşılaşması. Ali Altun, Mehmet Yeşilleşil mücadelesi de ekranlara geliyor. Mehmet Yeşilleşil hareketli, 3. ihtarı verdirmek istiyor gibi. Evet, tek daldı. Kaçırdı Mehmet Yeşilleşil. Çok da iyi olduğu bölgeler. Bu arada Balıkesir'den Ramazan Seren iyi yayınlar diliyor. Er Meydanlı Yiğitleri Sosyal Medya Portalı Yöneticisi Ali Coşkun. İyi yayınlar. Güreşçi kardeşlerime başarı dileklerinde bulunuyorum demiş. Hem Koza TV, Facebook, YouTube ve Instagram'dan da canlı olarak takip ediyoruz demiş. Evet, Fatih Atlı uzak kaldı sol üst kadrajda. Ama benim gözüm sol alt kadrajda. Yusuf Can Zebek, İsmail Erkal mücadelesinde. Yine sağ üst kadrajda Turan Balaban, Orhan Okulu 2 ihtarı söz konusu. Evet, Turan Balaban'ın aynı şekilde Mehmet Yeşilleşil ve Ali Altun arasındaki karşılaşmada da Ali Altun'un 2 ihtarı var. Muhtemelen 3 ihtarla attırmayı planlıyor Mehmet Yeşilleşil. 2'dir, sahanın dışına doğru çıkıyor Ali Altun. Paçaya uzandı Yusuf Can Zeybek, sol alt köşede dizledi. Bir kez daha Salih Kasnak'ta. Yavaş yavaş yaklaşmaya başladı İsmail Erkal'a. Yusuf Can Zeybek sol alt köşede. Fatih Atlı da sol üst köşede. Her an bir kontra hücum yapabilir değerli güreş severler. Orhan Okulu Turan Balaban mücadelesi sağ üst kadrajda. Tek daldı. Fatih Atlı bir kez daha kaçırdı. Sol üst kadrajda Şahali Kurtu. Sol eli Kasnak'ta Yusuf Can Zeybek'in yine beline girdi Şahali Kurt. Yine uzak kaldı. Mehmet Yeşil sağ alt kadrajda sürdü rakibi Ali Altun'u, uzak kaldı. 3. ihtarı muhtemelen alacak Ali Altun. Fatih Atlı sol üst kadrajda, dış kasnakta her an puan alabilir. Kaçırmaz Fatih Atlı ve o da 2. turda. Mehmet Yeşilleşil de 2. turda 3 ihtarla. 3 ihtarla, evet, elledi Ali Altun'u. Mehmet Yeşilleşil aynı anda Fatih Atlı. 2. turdalar. Bir kez daha Fatih Atlı Şahali Kurt mücadelesinde bakın yan kazıkta. Bir anda dağıttı. Bu arada uzak kadrajda da Ünal Karaman Mecit Yıldırım'ı mağlup ederek adını 2. tura yazdırdı. Çayır'da sanırım 2 çift kaldı. Orhan Okulu, Turan Balaban ve Yusuf Can Zebek, İsmail Erkal kapışması kaldı. Ünal Karaman görüyorsunuz Mecit Yıldırım'ı mağlup ederek. Evet. Bu arada Yusuf Can Zeybek iç kazık ters paçada her an sonuca gidebilir puanlamada. Evet, puanı aldı Yusuf Can Zeybek. İsmail Erkal'ı mağlup ederek. 2. turda. İsmail Erkal çok esnek fakat ama karşısında da çok hızlı, hareketli 2023 yılının Kırkpınar Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek. Boyunduruk'ta Orhan Okulu 2 ihtarı söz konusu, kasnaklardan hücum ediyor. Bugün Orhan Okulu Başpehlivanlığın en büyük favorisiyim diyor. Sabah saatlerinde kendisiyle yapmış olduğum görüşmede buraya hedeflemiş Mustafa Bayram. Bakalım gün sonunda bunu başarabilecek mi? Öncelikle Turan Balaban'ı mağlup etmek durumunda. Bu sene zaten performansı gerçekten çok üst düzeyde.
Orhan Okulu. Her gittiği organizasyonda da Kırkpınar dahil favorilerin içerisinde. Evet, Mehmet Yeşileşil'in 3 ihtarla Ali Altun'u diskalifiye ettiği o son anlar ekranlarda. Bu arada Orhan Okulu da Turan Balaban'ı bastırdı, bloke etti. Siz tekrarını izlerken Orhan Okulu Turan Balaban'ı mağlup ederek adını ikinci tura yazdırdı. İşte bakın yan kazık, yan paçada. Buradan Kasnak oyunlarında zaten çok etkin. çok meziyetli. Çok. Galip gelen isimler özelinde sayabileceğin Mustafa Bayram. Evet, ikinci tura yükselen baş pehlivanlar Mehmet Yeşileşil, Mustafa Batu, Yusuf Can Zeybek, Salih Dorum, Fatih Atlı, Serhat Gökmen, Süleyman Aykırı, Osman Aynur, Enes Doğan, Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Abdullah Güngör, Ünal Kahraman, Orhan Okulu, Hüseyin Gümüşalan, Ali İhsan Batmaz, Furkan Durmuş Altun, Kürşat Korkmaz, Serhat Balcı, Ali Güngör Ekin, Recep Kara. Evet. Bu arada çok değerli büyüğüm Ali Koygun Kocaeli Karamürsel'den iyi yayınlar diliyor. İşte Yusuf Can Zeybek mücadelesinin son anları ekranlara geliyor. Karamürsel sepetinin tanınmasında, marka değerinin artmasında Ali Koygun abimiz çok büyük katkı sağlıyor. Bilmeden, usanmadan Karamürsel sepetinin tanıtımına devam ediyor. Ali Koygun abime kucak dolusu sevgiler yolluyorum. Bu arada da Abdullah Güngör Kankaya'ya mağlup etti. Evet. Köksal abimiz bu bilgiyi de aktarmış oldu bize. İyi bir güreş izleyicisi ve güreş destekçisi. Alt boylarda da kıran kırana mücadeleler devam ediyor değerli güreş severler. Burası Antalya Konyaaltı Festikan Yaylası Er Meydanı. Koza TV, Ekin Türk TV ve Rumeli TV ortak canlı yayın ağındayız. İşte Ali Gürbüz'ün ilk turda Osman Kan'ı yakaladığı iç kazıktan kaçırmadı. Osman Kan çok direndi buradan. Çok güçlü bir iç kazık. Ali Gürbüz'den toparlanmak istese de Ali Gürbüz iç kazık ters paçadan ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ispatladı. Mustafa Batu'nun keçi dikmesi oyunu tekrarını, Yenişehir'in tekrarını bir kez daha izliyorsunuz değerli güreş severler. Çok net bir keçi dikmesi oyunu Gökhan Arıcı'ya. Boyundurukla atmak isterken İsmail Balaban, o da ikinci turda. Recep Tasdağ'ı mağlup ederek adını ikinci tura yazdırdı.
ve Osman Aynur'un kas kanadı. İşte Fatih Atlı'nın puanlamada o son anlarda çok meziyetli son hamleleri. Dikkat! Sınır 7 Bursa Ceyhan Zonguldak 909 plakalı aracın sürücüsü acil durumda çok acele aracının başına. Mehmet Yeşil de Ali Altun'u 3 ithalla diskalifiye etmişti değerli güreş severler. Pehlivan Mustafa Borucu. Çok acele ve hakim ediyoruz geliyoruz. Pehlivan Mustafa Borucu. Orhan Okulu'nun son anları da ekranlara geldi. Evet, bütün yenişleri de izledik tekrar siz değerli güreş severlerimiz için. Bizler de kısa bir reklam arası verelim. Çok kısa. Daha sonra tekrar Antalya Konyaaltı Festivaller Meydanı'nda baş pehlivanların ikinci tur kurallarıyla ve alt boylarında mücadeleyle birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Çok kısa bir reklam arası. Beni eller gibi görme, sen benimsin, ben senin. Gel seni benden ayırma, gel seni benden ayırma, sen benimsin, ben senin. Radyo 2. Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışım, çözülmüyor mihriban, mihriban. Radyo 2. Erisin dağların karı, geçti ömrümün baharı. Ecel kapım çalmadan durma, gel ömrümün varı. Radyo 2. Sinemdedir benim derdim dağlarım, ben yaramı gizli sarar bağlarım. Ben gündüzler güler, geceler ağlarım. Benim neler çektiğimi kim bilir. Radyo 2. Kliplerinizin tüm dünyada izlenme rekoru kırmasını ister misiniz? O zaman doğru kanaldasınız. Bilgi almak için 0212 485 3901 0212 485 3901. Beni eller gibi görme, sen benimsin, ben senin. Gel seni benden ayırma, gel seni benden ayırma, sen benimsin, ben senin. Radyo 2. Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışım, çözülmüyor mihriban, mihriban. Radyo 2. Erisin dağların karı, geçti ömrümün baharı. Ecel kapım çalmadan durma, gel ömrümün varı. Radyo 2. Sinemdedir benim derdim dağlarım, ben yaramı gizli sarar bağlarım. Ben gündüzler güler, geceler ağlarım. Benim neler çektiğimi kim bilir. Radyo 2.
Tahrip edilen, yıkılan, çalınan her kültür varlığı geçmişimizden bir parçanın sonsuza kadar yok olması demektir. Kültür varlıklarına verilen her türlü zarar suçtur. Kültür varlıklarımıza sahip çıkalım, bu toprakların değerlerini hep beraber koruyalım. Yeniden belki bir şeylerimi yapabilirim. Yine ayakta kalmaya çalışırım. İyi ki de yapmışım. İşimizi de gördük, evimizi de onardık. Allah'a çok şükür. Allah dastan razı olsun. DASK, Doğal Afet Sigortaları Kurumu. Beni eller gibi görme, sen benimsin, ben senin. Gel seni benden ayırma, gel seni benden ayırma, sen benimsin, ben senin. Radyo 2. Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışım, çözülmüyor mihriban, mihriban. Radyo 2. Erisin dağların karı, geçti ömrümün baharı. Ecel kapım çalmadan durma, gel ömrümün varı. Radyo 2. Sinemdedir benim derdim, dağlarım. Ben yaramı gizli sarar, bağlarım. Ben gündüzler güler, geceler ağlarım. Benim neler çektiğimi kim bilir. Radyo 2. Kliplerinizin
tüm dünyada izlenme rekoru kırmasını ister misiniz? O zaman doğru kanaldasınız. Bilgi almak için 0212 485 3901 0212 485 3901. Tarihi eserler ve mekanlar tüm vatandaşlarımızın sahibi olduğu ortak değerlerdir. Onları korumak ve gelecek nesillere ulaştırmak hepimizin vatandaşlık görevidir. Kültür varlıklarına verilen her türlü zarar suçtur. Kültür varlıklarımıza sahip çıkalım, bu toprakların değerlerini hep beraber koruyalım. Bugün sahibi olduğumuz her bilgi tarihi tecrübeyle birikti, kültürel miras yoluyla geldi. Onlarla öğrettik, iyileştik, geliştik. Kültürel mirasımıza vurulan her darbe, hayallerimize, bilime ve geleceğimize vuruluyor. Tahrip edilen, yıkılan, çalınan her kültür varlığı, geçmişimizden bir parçanın sonsuza kadar yok olması demektir. Kültür varlığı kaçakçılığı hırsızlıktır. Kültür varlıklarımıza sahip çıkalım, bu toprakların değerlerini hep beraber koruyalım. Vurulmuşum bir kere o güzel gözlerine, vurulmuşum bir kere o güzel gözlerine. Bir sana tutsam, bir de İstanbul'a, dayanmıyor yüreğim, aklım firarda. Sevdan benden geçti, bu aşk beni aştı, yakıp yıkıp da gitti. Oy ben neyleyim, sana yazılmış yüreğim, sevdana kul köleyim. Ömrümü ömrüne vereyim de oy ben öleyim. Tutuşmuşum yanlışım, kül olmuşum bu aşkla. Tutuşmuşum yanlışım, kül olmuşum bu aşkla. Savurdun küllerimi, bu yangın yeri başka. Dayanmıyor yüreğim, aklım firarda. Sevdan benden geçti, bu aşk beni aştı, yakıp yıkıp da gitti. Oy ben neyleyim, sana yazılmış yüreğim, sevdana kul
köleyim, ömrümü ömrüne vereyim de oy ben öleyim. Sevdam benden geçti, bu aşk beni aştı, yakıp yıkıp da gitti. Oy ben neyleyim, sana yazılmış yüreğim, sevdana kul köleyim, ömrümü ömrüne vereyim de oy ben öleyim. Sevdan benden geçti, bu aşk beni aştı, yakıp yıkıp da gitti. Oy ben neyleyim. Bizi izlemeye devam edin. Deste küçük boy pehlivanlarımızın puanlama saati. Deste küçük boy pehlivanlarımızın puanlama saati gelmiştir. Sağlık görevlilerimiz lütfen her meydanda müdahale edelim. Başalt pehlivanları Kovalla. Ne tükürdüm be. Evet, diğer Antalya'da faaliyet gösteren kardeşim olsun. Veteran. Değerli beslemeler, saygıdeğer konuklar, 25. geleneksel Feslikan yağlı pehlivan güreşleri başarılı boyu 2. tur pehlivanları.
Lütfen dikkat. Süremiz sahip. 2 Adana Ceyhan Kastamonu 19 sağlık aracılığını fark etmişsiniz. Lütfen çok acil aracınızı kaldırınız. Antalya Kumluca Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Köroğlu'nun pehlivanı. Yine bugün burada Kumluca'da faaliyet gösteren iş adamı, iyi gıdalarının sahibi Sayın Kurtuluş Yıldız adına güreş yapıyor. Engin Can Akşif, Antalya Kumluca. Antalya Kumluca Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Köroğlu'nun pehlivanı. Ömer Yasir Gökkaya, Antalya Kumluca. Antalya Manavgat Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Sözen'in pehlivanı. Yine bugün burada iş adamı Sayın Hasan Filan adına güreş yapıyor. Kemal Şahin Samsun. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız aynı zamanda yağlı güreş düzenleyen Kentler Birliği Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz'ın pehlivanı. Yine bugün burada Balıkesir Inter Global kargolarının sahibi iş adamı Sayın Raşit Adaş adına güreş yapıyor. Necip Al Balıkesir. Karabulut emlaklarının sahibi iş adamı Sayın Kenan Karabulut adına güreş yapıyor. Türkiye'nin markası çözüm ortağınız Doğan İnşaat sizler için çalışmalara devam ediyor. Bugün Erzincan, Tercan, Mercan, Çatakdere köyündeyiz. Burada Mustafa ve Filiz Polat çiftinin evinin çatısını 4 gün gibi kısa bir sürede Doğan İnşaat'ın deneyimli ustaları yaptılar. Bugün teslim ediyorlar. Çatıda sorun mu vardı? Yağmur yağdığı zaman hep su damlıyor. Hiç memnun değildim. Reklamlarınızı gördüm. 2 senedir illa Doğan İnşaat gelecek diye. Sonunda beyimle konuştuk, karar verdik. Doğan İnşaat'ı çağırdık. Bayram Bey geldi. Konuştuk, anlaştık. Eşiniz dedi ki hem çatımız akıyordu hem de nasıl? kuşlar dedi yuva yapıyordu, ses yapıyordu dedi. Çok acayip. Filiz Hanım dedi ki ben bunu Doğan İnşaat'ta başkasına yaptırmam. Ustalar öyle bir yapmışlar ki hakikaten az önceki arkadaş baktı dedik ya buraya sinek bile girmez dedi. Aynen öyle, aynen öyle. Güzel de çalışıyorsunuz. Çok temiz, düzgün, memnunum diye. Çatı evin sigortasıdır. Şimdi çatıyı yaptınız hem yağmura hem soğuğa hem sıcağa karşı özellikle bu sandviç panel güzel bir malzeme. Kaliteli bir malzeme. Evet. Onu yaptılar ustalarımız. Bugün size teslim ediyorlar. Malzemede, ustalarda, işçilikte memnun musun? Memnunum. Çok memnunum. Hepsi birbirinden üstün. Güzel, temiz çalışıyorlar. Çok dürüst. Tanıdıklara, köydeki komşularınıza Doğan İnşaat'ı tavsiye eder misin? Ederim. Doğan İnşaat'ı çağırsınlar. Çok memnun olurlar diye. Ben çok memnunum. 4 gün oldu. Çatınıza başladılar. Ustalar söküler. Yenisini yaptılar. Şu anda son çalışmalar yapılıyor. Bugün size teslim ediyorlar. Çalışmalarda, ustalarda, malzemede memnun musunuz? Ben herkesten memnunum. İşçisinden tut, mühendisinden tut. Haydar Bey sizde olsun. Eyvallah. Hepinize tek tek teşekkür ederim. Doğan Bey'le görüştükten sonra Bayram Bey'le konuştuk. Dedi ben yarın sabah saat 9'da geliyorum. Aynı günde başladılar. Bayram Bey onlar dediği günde ve temizliği dikkatimi hep çekiyor. Herkese tek tek teşekkür ederim. Bilhassa Bayram Bey, Mustafa Usta, onların hepsine çok teşekkür ederim. Hepsinde de memnunum. Komşulara tavsiye eder misin Doğan İnşaat? Aynen, her zaman. Zaten komşular beni arıyorlar, soruyorlar. Yurt dışında arıyorlar beni. Dedim ben 2 senedir Doğan İnşaat'ı hep takip ediyordum zaten. Doğan İnşaat'ı geldikten sonra hanımla beraber düşündük, aradık ve sağ olsunlar hemen bizim ihtiyacımızı hallettiler. Şimdi ustalar çalışırken komşular gelip bakıyorlar, beğeniyorlar mı? Ne diyorlar? Çok güzel diyorlar. Çok güzel beğeniyorlar. Doğan İnşaat'ın reklamlarına baktıktan sonra her şeyi değiştirdi. O reklamda gördüğün çalışmalarla burada da canlı gördün. Aynı mı abi çalışmalar? Aynen, hiç değişen hiçbir şey yoktur. Aynen gördüğünüz gibi o reklamlarda bende çalıştıkları da aynen. Hiçbir farkı yok. Her şeyinden memnunum. Hepsine tek tek teşekkür ederim. Bugün Sivas'ın Divriği ilçesinin Yağbasan köyündeyiz. Burada
Hüseyin Döner Bey'in evinin çatısını 4 gün olduğu Doğan İnşaat'ın ekipleri başladılar. Bugünse Hüseyin Bey'e teslim etmeye hazır hale getirdiler. Çatımda çok sorun vardı. Çok ustalar getirdim fakat hiçbir anlamını alamadım. Doğan İnşaat geldi, beni kurtardı. Allah 100 binlerce Doğan İnşaat'a razı olsun. Teşekkür ederim. Gününde geldiler, gününde başladılar ve gününde teslim ettiler. İşi olan bütün dost ve akrabalar Doğan İnşaat'ı tercih etsinler. Bir telefonla her işi halloluyor efendim. Ustalarda, çalışmalarda, malzemede, işçilikte memnun musunuz? Çok memnunum. Allah razı olsun Doğan İnşaat'tan. Ben bu kadarını beklemiyordum. Doğan İnşaat'tan çok memnunum. Daha önceden de ben Doğan Bey'le görüşmüştüm ama bu kadar olacağını tahmin etmiyordum. Bir adamları, bir elemanları var. Çok memnunum. İşi olan, gücü olan inşaat yaptıran Doğan İnşaat. Başka birini tanımıyorum. Türkiye'nin şu anda 54 bölgesinde ekipler çalışıyorlar. Evet, diyorlar ki Doğan İnşaat köylere gider mi acaba? İşte burası köy ve şu anda burada çalışıyorlar değil mi? Buraya gelmeyen Türkiye'nin hiçbir yerine gidemez. Burası Yağlasan. Onun için şu anda ekipler çalışıyorlar. Çalışıyorlar, Allah razı olsun. Bayram Bey geldi. Bütün malzemeleri buraya indirdi. Hatta bana da baktırdı. Ben de bu işin biraz ustasıyım. Çok teşekkür ederim Bayram Bey. Allah razı olsun. Ben İstanbul'da duruyorum. Burada değil. Burada 1 ay 2 ay duruyorum. Tekrar dönüyorum. İstanbul'da aynı günü yine bu inşaatı devam ettireceğim. Çatı evin sigortasıdır. Çatı sağlam olursa Hüseyin Bey'in İstanbul'da kafası rahat olur. Doğrudur efendim, doğrudur. Gayet güzel. Şimdi gününde geldiler, başladılar. Gününde teslim ediyorlar sana. Evet efendim. Bu çok önemli. Hiç şaşmadı. Geliyorum dedi, geldiği saatte geldiler ve işime başladılar. Her işimi bitirdiler. Allah 100 binlerce razı olsun. Allah 100 binlerce razı olsun. En ufak bir zarar vermeden her işimi yaptılar. Ben memnunum. Öncelikle Hüseyin Bey'e buradan ailesine ve kendisine çok teşekkür ediyorum Doğan İnşaat'ı tercih ettikleri için. Hüseyin Bey'in söylediği gibi dediğimiz saatte, dediğimiz günde işimize tertemiz başladık ve tertemiz teslim ediyoruz. Çok güzel yaptılar. Çok uygun yaptılar. 20 sene garanti diyor. Bu ne demek abim ya? Zaten 20 sene yaşayacak mıyız? Allah razı olsun Doğan İnşaat'tan. Çevredeki komşulara, tanıdıklara Doğan İnşaat'ı tavsiye eder mi? Etmem mi? Doğan İnşaat. Başka yok. Doğan İnşaat. Hiçbir şey elime attırmadılar. Tertemiz yapıp çatıp bize teslim ettiler. Türkiye'nin markası çözüm ortağınız Doğan İnşaat, Türkiye'nin 81 ilinde şu anda 54 noktasında çalışmalara devam ediyor. Bugün İzmir Dikili'deyiz. Burada Narin ve Durmuş Kara kardeşlerin ikiz villasının Doğan İnşaat'ın deneyimli ustaları çatısını, dış cephe ısı yalıtım mantolamasını, terasını, pergülesini, lambiresini de yaptılar. Bugün teslimata hazır hale getirdiler. Kaç gün önce başladınız ve kaç günde teslim hale getirdiniz? Bu şantiyemizi 10 gün önce başladık. Bugün teslim ediyoruz. Doğan İnşaat'ı nerede gördünüz? Nasıl ulaştınız? Doğan İnşaat'ı zaten duymuştuk, reklamlarda görüyorduk. Çatı akıyordu, sorunumuz vardı. Enişte Bey buraya geldi, bir telefonla aradı. Sağ olsun Doğan Bey de hemen geldiler. Hemen geldi yani. Sözleşmenizi, anlaşmanızı yaptınız. Sözleşmemizi yaptık ablamla beraber. Size taahhüt ettiği günde başladılar mı? Başladılar. Taahhüt ettiği günde önce teslim ettiler mi? Bitti. Bu çok önemli. Bitti, evet, teslim ettiler. Kendilerini kutluyorum ya. Memnunuz. Doğan İnşaat yaptığı işlere 20 yıl garanti veriyor. 20 sene yeterlidir. Bence akmayacağını düşünüyorum. Burada Doğan İnşaat'ın ustaları çalıştı. Siz gördünüz mü çalışmaları, malzemeyi gördünüz mü? Çalışmasını gördük, malzemesini gördük. Çok memnun olduk. Gününden de önce teslim etti. Hanımlar yapılan işleri çok titizlikle inceler. Evin içi, dışı, cephesi, balkonu, terası hepsini gördünüz. Evet. Çalışmalarda, malzemede, ustalarda, Doğan İnşaat'ta memnun musun? Evet, çalışmalar çok güzel geçti. İşçiler çok güzel çalıştılar. Hepsinden çok memnunuz. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kardeşimle tabii önceden konuştuk, anlaştık, yaptırmaya karar verdik. Sonradan Doğan İnşaat'ı aramaya karar verdik. Eniştem aradı. Aradığı günün ertesi günü geldi hemen ve anlaşmamızı yaptık. Ondan sonra ertesi günde başladılar inşaata. Malzemelere gelince malzemeler de gerçekten birinci kaliteydi. Malzemelerden de çok memnunuz. Bu kadar kısa sürede yapılacağına inanmıyorum açıkçası ama yaptılar, teslim ettiler. Çok sağ olsunlar. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Doğan İnşaat'a ayrıca çok teşekkür ediyorum. Çok güzel çalıştılar. Çok memnunuz. Zamanında bitirip teslim ettiler. Çok memnunuz. Hepsine çok çok teşekkürler. Düşündüklerinizi siz hayal edin. Doğan İnşaat gerçekleştirsin. Kalitenin, güvenin ve estetiğin adresi Doğan İnşaat. Yaşam alanlarınızı inşa ediyoruz, güzelleştiriyoruz.
daha güzel yaşam alanları size sunuyoruz. Yaşam alanlarınızı inşa ediyoruz, güzelleştiriyoruz. Sizler için konforlu hale getiriyoruz. Sizler hayal edin, Doğan İnşaat gerçekleştirsin. Yazlık sezonda olduğumuzdan dolayı şu an ufak tefek tadilatlar yapabilsek de Eylül 15'ten sonra sıfırdan şantiyelerimize başlayabiliyoruz. İnsanları rahatsız etmemek adına bu genel olarak bir kural yazlık bölgede. Müşterilerimiz bizi aşağıdaki numaralardan aradığında görüşüyoruz. Neler istediklerini dinliyoruz. Kalem kalem konuşuyoruz, anlaşıyoruz. Anlaştıktan sonra Eylül 15'ten sonra sıraya alıyoruz müşterilerimizi. Daha sonra onların istek, talep, onların üzerine başlıyoruz şantiyelerimize. Şu anda 54 noktada şantiyelerimiz devam etmekte. Çözüm ortağınız Doğan İnşaat Türkiye'nin 7 bölgesinde çalışmalara devam ediyor. Bugün Balıkesir Ayvalık'tayız. Burada Doğan İnşaat'ın deneyimli ustaları Hayatun Savaşal hanımefendinin yazdığının tadilatını, tamiratını komple yeniden yapıyorlar. Ayvalık'ta bir yazlığımız vardı. Uzun zamandır tamir ettirmek istiyordum ama yaptıramadım. Doğan İnşaat'ı aradım. Tüm her istediğimi yapıyorlar. İstediğim şeyler oluyor ve her şeyde memnunum şu anda. Ve bütün dostlarıma tavsiye ediyorum. Mühendis hanımdan da çok memnunum. Her şeyi beraber seçip beraber yapıyoruz. Doğan İnşaat'tan memnun kaldığım için onları seçtik. İkiniz de bayan olarak kafa kafaya verdiniz şöyle. Aynen. Malzemenin seçimini az önce boyaları seçiyordunuz beraber. Evet, boyaları seçtik, taşları seçtik, parkeleri seçtik beraber. Hepsini beraber yapıyoruz ve çok memnunum. Çevreye de tavsiye ediyorum. Evet. Reklamlardan bize ulaştılar. Doğan Bey'le geldik. Hemen bir keşif yaptık. Dış cephe mantolamaya ihtiyacımız olduğunu fark ettik. Onu yaptırdık. Çatımızı komple yeniliyoruz. Yerden ısıtma sistemi istediler. Onları yapacağız. Komple zemin seramiklerimizi, parkelerimizi yeniliyoruz. Mutfak dolabımızı yenileyeceğiz. Aynı zamanda dış cepheye drenaj yapılıyor şu anda ustalar. Onu yapıyorlar, çalışıyor. Evet, bir de dış cephelerden temele kadar ineceğiz. Drenajımızı gerçekleştireceğiz. Bu su problemini çözeceğiz. Binamızı kurtaracağız. Yani A'dan Z'ye Hayatun Hanım'ın yıllardır hayal ettiği evi kendisine hayalini gerçekleştirerek teslim edeceğiz. Yaklaşık bir haftadır burada çalışıyoruz. Elektrik su tesisatımız da komple yenilenecek. 3 hafta gibi kısa bir sürede kendisine hayal ettiği evi İnşallah teslim edeceğiz. Ben de çok memnunum. Mihriban Hanım kızımızdan da memnunuz. Yani şu ana kadar yaptıkları işten de çok memnunuz. Eşe, dosta, herkese tavsiye ederim. Doğan İnşaat bugün Ayvalık'ta Ali ve Hayatun Savaşal çiftinin yazdığının tadilat ve tamirat işini tamamladılar. Bugün teslimata hazır hale getirdiler. Ve bugün kendilerine teslim ediyorlar. Yanımızda Doğan İnşaat'ın genç mühendislerinden Mihriban Özcan hanımefendi var. Burada neler yaptılar bize buranın hakkında bilgiler verecek. Günler öncesinden de yine konuşmuştuk burada, hatırlarsanız çok ciddi bir çalışma vardı. Kırım döküm vardı her tarafta. Birçok usta farklı noktalarda çalışıyordu. Bugün bütün çalışmalarımızı tamamladık. Temizliklerini yaptık. Kendilerine tertemiz bir şekilde evlerini teslim ediyoruz. Yarın evinize taşıyacaklar. Bugün Kahramanmaraş Pazarcık merkezdeyiz. Burada Hüseyin Çözükçe abimizin evinin temelden çatıya kadar her şeyini, tadilatını, tamiratını Doğan İnşaat'ın deneyimli ustaları yaptılar. Bugün teslimata hazır hale getirdiler. Burası deprem bölgesi. Gerçekten binanın temelden çatıya kadar her tarafı elden geçti. A'dan Z'ye, fayansından, kapısından, penceresinden, parkesine, fayansına, klozetlerine kadar her şeyi sıfırdan yapıldı. Bugün teslim hale getirildi. Hüseyin abicim, öncelikle deprem bölgesindesiniz, geçmiş olsun. Evet, sağ olasın. Herkese geçmiş olsun. Allah bir daha bu acılar vatanımıza, memleketimize yaşatmasın diliyoruz inşallah. Amin. Senin evine hafif hasar verdiler herhalde, evet, ki evet, sen hemen tadilata başladın. Evet. Doğan İnşaat'ı nerede gördün? Nasıl ulaştın? Hemen geldiler mi? Doğan İnşaat'ı ben reklamlarda sürekli izliyorum. Yani diyebilirim, Doğan İnşaat'a aşığız ailece, doğrudur yani. Dedim ben bir ev yaparsam inşallah dedim Doğan Bey'e veririm dedim. Doğan grubuna veririm dedim. Çünkü sözüne sahipler. Gerçekte söz verdikleri her şeyi dört dörtlük yaptılar yani. Bizzat İsmail Bey'e de çok razıyım. Adam sabahleyin iş başına geldiği zaman o gün ne yapacağını her şeyi telefonuna yükler.
her şeyi böyle saat gibi yürütür yani. Şükür bugün bitirdik yani, bir ayı işte birkaç gün aşıyor. Ben bu memlekette büyüdüm, bu memleketin hatta bu memlekette inşaatçılık da yaptım. 20 sene kalıpçılık yaptım. Burada insanlar bir araya yani getirmek çok zordur. Doğan grubu bütün her şey beraberdir yani. Boyacısında var, yani duvarcısı da var, elektrikçisi de var. Başka adam aramıyorsun yani. Hepsi bir ekip olarak geliyorlar. Bir ekip olarak geliyorlar, işini temiz yapıyorlar. Sağ olsun, var olsun. İyi ki vermişim yani. Ben daha önce geldiğimde burada çalışmalar başlamıştı. Bugün ise sona gelinmiş. Bugün anahtarı sana teslim ediyoruz. Size de teşekkür ederim. İşini çok güzel yapıyorsun. Ben buraya ilk geldiğimde Hüseyin abi dedi ki sen şimdi çalışmaları çek dedi. Ben dedi işi teslim aldığım gün konuşacağım dedi. Dedim sen sözünde dur, ben de duracağım. Bugün geldik, yine buluştuk. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ekibimiz Pazarcık'ta. Burada tadilat, tamirat, inşaat adına aklınıza ne gelirse A'dan Z'ye yaptırmak istiyorsanız alt banttaki numaralarda Doğan İnşaat'a ulaşabilirsiniz. Aynen. Sizler hayal edin, Doğan İnşaat gerçekleştirsin. Bugün çalışmalar tamamlandı. Bir tarafımda İsmail Usta, bir tarafımda Hüseyin abimiz. Kendisine bugün anahtarını teslim edeceğiz. İsmail Bey, kaç gün önce başlamıştınız? Bir ay kadar bir süremiz oldu. Bir ay içinde de Hüseyin amcamıza teslim ettik ve bitirdik. Bir ayda A'dan Z'ye bu binanın her tarafı yeniden yapıldı. Bugün Hüseyin abiye anahtarını teslim edeceğiz. Evine geçecek, güle güle oturacak. Hayırlı olsun. Bir daha da bu acıları yaşamayız Allah diyoruz. bir daha böyle bir acıyı kimsenin başına vermesin. Memleketimiz çok acı çekiyor gerçekten. Bizi izlemeye devam edin. Bu yeni şeyler konuşmak gerek düsturuyla tüm Antalyalı'nın halkının gönlünü kazandınız. Dolayısıyla Allah'tan rahmet diliyoruz. Duygularınız neler? Biraz da bahseder misiniz efendim? Şimdi tabii büyüklerimizle hep biz onların bizi yetiştirmesiyle bugünlere geldik. Gerçekten yani ben ortaokul 2'de babamı kaybettim. 2005'te annemi kaybettim. Böyle bizim büyüklerimizden işte abimi de Covid'de kaybettim biliyorsunuz. Evet. Hep biz bugünlere gelmeyi, saygıyı, sevgiyi, hoşgörüyü onlardan öğrendik. Onların bizi büyütmesiyle hocalarımızı dinledik. Bütün büyüklerimizi dinleyerek bugünlere geldik. Bunun yanında tabii elimizden geldiğince biz de evet, çocuklarımızla beraber hep birlikte çalışma, düzgün çalışmalar yapmaya çalıştık. Yani 25 yıldır başarı hikayemiz bizi Büyükşehir'e getirdi. Biz her seçildiğimiz yıl önce Allah'ımıza, sonra da halkımıza hesap veririz. Çalışmalarımızın sonucunda da inşallah hep beraber yine Antalyalı hemşehrilerimizin emrinde olmaya devam ederiz. Evet, hafta içerisinde Sayın Başkanım Muharrem ayındayız. Siz Alevi kardeşlerimizi, yurttaşlarımızı, yoldaşlarınızı ziyaret ettiniz. Muharrem ayını tebrik ettiniz. Tüm İslam aleminin Muharrem ayını kutladınız. Dolayısıyla bu bağlamda da birleştirici anlamda çok özel bir yeriniz var. Gerçekten birlik beraberliğe ihtiyacımız var zaten. Şimdi onlar da bizim canlarımız. Biz insanları ötekileştirmeden işte hak katında tutulan oruçlarının kabul olmasını, dualarının kabul olmasını da diliyorum. Allah birlik beraberliğimizi esirgemesin. Ve tabii aşuremiz geldi. Şimdi evet, aşurede birlik beraberlik dayanışmanın en şekilde olacağı. Orada bütün çeşitler vardır. Aşure öyle yapılır. Yani 41 çeşit meyveden, her şeyden yani biz hep bir aradayız. Bunu ifade ediyor. Bunu ifade ediyor zaten adı üstünde. Hani bu vesileyle tüm ülkemize ve vatandaşımıza aşuremizin de hayırlı olmasını diliyorum. Birlik beraberliğimizi Allah'ın bozmasın. Bugün burada az önce biliyorsunuz dünyada sporla ilgili sadece atasporunda ezan okunurken durulur biliyorsunuz. Ve bu al bayrağımız dalgalanmaya devam edecek. Bir taraftan da ezanımız susmayacak. Cumhuriyetimizin temel değerlerine sahip çıkacağız. Atatürk'ün devrimlerine, ilkelerine sahip çıkacağız. Hep birlikte ülkemiz için, Antalya'mız için çalışmalarımızı aynı azim ve
kararlılıkla devam edeceğiz. Bu arada Sayın Başkanım, Kemer'de çok büyük bir yangın vardı. Siz an ve an oradaydınız. Antalya içerisindeki bazı etkinliklerde insani duyguları öne çıkartarak konserlerde bazılarının yapılmaması noktasında, çünkü acılarımız var, şu anda çok büyük bir yangın var ve herkes oraya odaklanıyor ama güreşimiz bizim geleneksel güreşimiz diyerek bu doğrultuda desteğinizi ortaya koydunuz. Bu cümle anlamında da nasıl? Tabii, şimdi şöyle, tabii ki bu benim Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum süreçte bizim bildiği gibi dünyada bir Covid, yani pandemi süreci yaşadık. Yakınlarımızı kaybettik. Ben 108 gün yoğun bakımlarda kaldım. Evet. Önce Allah'ıma, sonra dua eden hemşehrilerime ve bunun yanında sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ben onların sayesinde ikinci yaşamdayım. Ve bu anlamda şimdi bir olumsuzluk yaşadık. Yakınları kaybettik. Sonra ekonomik krizler var. Bir de Manavgat yangını. Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınını yaşadık. Ve daha sonra bunu da hep birlikte yaramızı sardık. Tüm kurum kuruluşlarla beraber. Derken Bartın'da kömür faciası, Elazığ depremi gibi buna benzer acılar yaşadık. Hayatını kaybeden işte Bartın'da 42 vatandaşımız oldu. Onlara da rahmet diliyorum. 8 Manavgat'ta hayatını kaybettiler. Derken Kumluca'da işte bir kişi hayatını kaybetti. Ve büyük bir sel afeti yaşadık. Daha sonra bir deprem 11 ilimizi kapsadı ve Allah'ım yine birliğimizi bozmasın. Her şeye rağmen bütün kurum kuruluşlarla birlikte vatandaşlarımızın katkılarıyla, sizlerin televizyonlara dahil olmak üzere bu birlikteliğimizi bir kez daha gördük. Emeği geçen katkı koyanlara teşekkür ederim. 50 bin üzerine vatandaşımız hayatını kaybetti. Yine bazen görüldük, görülmedik oldu. Onu siyaset olarak konuşmayacağım ama biz elimizden geleni yaptık. Bize Antalya'da destek olan tüm kurum kuruluşlar, hayırseverlerimize de çok teşekkür ediyoruz. Yine de Allah birliğimizi bozmasın. Derken işte şimdi düzeltiyorum. Kemer yangınlarıyla ilgili Kaş'ta çıktı, hemen söndü. Alanya'da ufak tefek, yani zaman zaman bunlar olabiliyor. Bunlarla ilgili burada ölümlü herhangi bir şey yok, şükürler olsun. Yani Değirmendere'de çıkan ama sarp yerler olduğu için 73 aracım, itfaiye aracım ve bakanlar dedi, sen dedi konutların oraya dedi konuşulan, orayı şey yap. Birlik beraber içinde yapıyoruz zaten, hem ormanımızın da katkılarıyla. Sanırım bu büyük acılar bizim kabiliyetimizi de arttırdı değil mi? Bu tür tabii ki hem deneyim hem dediğiniz gibi bir taraftan da hem tecrübeli arkadaşlarımız, itfaiye sayımı 225 arttırmıştım. Manavgat yangından sonra eksik gördüm çünkü. Ve onları da tamamlamıştım. Şimdi burada kısacası şunu söyleyeceğim. Antalya çok sıcak bir yer. İnsanlar da sıcak insanlarımız ama bunlara biz dikkat etmemiz gerekiyor. Nasıl seslenelim onlara? Geldiklerinde nasıl seslenelim? Tatil yaparlarken, piknik yaparken özellikle bir mesaj verelim. Biz valilik kararıyla biliyorsunuz piknikleri yasaklıyoruz yazın. En az 3 ay. Şimdi burada biz doğru olanları yapmak zorundayız. Ormanlar bizim ciğerimiz, akciğerimiz, her şeyimiz. İnsanlarımız buraya Antalya tamam turizmle ilgili kum, güneş, antik kentimiz var, öğren yerlerimiz var, Allah korusun. Ormanın içinde öğren yerlerimiz var. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Herkes sorumludur. Yani burada ormanlarımızla ilgili. O bakımdan duyarlıdır. Ben basına da teşekkür ediyorum. Bunlar hiçbir zaman sosyal medyadan dahi abartmamak lazım. Sanki yangın, kemer yanıyormuş gibi davrananlar oldu. Bununla ilgili de söyledik. Yani burada arkadaşlar kontrol altında her şey. Bir sıkıntı yok. Sarp olduğu için orada konuşlandı, durdu. Herhangi bir yere zararı olmadan hayırlısıyla onu kurtarmış olduk. Evet, son olarak Sayın Başkanım, şimdi değerli güreş severler, bazı mahremiyet vardır atasporumuz güreş içerisinde, insanlığı, vicdanı, değerler noktasında. Sayın Başkanımız yıllar önce İsmail Balaban'ı Konyaaltı Belediyesi'ne alırken Turan Balaban ikiz kardeşini de daha sonra, ama nasıl gelişiyor biliyor musunuz? İkiz kardeşi olduğunu bilmiyor. Sonra diyor ki değerli hocası Hasan Aydın'a, onları Allah ayırmamış, biz mi ayıracağız, hemen işbaşı yapacak diyor. Dolayısıyla siz benim evladım diyorsunuz ama hepsi benim evladım, onları gözlerinden öperim diyorsunuz. İnsani vicdani değerler noktasında bu kadar adalet kantarını çok iyi tartabilen, vicdani değerlerin önde tutan bir başkan olarak er meydanında kıran kırana güreşen pehlivanlar özelinde neler söylemek istersiniz? Çünkü bir ordu var Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde. Şimdi şunu söyleyeyim. 300'ün üzerinde öğrenci şeyler var. Pehlivanlarımız var.
şunu yaptım. Şimdi ASAD'ı bazen şey olarak güreş şeyiyle ilgili hani il olduğu için ismi değiştirdik ASAD Spor'u. Antalya Büyükşehir Belediyespor yaptık onu biliyorsunuz. Şimdi Ramazan Karabulut ve yönetimi oluştu. Evet. Şimdi biz burada şunu yapıyoruz. Biz güreşçilerimizle ilgili ben o zamanlar Balabanlar hani 2013 dedik işte Osman Aynur 2006 sırasıyla hep şey yaptığımda ben Balabanlar yetiştiriyorum diyordum. Yani ben tamam manevi evladım çok seviyorum. İkiz kardeşi Turan benim evladım hepsi. Ama şimdi güreşçiler hepsi ne oldu biliyor musun? Neden 300'ün üzerine çıktık? Türkiye'de birincidir Antalya Büyükşehir Belediyesi. Şu anda biz genç çocukları ata sporuna sahiplenme. Bakıyor İsmail abisini görüyor. Onları vizyon olarak görüyor. Onları yani onların önünü açsın diye. Onlar onu seviyor. Resim çektiren, güreşten. İlham kaynağı oldular. İlham kaynağı. Şimdi bir umut görmese bak çocuklar ne güzel Türkiye'de şimdi altın kemer alıp geliyor falan ödüller karşılıklı bir taraftan bunlara bakıyorlar ve hep işte Balabanlar yetiştirdik. Yusuf Canlar yetiştiriyoruz şimdi. Cengizler yetiştiriyoruz. O zaman atmış olduğu temelleri bugün meyvesini alıyor. İşte bugün bu işte ne kadar haklı olduğumuzu gösterdi. Yani 25 yıldır da bu meydanında işte hep beraber de güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz. İyi ki varsın Sayın Başkanım. Sizi çok seviyorum. Allah başınızdan eksik etmesin sağ olun, sizleri. sizleri de öyle. Tüm Türkiye'de Akdeniz, Karadeniz fark etmiyor Marmaras dahil her yerdesiniz. Vakit buldunuz zaten geliyorsunuz. Sizler de geliyorsunuz vakit bulduğunuz her yere. Bulduğumda geliyorum. Size de çok teşekkür ederim. Bizler teşekkür ederiz. Sizi seviyorum. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Değerli güreş severler, baş pehlivanlar 2. tur salavatlaması şimdi başlayacak. Konuğumuz Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız, Antalya'da güreşin babası Sayın Muhittin Böcek'te yapmış olduğu samimi açıklamalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Kendisi protokole uğurluyoruz. Yürürken pehlivan kollarını açar, dehşet çekenler havada uçar. Bazıları güreşler koştukça kaçar, yiğitler rakibe koşar, koşma güreşi. Allah Allah, illallah, Muhammed Resulullah, baş pehlivanlarımızla beraber, alkışlar kadar başlama, hayır aslanlar, Allah devam etsin. Bir adet cep telefonu kaybolmuş. Bu anlamda insanlık namına tekrar sevgilisini veriyoruz. Ses kontrol, ses kontrol, ses kontrol. Minik 1, minik 2, Beşik 1, Beşik 2 boy pehlivanları çok acele her meydandaki yerlerinizi aldınız. Baş pehlivanlık 2. tur eşleşmeleri yapıldı. İlk turda 45 numarayı çeken baş pehlivanımız yani ilk turda tur atlayan Recep Kara 1 numara, 2 numara Ünal Karaman. Recep Kara'nın rakibi Ünal Karaman oldu. Hüseyin Gümüşalan rakibi Fatih Atlı. Mehmet Yeşil rakibi Hüseyin Demir. Serhat Gökmen rakibi Serhat Gökmen'in rakibi Ali Güngörekin. İsmail Balaban rakibi Süleyman Aykırı. Serhat Balcı rakibi Furkan Durmuş Altun. Ali Gürbüz rakibi Salih Dorum. Mustafa Batu rakibi Orhan Kulu. Osman Aynur rakibi Semih Turgut. Kürşat Şevki Korkmaz rakibi Yusuf Can Zeybek. Enes Doğan rakibi Abdullah Güngör ve 23 numarayı çeken baş pehlivanımız Ali İhsan Batmaz tur atladı. Adını 3. tura yazdırdı. Evet, dikkat çeken karşılaşmalar var. Hüseyin Gümüşalan ve Fatih Atlı arasında. Serhat Balcı, Furkan Durmuş Altun arasındaki karşılaşma. Biliyorsunuz Furkan Durmuş Altun kendi saha ve seyircisi önünde mücadele ediyor. Kendi belediyesi Antalya Konyaaltı Belediyesi adına güreş yapıyor Furkan Durmuş Altun. Diğer dikkat çeken bir karşılaşma ise
gerçekten son zamanlarda üstün performansıyla adından çok söz ettiren Mustafa Batu ve Orhan Okulu arasındaki karşılaşma dikkat çekiyor. Ve yine çıkış yapan, özellikle bu sene form grafiği çok yüksek ve çıkış yapan baş pehlivanımız Kürşat Şevki Korkmaz ve son Kırkpınar'ın, yani 2023 yılı Kırkpınar'ın baş pehlivanı Yusuf Can Zeybek ile eşleşti. Kürşat Korkmaz, Ali İhsan Batmaz 23 numarayı çekerek tur atladı. Şeyhburnu'nda baş pehlivanımız, yeni baş pehlivan Enes Doğan da tecrübeli eski milli güreşçi Abdullah Güngör ile eşleşti. Şu an baş pehlivanlarımızın huzur peşrevi devam etmekte. Toplamda 23 baş pehlivanımız var ikinci turda. 22 baş pehlivanımız kol bağladılar, güreş tutacaklar. 23 numarayı çeken Ali İhsan Batmaz ise direkt 3. tura yükselmeye hak kazandı. Evet, ekranları başınızda Serhat Gökmen'i görüyorsunuz. Serhat Gökmen de gerçekten bu sene üstün performansıyla dikkatleri çekiyor. Pehlivan Muhammed Beraci bu sene için yapılan son çağrı. Toz kafalan ayak boyu pehlivanlarımız çok acele sıralanmamak üzere her meydanda yerlerinizi alınız. Kullanıldı, paylaşıldı. Bizimkini de kullanırlar mı artık? Ahmet Bayhan Bey'de iletişimden kullanırlarsa biz onu paylaşacağız. Kullanmazlarsa da biz bütün sosyal medya adreslerini bizim yaptığımızı kullanacağız. Yani sana yolladığımı. Büyük orada baş altı pehlivanlarımız kurallarınızı çekmek üzere cepler hakemine geliyoruz. Toz kafalan ayak boyu pehlivanlarımız sağlamak üzere her meydanda yerlerinizi alınız. Büyük orta baş altı pehlivanları çok acele cepler artı yanına kurallar çekilmektedir. Acelelerin büyük orta baş altılar.
ve değerli direktörler Yınar Meydanımızı Antalya Konyaaltı'nda faaliyet gösteren Adana Ocakbaşı'nın sahibi şahısı Mustafa Karabul ve yine Finike'de Antalya Konyaaltı Uncalı'da faaliyet gösteren Kasap Murat Steakhouse'ların sahibi iş adamı Sayın Kasap Murat Zorlu Er Meydanımıza teşrif çıkardı. Kendilerine komitemiz adına hoş geldiniz diyoruz. Dikkat! Minik iki boyunda sayın seyircilerimiz 3. tur Allah Allah illallah Muhammed Resulullah yiğit Hasanlara can gönülden alkışlarla diyelim maşallah. Haydi insanlar Allah derman versin. Ecevan nereye gitti? Ecevan nereye gitti? Şimdi telefona konuşuyor. Başaltı fevriyelerimize puanlama saati gelmiştir. Ayak koyuyoruz programlarımız. Çok acele sağlatmak üzere her meydandaki yerlerimizi alırız. Ayak koyuyoruz programlarımız. Çok acele sağlatmak üzere her meydandaki yerlerimizi alırız. Ve destekli küçük boy meydanlarımız var. Sağlatmak üzere çok acele her meydandaki yerlerimizi alırız. Barış Pehlivanlık güreşlerinde Salih Doruk Pehlivan'a Alo ses kontrol. İyi bir dört girmiştir arz oldu. Desteğe ayak boyu ve desteğe küçük boy pehlivanlarına son çağrıdır. Çok acele sağlatmak üzere her meydandaki yerlerinizi aldınız.
başkanımız Haydi Aslanlar her meydan sizleri bekler. Başpehlivanlık güreşlerinde Kültür Ekip Başpehlivan'a bir mülakemle eğitimizce bir ihtar verilmiştir. Başpehlivanlık güreşlerinde Enes Doğan galip. Başpehlivanlık güreşlerinde Hüseyin Gümüşalan galip. Evet davulcular. Her yanınızda severler, bahçelere gül lazım. Güllere gül lazım. Festivaller meydanında durursunuz. Kıran kırana gençler var. Koç yiğitlere kocaman alkış lazım. Başpehlivanlık güreşlerinde Hüseyin Gümüşalan galip. Başpehlivanlık güreşlerinde Serhat Park Başpehlivan'a mülakemizce bir ihtar verilmiştir. Başpehlivanlık güreşlerinde Ali Gürbüz galip. Başpehlivanlık güreşlerinde Serhat Gökmen galip. Başpehlivanlık güreşlerinde Osman Aydın Başpehlivan'a mülakemizce bir ihtar verilmiştir. Başpehlivanlık güreşlerinde Mehmet Yeşil galip. Pehlivanlar ayakkabıları. Yeter. Başpehlivanlık güreşlerinde İsmail Balaban galip. Değerli güreşseverler, kıymetli konuklar, yaylaların yaylası, Kesiktan yaylası, her meydanında Başpehlivanlık güreşlerinde Recep Karadağ. Değerli güreşseverler, kıymetli konuklarımız, yaylaların yaylası, Kesiktan yaylasında Teşvik 1, Teşvik 2, Tozkoparan boyunda 3. tur müsabakaları. Allah illallah Muhammed Resulullah geleceğin yaş peygamberle beraber alkışlarla diyelim maşallah. Haydi aslanlar, Allah devam etsin. Başpehlivanlık güreşlerinde Furkan Dumuşak'ın galip. Mustafa Yıldız. Mustafa Yıldız Hoca'nın
Minik iki boy pehlivanlarımızın puanlama saati gelmiştir. Baş pehlivanlık güreşlerinde Osman Aynur galip. Deste küçük boy pehlivanı Cemil Gökçe, Salih Can Topçu. Bu sizin için yapılan son çağrı çok acele meydanı. Nazmi Şahin, Recep Üstündağ galibi. İsimlerini gelip cepler hakimine yazdırsınlar. Pehlivanlarımız isimlerimizi cepler hakimine yazdırmadan sahadan ayrılmayalım. Pehlivan Salih Can Topçu, Pehlivan Cemil Gökçe. Bu sizin için yapılan son çağrı. Destek küçük boy kol arasında veteran. Değerli ve sevenler, kıymetli konuklarımız, yaylaların yaylası, Festikan yaylası, Er Meydanı'nda destek küçük boyda 3. tur müsabakaları. Allah Allah, ilah, Muhammed Resulullah, geleceğin baş belanın hazretlerine hep beraber alkışlarla diyelim maşallah. Ayraslarına Allah devam etsin. Küçük orta, küçük boy pehlivanlarımız sağlamak üzere meydandaki yerlerinizi alınız. Küçük orta, küçük boy pehlivanlarımız sağlamak üzere her meydandaki yerlerinizi alınız. Değerli
Değerli güreş severler, baş pehlivanlık ikinci turları hemen hemen sonlanıyor. Şu an iki karşılaşma devam etmekte. Mustafa Batu, Orhan Okul arasında, Yusuf Can Zeybek ve Kürşat Şevki Korkmaz arasındaki müsabaka devam etmekte. İkinci tura toplamda 23 baş pehlivanla devam edildi. 23 numarayı çeken Ali İhsan Batmaz tur atlamıştı. Üçüncü tura toplamda 12 baş pehlivanla devam edilecek. Üçüncü tura ismini yazdıran baş pehlivanlar Recep Kara, Hüseyin Gümüşalan, Mehmet Yeşil, Serhat Gökmen, İsmail Balaban, Furkan Durmuş Altun, Ali Gürbüz, Osman Aynur. Üçüncü tura ismini yazdıran isimler. Soğutu ve Orhan Okulu arasındaki karşılaşmada Orhan Okulu şu an üstte oyun ayırmakta. Yusuf Can Zeybek de Kürşat Şevki Korkmaz arasındaki karşılaşmada Yusuf Can Zeybek, evet, dış kazıktan oyun arayışı vardı fakat Kürşat Korkmaz kendini kurtardı ve ayakta devam ediyor müsabaka. Tekrardan yer güreşini tercih etti Kürşat Şevki Korkmaz. Yer güreşini evet, Kürşat Şevki Korkmaz yer güreşini daha çok benimseyen bir güreşçi. Tabi bu bir taktik de olabilir. Yani özellikle star baş pehlivanlara karşı yapılan bir taktik güreşi de olabilir. Kendini puanlamaya da saklıyor olabilir. Mustafa Batu ve Orhan Okulu arasındaki karşılaşma muhtemelen puanlama sürecine geçecek gibi. Yusuf Can Zeybek, Kürşat Şevki Korkmaz arasındaki karşılaşma da muhtemelen puanlamaya doğru giden bir güreş. Antalya Konyaaltı Belediyesi'nin 25. geleneksel Festikan Yaylası yağlı güreşlerindeyiz. Konyaaltı Belediye Başkanı Sayın Semih Esen himayelerinde bu güreşler tertipleniyor, düzenleniyor. Bugün 45 baş pehlivan burada kol bağladı. Biraz sonra da ikinci turları tamamladıktan sonra üçüncü turlara geçilecek. Gerçekten çok güzel bir yayladayız. Cazgırlarımız da yaylaların yaylası diye hitap ediyorlar. Hava güzel. Hem sıcak bir hava var hem de esintili bir hava var. Seyirci mükemmel, atmosfer mükemmel. Evet, önümüzdeki hafta CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi
etabı var. 5 ve 6 Ağustos Bursa Büyükşehir Belediyesi 15. Softoğlu Mehmet Pehlivan yağlı güreşleri düzenlenecek. CV Enerji Türkiye yağlı güreş 5. etabı 15. Softoğlu Mehmet Pehlivan yağlı güreşleriyle önümüzdeki hafta Bursa'da tüm güreş severleri bekliyoruz. Evet, güreş severlerimize 13 Ağustos 2023 Pazar günü. Alanya Belediye Başkanımız Sayın Adem Orak Güzel himayelerinde tarihi fıkırların altın kemerli basket kuranlarının katılacağı 18. geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan güreşlerimize tüm güreşler halkımız davet ediyor. Orhan Okulu'nun Sarmakale'den Yağcı. sarmadan çevirebilecek mi Mustafa Batu'yu? Pehlivan Berkay Gül. Bu sene için yapılan sonuçlar. Evet, kurtuldu Mustafa Batu. Deste ortağı, deste büyük boy pehlivanlarımız. Sağlıkçılar Sayın Doktorum, lütfen her meydanla müdahale edelim. Deste ortağı, deste büyük boy pehlivanları sana atlanmak üzere her meydanla. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımız İbrahim Türkiş Bey'in müthiş bir projesiyle Türkiye genelinde şu an için 7 etaptan oluşan CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi oluşturuldu. Bunun 4 etabını geride bıraktık. 5. etabı Bursa Büyükşehir Belediyesi düzenleyecek. 6. etabı Manisa Yunus Emre Belediyesi düzenleyecek. 7. ve son etapta Balıkesir Kurtdereli Mehmet Pehlivan güreşleri de tamamlanacak. Toplamda 7 etaptan oluşan CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi son olarak 2 ve 3 Eylül Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan yağlı güreşleriyle CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi sonlanacak. Ve orada puan toplayan 24 baş pehlivanımız 2024 yılında direkt Kırkpınar'da güreşecekler. Diğer baş pehlivanlarımız da eleme usulüne katılıp oradaki 8 baş pehlivanımız belirlenecek ve toplamda 2024 yılında 32 baş pehlivanla Kırkpınar baş pehlivanlık boyu toplamda 32 baş pehlivanla yapılacak. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin hemen sonrasında diğer boylarda kıymetli konuklarımız
diğer boylardaki sporcularımız da ilk dörde girenler hemen ertesi hafta bu üst boyda güreşme hakkı kazanacaklar. Sadece baş altında birinci ve ikinci olan sporcularımız başa çıkacaklar. Böyle bir bilgilendirmeyi de yapmak istedim. Deste orta, deste büyük boy pehlivanları çok acele salavatlanmak üzere her meydandaki yerlerinizi alınız. Deste orta, deste büyük boy pehlivanları çok acele salavatlanmak üzere her meydandaki yerlerinizi alınız. Mustafa Batu, Orhan Okulu, Yusuf Can Zeybek, Kürşat Şevki Korkmaz güreşleri muhtemelen puanlamaya doğru giden bir süreçte. Yer güreşini tercih eden Kürşat Şevki Korkmaz puanlamada bakalım Yusuf Can Zeybek'e karşı nasıl bir performans sergileyecek. Ayak güreşinde de üstün olan Orhan Okulu Mustafa Batu'ya karşı nasıl bir performans sergileyecek puanlama güreşinde muhtemelen birazdan puanlama sürecine geçilecek. Çünkü her ikisi de puanlamayı bekler hali var. Deste orta, deste büyük boy pehlivanları çok lütfen meydandaki yerlerinizi alınız. Hayır, tamam. Baş pehlivanlarımızın puanlama saati gelmişti. Evet, Cazgır'ımızın anonsu geldi ve baş pehlivanlar puanlama sürecine geçecekler. Yasu ve Bez molasından hemen sonra puanlama başlayacak. Evet değerli gösteriler, çok iyi sporcularımız her meydanımıza akın gelmeye devam ediyor. Babak Kurtarıcı Yönetim Kurulu Başkanı, Bolcukeli İslam ve Sanatkarlar Kredi Tedarik Kooperatif Başkanımız Sayın Hasan Canca, yine beraberinde Bolcukeli İnşaat Odası Başkanımız Sayın Ünal Arslan olmak üzere çok değerli iş adamı Sayın Hasan Cancar'a her meydanımıza hoş geldiniz diyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ayak boyunda
yapmıştır. Kulu Mustafa Batu'yu bekliyor. Yusuf Can Zeybek de Kürşat Şevki Korkmaz'ı bekliyor. Süleyman Barış Çarpıcı, Ramazan Efe Bostaş, Ramazan Özen. Bu sizin için yapılan son çağrı. Çok acele her meydanda kendinize. Orhan Okulu ve Mustafa Batu arasındaki puanlama süreci başladı. Yusuf Can Zeybek rakibi Kürşat Şevki Korkmaz'ı bekliyor. Buraya da biraz isyanı var tabii. Niye şimdiye kadar gelmedi diye. Muhtemelen Kürşat Şevki Korkmaz'a bu hareketinden dolayı sarı kartta gelebilir. Başlıyor Kürşat Korkmaz. Çok acele her meydana girdi. Son çağrı. Kürşat Şevki Korkmaz'a son çağrı yapıldı. Evet, Orhan Okulu'nun baskısı devam ediyor. Taş Devriyanlık güreşlerinde Kürşat Korkmaz'a hakem heyetimiz tarafından bir ihtar verilmiş. Evet, dediğimiz gibi bir sarı kart ve bir ihtar aldı Kürşat Şevki Korkmaz. Güreş başladı. Yusuf Can Zeybek ve Kürşat Şevki Korkmaz arasında. Pehlivanlar kolları, değerli severler, kıymetli konuklarımız, yayıların yaylası, Festival Yaylası Er Meydanı'nda, Deste Orta, Deste Büyük Boy'da 3. tur müsabakaları. Allah Allah, ilallah, Muhammedur Resulullah, yiğit aslanlar hep beraber, alkışlarla diyelim maşallah, Allah tırmanırsın. Sağlık görevlileri Sayın Doktor, lütfen her meydanına müdahale edelim. Dersler küçük oyda boğazlama saati gelmiştir. Küçük orta, büyük boy pehlivanları çok acele sağlatmak üzere her meydandaki yerlerine silah alırız.
Pehlivan Celal Çileker. İşte bu Yusuf. Pehlivan İsa Albay. Evet, Musa Batu tek daldı ama diş kasnak dış paçadan Orhan Okulu sırt aşağı galip. Çok güzel bir yeniş oldu. Dediğimiz gibi Orhan Okulu kasnak ve paça oyunlarında gerçekten çok usta ve tecrübeli, deneyimli bir baş pehlivan. Ustalığını da burada göstermiş oldu. Tebrikler Orhan Okulu. Yusufcan Zeybek. Tek bir karşılaşma kaldı. Yusufcan Zeybek ve Kürşat Şevki Korkmaz arasında. ...2023 yılı Kırkpınar baş pehlivanı Yusufcan Zeybek ve bu yılın gerçekten çıkış yapan, göz dolduran baş pehlivanı Kürşat Şevki Korkmaz. Üstü boyacı Burak Selvi. Bu sizin için yapılan son çağrıdır. Çok acele ermediler. Küçük orta, büyük boy pehlivanlarımız korkma aradı aslanlar. Evet değerli dinleyiciler, değerli pehlivanımıza Antalya Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüz Aslanım benim be, işte bu. İşte bu Yusufcan Zeybek arkaya doğru dolaşmak istiyor. Kasnak'ta çok güzel bir fırsat yakaladı. Sırt aşağı yenişle puanlama güreşini tamamlıyor. Yusufcan Zeybek güzel bir yenişle puanlama sürecini tamamlıyor. Değerli severler, kıymetli konuklarımız, yaylaların yaylası, kestik yaylası, her meydanında küçük orta, büyük orta, üçüncü tur müsabakaları. Allah 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 Allah! Muhammed Resulullah, yiğit aslanlara beraber, Arap kuşlarla diyelim maşallah. Ayaklarına Allah devam etsin. Büyük orta pehlivanlarımızdan Mehmet Kırar, Rıza Konuşur. İkinci tur yenişlerini ve tekrarlarını izliyoruz. Hasan Güzeller, Cemal Şahin, Ahmet Erman, Ahmet Ercan. Çok acele sağlatmak üzere er meydanına. Yapacak bir şey yok abi. Senin kariyerini satıyor. Başka gelmez buraya amına çocukları ya. Bizim kariyerimiz var ya. Baş pehlivanlarımız Koç İlder. Baş pehlivanlarımız Koç İlder.
Üçüncü tur kurallarınızı çekmek üzere her meydandaki yerleri bize alınız. Haydi aslanlar, haydi koçikler. Her meydan sizleri bekler. Büyük okul pehlivanlarımızdan Mehmet Kırat, Rıza Durmuş. Başaltı pehlivanlarımızdan Alparslan Denizci, Hasan Güzeller, Cemal Şahin, Ahmet Ercan. Çok acele salavatlanmak üzere her meydandaki yerlerinizi alınız. Evet, alt boylarla güreşlerimiz devam ediyor. Birazdan büyük orta, başaltı kurallarını çekecek, sahaya çıkacaklar. Üçüncü tur içinde baş pehlivanlar yaklaşık yarım saat içerisinde Belediyemizin yağ görevlileri er meydanına davet edilecekler. Ömer Oğuzhan abimiz bizleri izliyormuş. Buradan selamlar gönderiyoruz kendisine. Evet, şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Biraz sonra buluşmak ümidiyle. Gibi görme, sen benimsin, ben senin. Gel seni benden ayırma, gel seni benden ayırma, sen benimsin, ben senin. Radyo 2. Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışım, çözülmüyor mihriban, mihriban. Radyo 2. Erisin dağların karı, geçti ömrümün baharı. Ecel kapım çalmadan durma, gel ömrümün varı. Radyo 2. Sinemdedir benim derdim dağlarım, ben yaramı gizli sarar bağlarım. Ben gündüzler güler, geceler ağlarım. Benim neler çektiğimi kim bilir. Radyo 2. Kliplerinizin tüm dünyada izlenme rekoru kırmasını ister misiniz? O zaman doğru kanaldasınız. Bilgi almak için 0212 485 3901 0212 485 3901. Tahrip edilen, yıkılan, çalınan her kültür varlığı geçmişimizden bir parçanın sonsuza kadar yok olması demektir. Kültür varlıklarına verilen her türlü zarar suçtur. Kültür varlıklarımıza sahip çıkalım, bu toprakların değerlerini hep beraber koruyalım. Tarihi eserler ve mekanlar tüm vatandaşlarımızın sahibi olduğu ortak değerlerdir.
Onları korumak ve gelecek nesillere ulaştırmak hepimizin vatandaşlık görevidir. Kültür varlıklarına verilen her türlü zarar suçtur. Kültür varlıklarımıza sahip çıkalım, bu toprakların değerlerini hep beraber koruyalım. Bugün sahibi olduğumuz her bilgi tarihi tecrübeyle birikti, kültürel miras yoluyla geldi. Onlarla öğrettik, iyileştik, geliştik. Kültürel mirasımıza vurulan her darbe, hayallerimize, bilime ve geleceğimize vuruluyor. Tahrip edilen, yıkılan, çalınan her kültür varlığı, geçmişimizden bir parçanın sonsuza kadar yok olması demektir. Kültür varlığı kaçakçılığı hırsızlıktır. Kültür varlıklarımıza sahip çıkalım, bu toprakların değerlerini hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 350'den fazla müze ve öğren yerine artık sadece müze kartla giriliyor. Müze kartla ülkemizdeki müzeleri ve öğren yerlerini bir yıl boyunca doyasıya gezebilirsiniz. Üstelik müze kart şimdi milli saraylarda da geçerli. Kimlik kartınızda kolayca sahip olabileceğiniz müze kartınızı hemen alın, Türkiye'nin tarihi ve kültürel hazinelerini keşfe çıkın. Tam bir yıl boyunca geçerli olan müze kart sadece 60 lira. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı. Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6.000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler. Yürüyebiliriz. Yutabiliriz. Konuşabiliyoruz. Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle, zamanında, ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Tam bağımsız Türkiye vazgeçer mi senden? Bilir esan aşkımızdan, yitik sevdamız. Teknofestler göreceğiz, milyon milyon geleceğiz. Gençlerle omuz omuza zaferlere ereceğiz. Göklerde kızıl elma, Anadolu sularda tok çıktı yollara, şimdi de sende sıra. Cumhuriyetimizin 100. yılında 2,5 milyondan fazla ziyaretçisiyle İstanbul'da rekorlar kıran Teknofest 30 Ağustos'ta başkentimiz Ankara'da, 27 Eylül'de İzmir'de. Geliyor işte tam bağımsız Türkiye. Tarihi eserler ve mekanlar tüm vatandaşlarımızın sahibi olduğu ortak değerlerdir. Onları korumak ve gelecek nesillere ulaştırmak hepimizin vatandaşlık görevidir. Kültür varlıklarına verilen her türlü zarar suçtur. Kültür varlıklarımıza sahip çıkalım, bu toprakların değerlerini hep beraber koruyalım. Beni eller gibi görme, sen benimsin, ben senin. Gel seni benden ayırma, gel seni benden ayırma, sen benimsin, ben senin. Radyo Ekin. Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışım, çözülmüyor mihriban, mihriban. Radyo Ekin. Erisin dağların karı, geçti ömrümün baharı. Ecel kapım çalmadan, durma gel ömrümün varı. Radyo Ekin. Sinemdedir benim derdim dağlarım, ben yaramı gizli sarar bağlarım. Ben gündüzler güler, geceler ağlarım. Benim neler
çektiğimi kim bilir? Radyo Eki. Bizi izlemeye devam edin. Bu açıklamayı yapmak durumunda kaldık ve sizlerden bir kez daha çok özür diliyoruz. 3. tur kurallarıyla birlikte tekrar Antalya Konyaaltı Festigane Meydanı'nda mücadeleyle birlikteler. 4 Enes Doğan, 5 Mehmet Yeşil, 6 Recep Kara, 7 Alisan Bakmaz, 8 Furkan Durmuş Altın, diğer başkanımız 9 Yusuf Can Zeybek, 10 Ali Gürbüz, 11 Osman Aydın. Koza TV, Ekin Türk TV ve Rumeli TV ortak canlı yayın ağıyla baş pehlivanların 3. turunda birlikteyiz. Mustafa Bayram, eşleşmeleri ve tur atlayanları bir anons eder misin? 3. turda toplamda 12 baş pehlivanımız kura çekti. 12 baş pehlivandan 8 baş pehlivanı güreş tutacak. Diğer 4 baş pehlivansa direkt otomatikmen 4. tura kaldılar. Güreşecek 8 baş pehlivanımız şöyle. Orhan Okulu rakibi Serhat Gökmen, İsmail Balaban rakibi Enes Doğan, Mehmet Yeşil rakibi Recep Kara, Ali İhsan Batmaz rakibi Furkan Durmuş Altın olarak eşleşmeler yapıldı. Birazdan 3. tur müsabakaları, güreşleri başlayacak. 4. tura yani çeyrek finale ismini yazdıran isimler Yusuf Can Zeybek, Ali Gürbüz, Osman Aynur ve Hüseyin Gümüşalan oldular. Burada Orhan Okulu ve Serhat Gökmen karşılaşması, İsmail Balaban, Enes Doğan karşılaşması, Ali İhsan Batmaz, Furkan Durmuş Altun karşılaşması gerçekten dikkat çekiyor. Kıran kırana güzel bir 3. tur izleyeceğiz. Orhan Okulu, Serhat Gökmen, İsmail Balaban, Enes Doğan, Ali İhsan Batmaz, Furkan Durmuş Altun arasında. Tabii iki tecrübeli, 2 altın kemer kuşanmış baş pehlivanımız Mehmet Yeşil ve Recep Kara arasındaki karşılaşmada gerçekten zevkli geçecek diye umuyorum. Kurallar gereği 3. turda 4 çift baş pehlivanımız güreş tutacak. Galipler diğer baş pehlivanlarımızla gelecek turda müsabakalarına devam edecekler. Bu anlamda baş pehlivanlarımıza 3. turda bir moral alkış istiyoruz. Antalya Muratpaşa Belediye Başkanımız Avukat Sayın Ümit Uysal adına güreşiyor. Yine bugün burada Antalya'da faaliyet gösteren Faruk Demir otomotivlerinin sahibi iş adamı Sayın Faruk Demir adına güreşiyor. 2015-2018 yılları tarihi Kırklar Baş Pehlivanı Orhan Okulu Antalya Kumluca. Antalya Yunanistan Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Sözen adına güreş yapıyor. Serhat Gökmen Samsun Lanka. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına görüşüyor. Yine bugün burada Konyaaltı'nda faaliyet gösteren Kara Bulut marka inşaatların sahibi. Aynı zamanda Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kulüp Başkanımız Sayın Ramazan Karabulut adına güreşiyor. 2013-2017 yılları tarihi Kırklar Baş Pehlivanı. 2022-2023 yılı tarihi Kırklar Baş Pehlivan finalisti İsmail Balaban. Antalya Elmalıkçay.
Avukat Ümit Uysal adına giriş yapıyor. Yine bugün burada Filmleri iş adamı Sayın Emrah Erdoğan adına giriş yapıyor. 2023 yılı baş altı birincisi Ermenilerimizin çiçeği burnunda baş pehlivanı Enes Doğan Antalya Elmalı Yuva. Dersler ortamlarıyla Fazla Saati. Yine Büyükşehir Belediye Başkanımızın Doçent Doktor Tahir Savcılar Meydanı'ndan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doçent Doktor Tahir Büyük Akın'a da giriş yapıyor. 2004, 2007, 2008, 2016 yılları Tarih Kırkpınar Baş Pehlivanı Recep Kaya Ordu Ülke. Güneş düzenleyen Kaytar Belediye Başkanı. Salih Kaya mesaj yollamış. Belediyeler Birliği Başkanımız aynı zamanda Balıkesir. Yazıklar olsun, kendi menfaatler için ortak yayın ülkesini çiğnemek hangi ahlaka sığar demiş. Değerli güreş neferine teşekkür ediyoruz. Hakikaten biz hiçbir zaman rekabet içerisinde olmadık hiçbir canlı yayın kanalıyla. Biz sadece atasporumuz güreşin yanında olduk, güreş severlerimizin yanında olduk. Ancak maalesef bugün karşılaşmış olduğumuz bu tablo hiç de memnuniyet verici bir durum değil. Siz değerli güreş severlerimiz asla bunu hak etmiyorlar. Ancak bizler de bu durumdan sanırım ders çıkarmak durumundayız. Tekrar etmek isterim ki genel yayın yönetmenim Sayın Umut Güzer sağduyu örneği göstererek çok değerli güreş severlerimizi mağdur etmeme noktasında sorumluluk aldı ve bir kez daha 3. turla tekrar güreşin kalbi Koza TV'de atma noktasında sorumluluk aldı. Kendisine şahsım adına da siz çok değerli güreş severlerimiz adına da gönülden teşekkür ediyorum. Evet, mücadelemiz devam edecek. Yayın mücadelemiz tamamen siz çok değerli güreş severlerimiz için. Kimse de rekabet içerisinde değiliz. Yani kimse bizim rakibimiz değil. Hadsizliğini de algılamayın lütfen. Biz de sadece sizlerin hizmetkarıyız. 8 yıldır durdurak bilmeden dün olduğu gibi bugün de yarın da güreşin kalbi Koza TV'de en güçlü şekilde atacak. Ömer Ağrı adına giriş yapıyor. Çerkez Başkanı Alistan Tabbas. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tahir Büyük Akın adına girişiyor. Yine bugün burada Antalya Kaş'ta faaliyet gösteren Oluşum Global Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda pehlivanlarımızın abisi iş adamı Sayın Durmuş Güçlü adına girişiyor. 2023 yılı tarihi kadar baş pehlivan üçüncüsü Hüseyin Gümüşalan, Kocaeli Karamürsel. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına girişiyor. Konyaaltı'nda faaliyet gösteren Karabulut İnşaatlar Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kulüp Başkanımız Sayın Ramazan Karabulut adına girişiyor. 2006 yılı tarih Kırkpınar Baş Pehlivanı Osman Aylur, Antalya Serin Gimiz. Antalya Döşemealtı Belediye Başkanımız Mimar Sayın Turgay Genç adına girişiyor. Yine bugün burada Karabulut Yaprak Yenice İnşaatları sahibi iş adamı Sayın Kenan Karabulut adına girişiyor. 2015, 2012, 2019, 2021 yılı tarihi Kırkpınar Baş Pehlivanı. 1988 yılı tarihi Kırkpınar Baş Pehlivanı merhum Recep Gürbüz'ün mahdumu. Ali Gürbüz, Antalya, Korkuteli, Sığırdı. Evet, değerli güreşlerle kıymetli konuklarımız, görüyorsunuz baş pehlivanlarımız İkinci döneminde baş pehlivanlarımıza şöyle sizlerden kocaman bir alkış istiyoruz. Bembeyaz yorganıyla
Evet değerli güreş severler, baş pehlivanlar özelinde 3. turda Allah nidalarıyla salavatlandı ve şu anda da huzur peşrevindeler. Koza TV, Ekin Türk TV ve Rumeli TV ortak canlı yayın ağıyla devam ediyoruz. Değerli güreş severler, yorumlarınızı, mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Türkiye'nin hangi köyünde, hangi il ya da ilçesinde, Avrupa'da, dünyada nereden izliyorsanız bizlere mesaj yollayabilirsiniz değerli güreş severler. Ve 3. tur eşleşmesinde Yusufcan Zeybek, Ali Gürbüz, Osman Aynur ve Hüseyin Gümüşalan direkt olarak çeyrek final isimlerine yazdıran 4 baş pehlivan oldu. Diğer 4. isim arıyoruz. Eşleşmeler özelinde Mustafa Bayram değerlendirmesini yapacak. Evet, 3. turda toplamda 12 baş pehlivanımız kura çektiler. Bunların 8 baş pehlivanı, yani toplamda 4 çift baş pehlivanımız güreş tutacaklar. Diğer 4 çift baş pehlivanımız da tur atladılar. Orhan Okulu rakibi Serhat Gökmen, İsmail Balaban rakibi Enes Doğan, Mehmet Yeşil rakibi Recep Kara, Ali İhsan Batmaz rakibi Furkan Durmuş Altun olarak eşleşmeler yapıldı. Ve de direkt 4. tura, yani çeyrek finale yükselen isimler var. Bunlar Yusufcan Zeybek, Ali Gürbüz, Osman Aynur, Hüseyin Gümüşalan. Diğer 4 isim de birazdan belli olacak. Şu an baş pehlivanlarımız huzur peşrevinde. Evet, ekranları başında görüyorsunuz Furkan Durmuş Altun hocasından son taktikleri alıyor. Okan Aksoy hocasından Mehmet Yeşil. Şu an ekranlarımızda Mehmet Yeşil, Ali İhsan Batmaz. Evet, gerçekten bu sene göz dolduruyor Ali İhsan Batmaz. Sarı Fırtına İsmail Balaban. Bu sene 2023 tarihi Kırkpınar Edirne baş pehlivan finalisti İsmail Balaban. Evet, ekranlarınızda form grafiği çok yüksek olan bir isim Orhan Okulu. Evet, iki usta, deneyimli, tecrübeli, boyunlarına kemer takmış Recep Kara ve Mehmet Yeşil ekranlarınızda. Serhatlanmak üzere yerlerini alsınlar. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi baş pehlivanı Recep Kara. Bu arada Kocaeli Kartepe Amatör Kulüpler Birliği Başkanı Mevlüt Avra iyi yayınlar diliyor ve Koza TV Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ahmet Yılmaz er meydanda güreşen tüm pehlivanlarımıza başarı dileklerinde bulunuyor. Her zaman Ataspor'umuzun yanındayız diyor Ahmet Yılmaz. Genel yayın yönetmeni Sayın Umut Düzer de her daim pehlivanlarımızın ve güreş severlerimizin yanındayız diyor. Bugün yaşadığımız talihsizliği de biz artık bir kenara bırakacağız. Siz çok değerli güreş severlerimizin beklentisi doğrultusunda soluksuz hizmet etmeye devam edeceğiz. Ben anlatacağım, Recep Tosun, Mustafa Bayram yorumlayacak. Teşekkür ediyorum Recep Tosun. Gökhan Uslu, Yenice Çukurova'dan Hasan Uysal iyi yayınlar diliyor. Kahramanmaraş'tan Selami, Hurmanlı Fatih Sultan Mehmet Yapar, İbrahim Ünlü Antalya Korkuteli'nden, Balıkesir'den Metin Salgın, Fethiye'den İzzet Sert, Türkiye'nin dört bir yanından, farklı il ve ilçelerinden güreş severlerimiz Kuzey Londra'dan selamlar demiş Abdullah Çalışkan. Er meydandaki yerlerinizi alınız.
Küçük orta, küçük boy pehlivanı Ömer Erhan Erdem iyi yayınlar diliyor değerli dostum. Er meydandaki yerinizi alıyoruz. Ömer Bilek iyi yayınlar demiş. Koza TV güreşin vakkosudur demiş. Teşekkür ediyoruz. Mustafa Güney iyi yayınlar diliyor Hüseyin Gümüşalan'a. Başarı dileklerinde bulunuyor. İzmit'ten çok değerli dostum, arkadaşım Barış Aksoy bizleri izliyormuş. Teşekkür ediyoruz. Selamlar Barış Aksoy. Ali Mercan, Hamza Mercan bizleri izliyormuş. Selamlar. Kucak dolu sevgiler değerli Ali Mercan Büyüme, Mehmet Yeşilleşil, Recep Kara mücadelesi başladı. İki tecrübeli isim uzun zamandır karşılaşmıyorlardı. Bugün Konyaaltı Festikan Yaylası'nda kurada beraber düştüler. Recep Kara ve Mehmet Yeşilleşil. Birazdan dörtlü ekrana geçiş yapacağız değerli güreş severler. Evet, Furkan Durmuş Altun ve Ali İhsan Batmaz. İki genç, iki dinamik. Bu mücadele var ya bu turun en dikkat çeken karşılaşmalarından biri. Vallahi ateş çıkacak, ateş değerli güreş severler. Spor Bakan Yardımcımız Asya sporcusu Sayın Hamza Yedekaya. Kocaeli Gölcük'ten Ali Çep, Rüstem Çavdar, Suat Ayaz birlikte izliyorlarmış. Selamlar yolluyoruz değerli büyüklerimize. Başkanımız Sayın Semih Esen başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür Evet, ediyorum. dörtlü ekranda şu anda mücadeleler sol üst kadrajda. Bizlerle çok değerli spor bakanımız Sayın Osman Aşkın. Ali İhsan Batmaz, Furkan Durmuş Altın sağ üst kadrajda. Recep Kara Mehmet Yeşilleşil sol alt kadrajda değerli güreş severler. İsmail Balaman, Enes Doğan ve sağ alt kadrajda da Orhan Kulu, Serhat Gökmen. Kıran kırana bir üçüncü tur kapışmasını izleyeceksiniz. Çeyrek finale 4 isim yazdırmıştı kura çekiminde: Yusufcan Zeybek, Ali Gürbüz, Osman Aynur ve Hüseyin Gümüşalan. İkişer kişi gelip üçüncü tura giden galipler. Yorumlarınızı, mesajlarınızı yollayın, bizler de yer verelim. Zonguldak Alaplı'dan Hakkı Yiğit iyi yayınlar diliyor. Baba Eski'den Numan Aydın iyi yayınlar diliyor. Samim Okur, güreşin kalbindeyiz ne mutlu demiş. Kocaeli İzmit'ten Farkon Mühendislik Faruk Ertuğrul bizleri izliyormuş. Selamlar. Evet, Serhat Gökmen'in Orhan Okulu'nun burada sert elense, çok sert sağdan, çok sert elense. Antalya Varsak'tan İbrahim Ayanoğlu bizleri izliyormuş. Selamlar. Birinci boyutlarına Hasan Efe Güzeller çok acele her meydandaki yerini sağlıyor. Cengiz Deniz değerli komutanım bizleri izliyorlarmış. İstanbul'dan iyi yayınlar diliyor. Evet, Orhan Okulu mücadelesi çok sert başladı. Evet, Mustafa Orhan Bayram. Okulu, Serhat Gökmen karşılaşması. Bunu neye bağlıyorsun? Ya iki ezeli ebedi rakip bunlar. Her güreşleri de gerçekten kıran kırana geçiyor. Güzel bir güreş izleyeceğiz umuyorum. Ama yani bir anlık olan bir sertlik olduğunu düşünüyorum. Devamı geleceğini zannetmiyorum yani. İkisi de gayet güreşin hakkını veren, temiz güreş yapan başpehlivanlarımız. Çanakkale Çardak'tan
Güray hocamız eğitimci iyi yayınlar diliyor. Tüm pehlivanlarımıza başarı dileklerinde bulunuyor. Bu arada İsmail Balaban Enes Doğan'a bir anda daldı bastırdı sol alt kadrajda. Uzun yıllar mesai arkadaşlığımı yapmış değerli büyüğüm Mehmet Aslan iyi yayınlar diliyor. Tüm pehlivanlarımıza da başarılar demiş. Sol kadrajda Ali İhsan Batmaz ve Furkan Durmuş Altun arasındaki karşılaşma çok hareketli geçiyor. Ve Ali İhsan Batmaz her hafta olduğu gibi üstüne koyuyor ve gücünü de tüm rakiplerine hissettiriyor. Bakalım Furkan Durmuş Altın'ı bunu yapabilecek mi? Büyük orta, Hoşafı pehlivanları. Çok macera, kura çekilirler. Haydi aslanlar, son çaldı. Sağ üst kadrajda Recep Kara'nın biraz hata söz konusu. İki tecrübeli baş pehlivan. Sol alt kadrajda İsmail Balaban. Soldan yaydırma çabasında Enes Doğan'ı. Orhan Okulu Serhat Gökmen mücadelesi Mustafa Bayram'ın söylemiş olduğu gibi biraz daha tansiyon düştü. Ali İhsan Batmaz, Furkan Durmuş Altın mücadelesi ayakta devam ediyor. Enes Doğan, İsmail Balaban mücadelesi de ayakta devam ediyor. Şu anda 4 karşılaşma var Çayır'da. 4'ü de ekranlarda. Evet. İsmail Balaban ve Enes Doğan güreşi de gerçi merak ettiğim güreşlerden bir tanesi. Çünkü Enes Doğan bu sene Kırkpınar'da başaltı şampiyonu oldu ve gerçekten başa çıktığı günden itibaren çok güzel güreşler yapıyor. Performansı güzel. Bakalım İsmail Balaban'a karşı nasıl bir performans sergileyecek. O da merak konusu. Yani. Nihal Şen Balıkesir Susurluk'tan iyi yayınlar diliyor. Muhammed Berat Çelik, Antalya Korkuteli. Mahmut Tosun futbolda Dijitürk neyse güreşin yayını da Koza TV'dir demiş. Şu anda da biz de etik davranalım. Ortak yayınız çünkü. Hem Koza TV hem Ekin Türk TV hem de Rumeli TV ortak canlı yayın ağındayız. Almanya'dan Ali Ünlü Allah devam versin pehlivanlarımıza demiş. Bulgaristan'dan iyi yayınlar Ramko Makamaka. İsmail Balaban bir kez daha Enes Doğan'ı bastırdı. Bu arada önümüzdeki hafta CV Enerji Türkiye Adı Güreş Ligi'nin 5. etabı olan Softoğlu Mehmet Yağlı Pehlivan güreşleri için Bursa'da olacağız. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ali Nur Aktaş himayelerinde tertip edilecek. Reklam aralarında VTR'miz dönüyor, fragmanımız değerli güreş severler. 2 gün boyunca soluk soluğa kıran kırana mücadeleleri izleyeceksiniz. Bu arada İsmail Balaban, Enes Doğan her an paça paçaya güreşi karıştırabilirler. Bir paça kazık İsmail Balaban'dan. Sırt aşağı inebilir mi? Toparlanmak istedi Enes Doğan. Karşı bir hamle. Beline girdi mi? Mücadele yerde devam ediyor. Recep Tosun Albay Tolga Demiryay abimiz bizleri izliyormuş. Rahmetli kayınpederi de Manisalı Ali Başaran eski güreşçiymiş. Onu da yad etmemizi istedi. Allah rahmet eylesin diliyoruz. Selamlar. Teşekkür ediyoruz. Bu arada Tokat'tan Sezai Işkın değerli hocam, milli takım hocamız. Evet. Sana çok selam var. Pehlivanlarımıza başarı dileklerinde bulunuyor. Türk güreşine büyük emekleri ve katkıları olmuştur. Sezai hocamıza buradan sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Bu arada Enes Doğan çift sarmadan toparlandı İsmail Balaban. Sezai Işkın diyor ki hakemlerimize ve pehlivanlarımıza başarılar diliyoruz. Her zaman olduğu gibi sizlerin doyumsuz anlatım sayesinde zevkle izliyorum demiş. Böyle 40 yıllık bir güreşin içinden gelen güreş bir insan. Evet yani bir duayenden böyle bir yıllarca antrenörlük övgü almak, teknik direktörlük yapmış olan bir kişiden böyle övgüler almak gerçekten bizim için mutluluk ve gurur verici. Onu da hakikaten biz takdirle her zaman ismini anarız. Duruşunu hiç bozmayan, ilkeleri doğrultusunda hiç taviz vermeyen atasporumuz güreşin en önemli mihenk taşlarından biri değerli hocam. Müthiş hareketli geçiyor İsmail Balaban Enes Doğan karşılaşması. Almanya'dan Cüneyt Varlı iyi yayınlar diliyor. Değerli dostum selamlar. Evet yine bir hareketlenme var. Enes Doğan, İsmail Balaban dış kazık, dış paçadan
Güreşi karıştırıyor her iki baş pehlivan da sonucu nokta. Bir anda Kılçık arayışı içerisindeydi. Toparlandı. Almanya'dan Nedim Dağtekin iyi yayınlar diliyor. Teşekkür ediyorum değerli büyüme. Bundan 15 yıl önce Almanya'da güreş tertip etti kendi imkanlarıyla. Türkiye'den birçok ünlü baş pehlivanı güreştirdi Almanya'da. Değerli büyüğüm Nedim Dağtekin. Tosya'dan Necdet Toprakdere sana çok selam var. Topkara'nın, Necdet Topkara'nın. İçer takımları sahibi iş adamı Sayın Nail İçer adına güreş yapıyor. İsa Ertaş, Antalya Filike. İçer Nailci takımları sahibi iş adamı Sayın Nail İçer adına güreş yapıyor. Bir anda paça kazıkta İsmail Balaban bir kez daha toparlandı. Enes Doğan. İsmail Balaban'ın paça kazık arayışı var. Bir kez daha tekrar etmek isterim ki 3. tur kapışmaları 4 çift var çayırda. Diğer 4 isim direkt çeyrek finale tur atladılar. Yusuf Can Zeybek, Osman Aynur, Ali Gürbüz ve Hüseyin Gümüşalan. Bu arada Ali İhsan Batmaz, Furkan Durmuşaltın mücadelesinde Furkan Durmuşaltın iç kazık ters başayla Ali İhsan Batmaz'ı mağlup ederek adını çeyrek finale yazdıran 5. isim oldu. Notların arasını alıyor Mustafa Bayram. Furkan Durmuşaltın çeyrek finalde. Evet, iç kazık. Bakın bir anda iç kazık ters paçayı bulmuş. Ters paçayı bularak galip geliyor. Bir boyundan çeyrek final. Antalya Kaş'ta faaliyet gösteren Sayın Berkan Sönmez adına güreş yapıyor. Yiğit Durmuş, Antalya. Şu an 3 güreş kaldı çayırda. Orhan Okulu, Serhat Gökmen, İsmail Balaban, Enes Doğan, Mehmet Yeşileşil, Recep Kara arasında. Kumluca'da iş adamı Duran Küpe sahibi Sayın Ergün Duran adına güreş yapıyor. Kemal Enes Önder, Antalya. İsmail Balaban'dan koltuk altı arayışı içerisindeyken bakıyoruz, evet, Enes Doğan İsmail Balaban'ı mağlup ederek günün sürprizine imza attı değerli güreş severler. Ekranın sağında da Orhan Okulu Serhat Gökmen mücadelesi 6. isim oldu Enes Doğan. Biz bu arada evet Orhan Okulu'dan paça paçaya geldiler. Sol ayağıyla yapmış olduğu tırpan sonucu Serhat Gökmen'i çeyrek finalin dışına itti. Değerli güreş severler, işte bir kez daha izliyorsunuz, sol ayağıyla yapmış olduğu hamle sonrasında Orhan Okulu bakın paçayı da çok güçlü çekmiş. Evet. Paçayı çekerek. Aslında Serhat Gökmen daha avantajlıyken kazanan Orhan Okulu oldu. Değerli güreş severler, Enes Doğan bugünün sürprizine imza attı. Evet, çeyrek finalde Enes Doğan. Ve sahada bir çift mücadele kaldı. Değerli güreş severler, Mehmet Yeşileşil ve Recep Kara. İki boyun çeyrek final. Antalya Kumluca Ticaret Odası İlçe Meclisi Başkanı Sayın Menderes Oktay adına güreş yapıyor. Orhan Okulu, Enes Doğan, Furkan Durmuşaltın, Ali Gürbüz, Yusuf Can Zeybek, Osman Aynur ve Hüseyin Gümüşalan. 7 isim çeyrek finalde, 8. isim bakalım
Recep Kara mı, Mehmet Yeşilleşil mi? İki tecrübeli baş pehlivan. Adem Dürdemir adına güreş yapıyor. Coşkun Soydaş, Antalya Finike. Aksu Belediye Başkanımız... Burası Antalya, Konyaaltı Festikan Er Meydanı değerli güreş severler. Yine bugün Akar Pendemir sahibi iş adamı sayın Ramazan Akar adına güreş yapıyor. Erzurum Aşkale'den Yasin Turan, babam Muzaffer Turan'la birlikte izliyoruz. Pehlivanlarımıza başarı dileklerinde bulunuyor. Yine seri kalbinde faaliyet gösteren Altos Tarım adına güreş yapıyor. Selim Maksar Antalya Selim. Kumca Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Köroğlu adına güreş yapıyor. Hakkı Efes Olmaz Antalya Kumluca. Antalya İlma Belediye Başkanımız Sayın Halil Öztürk adına güreş yapıyor. Mehmet Ali Çekikkaya Antalya Elmalı. Antalya Elmalı Güreş Eğitim Merkezi'nin pehlivanı Ahmet Emir Kızıltaş Antalya Elmalı İddia Köyü. Biçer Kahveci Tarım Ürünleri sahibi Sayın Nail Biçer adına güreş yapıyor. Samsun Vezirköprü'den eski milli güreşçi ustam Erol Fidan bizleri izliyormuş. Vezirköprü'ye ve Erol Fidan'a buradan selamlar. Pehlivan! Ankara'dan geldi bakan. 40 yıldır bu meydanlardayım. Yoktur. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'ten başka elimden tutan, elimde kazma kürek, Sayın Başkanım Serdar Mangal gibi yürek, doğruluğa boyuna bakayım. Atasporumuz yağlı güreşlere yapmış olduğum hizmetlerden dolayı bugün sana hangi kemeri, hangi madalyayı takayım? Allah Allah! İllallah! Muhammed Resulullah! Yine sana can gönülden alkışlarla verin maşallah. Hayırlı olsunlar. Allah ferman versin. Ayak boyu videolarımız çok acele selamatlamak üzere elbette. Veteran dur. Değerli güreşlerler, kıymetli konuklarımız, Yayalan Yayası, Festikan Yayası Er Meydanı'nda, Toskoparan boyunda çeyrek final. Ordu Ünyalı Recep Kara, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Baş Pehlivanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Baş Pehlivanı Mehmet Yeşil arasında çeyrek finale kalma mücadelesini izliyorsunuz an itibariyle. Zonguldak Alaplı'dan Halit Kaya bizleri izliyormuş, selamlar. İş adamı Sayın Harun Sır adına güreş yapıyor. Süleyman Çelik, Antalya Korkutlu. Kayadan Su Fabrikaları'nın sahibi iş adamı Sayın Sadık Turan Tekin ve Samsun Vezirköprü'den Bilal Erdemir iyi yayınlar diliyor. Gülşen Alpoğan'la görüş yapıyor. Mahmut Kökçe Tokat. Antalya Döşemealtı Belediye Başkanımız Sayın Nima Turgay Genç adına görüş yapıyor. Ayrıca Antalya'da faaliyet gösteren Döşemealtı'nda Duelik Kara İnşaatları'nın sahibi iş adamı Sayın Duelik Kara'la görüş yapıyor. Serkan Kaya, Antalya Döşemealtı. Antalya Sirik'te faaliyet gösteren Korkuteli Uzunlar Gurmeler'in sahibi iş adamı Sayın Hasan Uzun adına güreş yapıyor.
önümüzdeki hafta yapılacak birkaç organizasyonun anonsunu yapmak istedim. Müsaade ederseniz değerli güreş severler. 5-6 Ağustos Bursa Büyükşehir Belediyesi CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nin 5. etabında 15. Softoğlu Mehmet Pehlivan yağlı güreşlerinde olacağız. Yine 13 Ağustos Pazar günü Alanya Gökbel Yaylası yağlı pehlivan güreşlerinde olacağız. Sayın Adem Murat Yücel himayelerinde tertip edilecek. 12 Ağustos Cumartesi günü de inşallah Türkiye Karakucak Şampiyonası için Sivas'ta olma ihtimalimiz söz konusu. Şu anda görüşmeler devam ediyor. Türkiye Gençler Güreşler Federasyonumuzun Başkan Vekili Sayın Şahin Okur İnşallah 12 Ağustos Cumartesi günü Sivas'ta tertip edilecek olan Türkiye Büyükler Karakucak Şampiyonası'nda olacağız. Yağlı güreşte Kırkpınar neyse Karakucak'ta da Sivas'taki Büyükler Türkiye Şampiyonası o denli önemli değerli güreş severler. 19-20 Ağustos Manisa Yunus Emre Belediyesi Yuntağ Yağlı Pehlivan Güreşleri CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 6. etapında Manisa'da Yunus Emre'de olacağız. 26 Ağustos, 25 Ağustos İstanbul Şile Yağlı Pehlivan Güreşlerinde olacağız. Türkiye'nin ilk ve en güçlü gece güreşi. 26 Ağustos'ta Çanakkale Çardak Er Meydanı'nda olacağız. 27 Ağustos'ta da geleneksel Seydi Kemer 8 Zümrüt Çayırı Yağlı Pehlivan Güreşlerinde olacağız. Değerli güreş severler. 1, 2, 3 Eylül geleneksel Kurtdereli Mehmet Yağlı Pehlivan Güreşlerinde CV Enerji Ligi'nin en son etabında yine birlikte olacağız değerli güreş severler. Evet, bazı güreş tarihlerini sizlere anons ettim değerli güreş severler. Yine ara ara hatırlatacağım. Çeyrek finalistleri ben bir kez daha. Evet, puanlama anonsu geldi. Recep Kara ve Mehmet Yeşileşil özelinde. Orhan Okulu, Enes Doğan, Furkan Durmuşaltı, Yusuf Can Zeybek, Ali Gürmü, Hüseyin Gümüşalan, Osman Aynur'dan sonra 8. isim. Çeyrek finalde Mehmet Yeşileşil mi yoksa Recep Kara mı? Bu sorunun cevabını bulacaksınız puanlama sonrasında. Canlı yayın kabinime Türkiye Gençler Güreşler Federasyonu Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Bilal Öz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Recep Bey. İyi yayınlar diliyorum. Çok güzel bir ambiyans var. Hakikaten hava güzel, güreşler güzel, yoğun bir seyirci ilgisi var. Hizmet güzel, alan güzel, her şey güzel. Bir şey daha var çok güzel. Çocuklar ve bayanlar oldukça fazla. Sen de buraya çok özel misafirlerinle geldin. Evet, ablalarımla beraber geldim. Onlar da arzu ettiler. Çok güzel bir tatil. İzlenimleri nedir o baktıklarında güreşi yorumlarken size değerli büyüklerim? Keyif alıyorlar. Hakikaten baş güreşlerine özellikle çok ilgililer. Baş güreşleri de gayet güzel geçiyor. Güzel bir günümüz geçiyor hakikaten. Tatildeydim ben. Elmalı'da. Bu esnada Feskan güreşlerinin olacağını da önceden planlamıştım zaten. Ona göre planladım, geldim. Güzel bir günümüz geçiyor hakikaten. Şimdi önümüzdeki geçtiğimiz hafta Türkiye Gençler Güreşler Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Türkiş bir müjde verdi. Dedi ki önümüzdeki yıl tarih edine Kırkpınar'da baş pehlivanlıkta ilk turdan finale kadar tüm müsabakalar Yeniş'te olacak. Bu anlamayı kaldırıyoruz dedi. Ve bütün güreş kamuoyu adeta heyecandan anlatamam, tarif edemem, o kadar mutlu oldular. Şimdi bu doğrultuda bu müjdeyi verdi Sayın İbrahim Türkiş. Siz yönetim kurulu üyesi olarak neler eklemek istersiniz? Şimdi Recep Bey, yapılan uygulama güreşin kalitesini arttıracak uygulama, seyircinin de beklediği bir uygulama. Biraz önce yanımda oturan bir beyefendiyle sohbet ediyorduk. Evet. Bu uygulamanın diğer güreşlere de uygulanmasını istiyorlar. Tabii bu şartlar gereği ne derece uygulanabilir bakmak lazım da. Bunu kademeli olarak mı? Kademe, yani diğer güreşlerde de bu uygulama olsun istiyorlar.
Çünkü şöyle diyorlar hani minderden gelenler veya puanlamayı iyi bilenler güreşte bekliyorlar. Puanlamada 1-2 oyunla olayı götürüyorlar şekliyle yaklaşıyorlar. Kendi açılarından hak oldukları taraflar da var. Güreşin kalitesini arttıracak bir uygulama, gerçekten hoş bir uygulama. İnşallah kademe kademe diğer güreşlerde de bu lig güreşlerinden başlamak üzere yapılabildiği ölçüde tabii ki. Yapılabildiği ölçüde gider diye düşünüyoruz. Şimdi bu kararları alırken güreş kamuoyu hep şunu söylüyor. Sayın Başkanımız çok iyi niyetli. Bu kararları büyüklerimizle de yapmış olduğu istişarelerle ve nihayetinde de yönetim kurulu üyeleriyle de istişare ederek bu kararları alıyor. Elbette, elbette. Sayın Başkan hiçbir kararını istişare etmeden, enine boyuna düşünmeden kesinlikle almaz. Tek başına uyguladığı ve aldığı bir karar yoktur. Şimdi tarih edine Kırkpınar'da başaltı boyundaki pehlivanların ilk 2 alınacaktı. 4'ün alınmasını orada anında karar verilmedi. Orada Kırkpınar ağamız Sayın Seyfettin Selim, Edirne Belediye Başkanımız ve siz de yönetim kurulu üyeleri olarak oradaydınız. Siz de yapmış olduğu istişare sonrası aldı. Burada soru işareti kalmaması adına bu soruyu sordum. Hayır, elbette, kesinlikle. Sayın Başkan tek başına hiçbir zaman münferit olarak karar almaz. Tüm kararlarını istişareyle alır. Harika. Yani çünkü bazen ters etkiler de olabilir alınan kararlar. Bu böyle bir şey oluşuma sebebiyet vermemek için muhakkak enine boyuna düşürür, istişarelerle karar alır. Hele Sayın İbrahim Türkiş'in CV'sine ve background'ına bakıldığında ne kadar üst düzey yönetici olduğunu, idarenin ve yöneticiliğin ne anlamda olduğunu en iyi içeriğini bilen çok değerli bir büyüğümüz. Şimdi bir şans olarak görürüz kendisini. Kesinlikle. Zaten kendisi devlet terbiyesinden gelmiş birisi. Devlet mekanizmasının nasıl çalıştığını bilen birisi. Böyle mekanizmadan gelen birisi öyle ferdi, münferit kararlarla işte ben yaptım olduğu şekliyle gitmez hiçbir zaman. O terbiyeden gelmiş birisi olarak istişareyi ön planda tutar, danışır. Bu işin duayenleri kimdir? Efendime söyleyeyim. Bu işte isim yapmış insanlar kimdir? Yönetim kuruluna getirir olayı. Onlarla istişare eder. Ortak kararla, ortak akılla ortaya çıkan şeylerdir bunlar. Şimdi bir mücadele devam ederken bir sorum da olacak. Daha ilk yılında, son 10 yılda, 15 yılda hayal denilenler gerçek oluyor. Sayın İbrahim Türküş ve sizin yönetim kurulu üyeleri olarak almış olduğunuz kararlar doğrultusunda. Bir yılda bu kadar aşama kaydediliyorsa önümüzdeki yıllarda neler bekliyor güreşi acaba? Bir öngörünüz var mı? Şimdi lig güreşlerine baktığımız zaman zaten Recep Bey hepsi sanki birer 40 biner finali havasında. Görüyorsunuz bunu, kaliteyi görüyorsunuz. Bunu aşama aşama diğer güreşlere de yayma tarafındayız. Neden? Şimdi ağırlık lig güreşlerine verildiği için diğer güreşlerde bazen kalite anlamında sıkıntılar yaşanabiliyor. Kırkpınar Ağası Sayın Seyfettin Selim bu doğrultuda hafta içerisinde bir açıklama yaptı. Diğer yerel ve mahalli güreşlerde de en az ilk 4, 1, 2, 3, 4'ü bulan baş pehlivanların belirli bir puan skalasıyla da güçlendirilirse diğer organizasyonları da en azından sıcak ve güçlü tutmuş olabiliriz. Muhakkak. Paylaşım yaptı. Bir öngörüde bulundu. Tavsiye bulundu. Muhakkak. Bu görüşler bizim için çok önemli zaten. Biz de gidişatı görüyoruz. Görmüyor değiliz. Görüyoruz. Buna göre de notlarımızı alıyoruz. Neler yapılabilir? Tabii ligler bittikten sonra, güreşler bittikten sonra... Daha net görülecek değil mi? Tabii önümüze gelecek tablo. Bilmiyorum, belki güreşler bazında her güreşin standardı farklılaştırılabilir. Güreşlerin kalitesi anlamında farklı puanlamalar verilebilir. Birincilik, ikincilik, üçüncülük gibi uygulamalara geçebilir. Bunlar benim şahsi düşüncelerim. Şu anda bağlayıcı değildir. Ama Sayın Başkan'ın kalite odaklı olduğunu biliyoruz. Sonuç odaklı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla sezon bittikten sonra bunlar masaya yatırılacak, tek tek üzerinde istişare edilecektir. Şimdi bu yıl aslında yaşanan zorlukları ben biraz daha şöyle tanımlamak isterim ki bu yıl seçim yılı. Sayın Bilal Öz. Dolayısıyla atasporumuz yağlı güreşin izlenilebilirliği, popülaritesi çok yüksek olduğundan bazı belediye başkanlarımız seçim öncesi mutlaka güreş organizasyonu tertip ediyorlar ve takvim çok sıkıştı. Ama önümüzdeki yıl sanki Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonumuzun eli biraz daha rahatlayacak. Organizasyonlar sanki bir %30 civarında azalma olacak ve planlama daha rahat olabilecek kanaatindeyim. Bu öngörüm doğru mu bilmiyorum. Teknik imkanlar çok doğru söylüyorsunuz. Bir de şu var.
teknik imkanları aslında müsait olmayan yerler de var güreşlere baktığımızda. Biz tabii hepsine tam olarak hakim olamadığımız için yeni bazı şeyleri görüyoruz. Belki bazı güreşlere seneye izin vermeyeceğiz. Şimdi adamın... Çünkü yeterliliği yok. Tabii canım, şimdi baktığınız sağlıklı zaman soyunma kabinleri, pehlivanların giyinmeleri, seyircilerin insan ihtiyaçları için yani uygun değil. Evet. Ben güreş yapıyorum demekle güreş olmuyor. Yani onu yaptırmamak da güreşi de baltalamamak değil, değil. Tam tersi şartlarına daha sağlıklı ortamı bulabilmesi Şartları için. düzgün yapan insanlara, organizasyonlara haksızlık olur onlarla aynı eşit seviyede görmek. Dolayısıyla bir laf vardır, yönetimde guruların söylediği bir laf vardır, bir söz vardır. Ölçemediğinizi yönetemezsiniz. Her şeyi bir ölçeceğiz, ölçerek yöneteceğiz. Çok doğru, çok doğru. Evet. Bu doğrultuda demek oluyor ki az ama güçlü ama yeterliliği üst seviye olan organizasyonlar daha çok öne çıkacak. Kesinlikle. Mesela bu yıl benim aklıma Manavgat ve Seka Park geliyor. Mesela biz Aybastı'dan da çok çekiniyorduk ama Aybastı'yı da atlamayalım. Hakikaten çok kaliteli güreşler oldu. Tribün anlamında baktığınızda izdiham oldu. Çok ilgi oldu. Tek güreşlerin kalitesi de güzel oldu. Pehlivanlarımızın konaklama noktasındaki yaşamış oldukları o seneye onlar da aşılır. Seneye onlar da aşılır. Ama öyle coşkuyu da sıcak orada kaybetmememiz gerekiyor. Şimdi orada biz iklim anlamında da sıkıntı çeker miyiz dedik ama hayır, öyle bir şey de olmadı. Hakikaten çok güzel güreşler oldu. Seyrettik. Belediye de hakikaten bütün imkanlarını sundu. Bu ikisi birleştiği zaman ortaya çok güzel şeyler çıkıyor hakikaten, görüyorsunuz yani. Evet. Değerli güreş severler, baş pehlivanlıkta 7 isim çeyrek final isimlerini yazdırdılar. 2 tecrübeli baş pehlivan Recep Kara mı yoksa Mehmet Yeşil mi 8. isim olarak çeyrek finale kalacak. Antalya Konyaaltı Festikan Er Meydanı'nda canlı yayın konuğumuz Türkiye Gangster Güreşler Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Sayın Bilal Özdü. Eklemek istediğiniz var mı efendim? Her canlı yayında bizleri onurlandırıyorsunuz. Federasyonumuzu temsilen söylemiş olduğunuz her cümle çok anlamlı. Kendi şahsi düşüncelerinizi ortaya koymanız, öngörülerinizi ortaya koymanız çok önemli. En azından yol haritamızda herkes önünü görebiliyor. Şimdi Buyurun. şöyle, lig güreşleriyle beraber bir yarış geldi, görüyorsunuz, kalite anlamında. Dolayısıyla seneye bu işin şekli şemali daha değişecektir. Yani lige girmek için ligin güreşin kalitesini diğer piyasa diye tabir edilen güreşler var ya, geleneksel güreşler. Onlarda da ciddi manada atılım olacağını göreceğiz. Hakikaten lig güreşleri bu sene ciddi bir ambiyans getirdi, bir kalite getirdi, seyir zevki getirdi, mücadele getirdi. Bunu seneye artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Peki son olarak şu soru sorarak veda etmek isterim sizinle. Bu yıl 7 CV Enerji Türkiye Yağlı Güreşi'ne katılım sağlandı, planlama yapıldı. Önümüzdeki yıl benim de öngörüm, beklenti en az 10 hatta 12 bile olabilir. Şimdi bunu yaparken bu yıl organizasyona omuz verenler, bu projeye güçlü anlamda destek verenler dışarıda kalma ihtimali söz konusu olur mu? Ya biz ilk yılınızda bu projeye katkı sağladık. İkinci yılda bizi lütfen bunun dışında bırakmayın diye talepler olabilir. Burada çok sıkışan bir... Şu andan talepler yüksek. Hakikaten ciddi talepler Peki var. bunu nasıl aşacak Sayın Başkan ve yönetimi olarak? Şimdi şartları önüne koyup değerlendirecektir Sayın Başkan. Kaliteyi, en güzel kaliteyi hangisi sunuyorsa, o taahhüdü veriyorsa elbette onlarla yürüyecektir. Ama şu da var, kimse ligden düşmek istemez değil mi? Dolayısıyla lige girenler asılacaktır. Giremeyenler, yani bu yıl giremeyenler de gelecek sene olmak için daha fazla asılacaktır. Yani benim korkum şu, mesela Ordu Aybastı, ya ben ilk yılda sorumluluk aldım, bu projenize de destek verdim. İlk yılınızda oldum ama ikinci yılda beni bunun dışına itersiniz, ben küserim de diyebilirler. Bu skala ne kadar büyür ya da küçülür? Şimdilik öyle bir durum yok. Yani şu anda lig güreşlerine baktığımızda skalanın dışında kalacak majör bir şey ortaya çıkmadı, yani öyle bir 30 bir majör bir... Yok, ondan demiyorum şimdi. Bu yıl 7 ama önümüzdeki yıl bu talep artacak. 14'e bile çıkabilir ama belki 5'e de düşer. Öyle mi? Bilemeyiz. Öyle mi? Ha. Çünkü şu var, bakın. Sayın Başkan ordu güreşlerinden sonra da söyledi. Belki lig güreşlerini 3 güne çıkarmak icap edecek. Tamam, bu doğru bir planlama. İkincisi,
Pehlivanların form durumlarını sürekli olarak aynı seviyede koruyamayacaklarını da bilmeniz gerekiyor. Ha, bunun Yani 5'e bir düşme sezon ihtimalini de olabilir, öne çıkma ihtimali de olabilir. Yani şu anda bunları konuşmak çok erken. Erken, Lig evet. bittikten, sezon bittikten sonra ne yaptık, ne oldu? Hani SWOT analizi vardır ya yönetimde. Kazançlarımız, kayıplarımız, risklerimiz, tehditlerimiz nelerdir? Bunları ortaya koyacağız tek tek. Hangisi ağır basıyorsa ona göre yürüyeceğiz. burada sizin dikkate alacağınız en önemli argüman pehlivanlar üzerinden mi olacak? Onlarla istişareler mi olacak? En önemli değil. O da önemli olur. O da önemli. Ama en önemli değil. En önemli değil tabii. O da önemli bir etken. Neticede bu işi yapanlar onlar. Mesela Sayın Muhammed Başkan şunu Serap söyledi. Kırkpınar öncesi CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nin çok olmazsa onların Kırkpınar öncesi sakatlanma riskinin olduğunu da biz buradan anladık. Kırkpınar öncesi CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nin karşılaşmalar etaplarını daha aza indirebiliriz dedi. Böyle bir mesaj verdi. Yani bu da çok özel bir tespit, önemli bir tespit. Doğru bir tespit. Bunu da biz duyuyoruz. Bize iletiyorlar. Bu yorumlar geliyor bize hakikaten. Şimdi mesela bunları bir miktar hissettik Antep güreşlerinde. 15 gün sonra 40 gün vardı. Belki 3 hafta önce olması icap ederdi diye de yorumlar geldi. Bunları tabii gözlemleyeceğiz. Notlarımızı alıyoruz Recep Bey. Sezon bittiğinde bunları tek... Gönlümden geçeni söyleyeyim mi? Keşke 15 tane olsa CV Enerji Yağlı Güreş Ligi. İkişer günden. 3. günde olabilir. Alt boyların elemasyon olabilir. Ama inanılmaz derecede heyecan fırtınası sezon sonuna kadar en üst seviyede devam ediyor. Bence 7 normal belki ama eğer 15 olursa inanılmaz derece çok büyük bir çağ atlamış oluruz. Çünkü diğer organizasyonlarda zaten göstermelik olan şifayen olmasını arzu ettikleri organizasyonlar pehlivanları hem yol hem mental olarak ve fiziksel olarak düşüşe indiriyor. Bence büyük organizasyonun çoğalması planlama yapma noktasında da sizin elinizi güçlendirir diye düşünüyorum. Şimdi tabii bunu yapacağız da yaptığımız yerlerde konaklama imkanı nasıldır? Bunları değerlendirmek lazım. Sadece bulunduğu alandaki fiziki şartların dışında da bir bütün olarak değerlendirdiğimizde bir bütün olarak bu faydayı nerelerde sağlayabiliriz ona bakmamız gerekiyor. Bu faydayı sağlayabildiğimiz anda da... Ama bunu Ordu'da başardık. Bence Türkiye nerede başarılabilir? Yani yapılabildiği anda ortaya konur, dediğim gibi SWOT analizleri yapılır. Ondan sonra evet bu yapılabilir noktasına geldiğimizde neden yapılmasın ki? Peki. Sayın Bilal Öz çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Muhterem hanımefendi ablalarınız burada bekliyorlar. Evet. Onları da yalnız bırakmayalım. Onların da tespitlerini not alıyor musunuz? Siz herkes dikkate alın çünkü. Alıyorum. Bu yüzden de çok keyif alıyorum hakikaten. Evet. Peki başka söylemek istediğiniz var mı efendim? Veda edelim. Ben nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Bizi kırmıyorsunuz. Her zaman nezaketinizi koruyorsunuz. Özellikle çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Değerli güreş severler, canlı yayın konuğumuz Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Bilal Öz'tü. Kendisini protokole uğurluyoruz. Evet değerli güreş severler, ezanı Muhammed okunduğundan, Muhammediye okunduğundan dolayı tüm güreşler, sadece devam eden güreşler değil, puanlamadaki tüm güreşlerde durduruluyor. Sayın İbrahim Türkiş, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımızın almış olduğu, yönetimin almış olduğu son karar doğrultusunda puanlamada olsa güreş kalıyor.
Tekrar etmek isterim ki çeyrek finale 7 isim kaldı. Mustafa Bayram 7 ismi anons edecek şimdi sizlere. Orhan Okulu, Enes Doğan, Furkan Durmuş Altun, Yusuf Can Zeybek, Ali Gürbüz, Hüseyin Gümüşalan, Osman Aynur ve son bir karşılaşma var. Devam ediyor. Mehmet Yeşil ve Recep Kara arasında. Bakalım hangi isim son 8'e yani çeyrek finale ismini yazdıracak. Ezan-ı Şerif bitti. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Recep Kara ve Mehmet Yeşil arasındaki puanlama süreci de devam ediyor. Yine bugün burada Peygamber'in abisi Sayın Tarık Güngör'le görüş yapıyor. Tarık Küçükbudak, Korkutlu Bahçeli Köyü. Antalya Kumluca Belediye Başkanı Sayın Mustafa Köroğlu'yla görüş yapıyor. Yine bugün burada Bars Fideler'in sahibi iş adamı Sayın Aydın Bars adına görüş yapıyor. Şaban Sefa Koca, Antalya Kumluca. Antalya Aksu Belediye Başkanımız Sayın Eczacı Ali Şahin adına görüş yapıyor. Yine bugün burada Ali Kumur Dayanıklı'nın sahibi iş adamı Sayın Ali Kumur adına görüş yapıyor. Süleyman Barış Çarpıcı, Antalya Aksu. Antalya Afrika'nın iş adamı Sayın Emrah Erdoğan inşaatları sahibi Sayın Emrah Erdoğan. İki tecrübeli baş pehlivan altın kemer kuşanmış iki baş pehlivanımız Recep Kara ve Mehmet Yeşil arasındaki puanlama süreci devam ediyor. İsimlerini son çeyrek finale yazdırma mücadelesi. Ramazan Özen Antalya Seyit. Kaş Gümüş Turizm'den sahibi iş adamı Sayın Muharrem Gümüş adına görüş yapıyor. Yine bugün burada Kaş Belediye Başkanımız Sayın Mutlu Yurttaş adına görüş yapıyor. Talha Koray Gümüş Antalya Kaş. Kocaeli Körfez'den Recep Kan iyi yayınlar diliyor. Süleyman Kırman da baş pehlivanlarımıza başarı dileklerinde bulunuyor. Sahibi Sayın Reklam Edik adına görüş yapıyor. Kaan Torgun Antalya Seyit. Antalya Korkutlu Belediye Başkanı İzmit Bekirdere'den İsmail Ekin bizleri izliyormuş. Oğlu da bu sene toz koparan boyunda Tarık Kırkpınar Edirne'de ikincilik elde etti. Mustafa Ekin'in babası İsmail Ekin bizlere selamı var. Deste büyük boylar çeyrekler. Antalya Aksu Belediye Başkanı Sayın Eczacı Ali Şahin adına görüş yapıyor. Aynı zamanda Kumul ve Ekol Ali Kumul adına görüş yapıyor. Samet Kaya Antalya Mehmet Yeşil biraz daha hareketli Recep Kara'ya göre. İkisi de birbirini çok iyi bilen, tanıyan baş pehlivanlar. Recep Kara'ya muhtemelen pasif güreşçinden bir ihtar gelecek.
Tertip Komite Başkanı, aynı zamanda Konyaaltı Belediye Başkanımız Sayın Semih Esen adına giriş yapıyor. Orhan Gezer, Antalya Konyaaltı Karatepe. Gökoğlu özel servis sahibi Sayın Melihşah Ünaltı adına giriş yapıyor. Yine bugün burada Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek Beyefendi adına giriş yapıyor. Mustafa Can Erdem, Antalya Döşemealtı Neyle. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek Beyefendi adına giriş yapıyor. Yine bugün burada Tetikler Fidancılık sahibi iş adamı Sayın Volkan Tetik adına giriş yapıyor. Seyfullah Oğul, Antalya Seyit Belediye Başkanımız Sayın Enver Afutkan adına giriş yapıyor. İsmail Şahin, Antalya Seyit. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah, yiğit aslanlar, alkışlarla diyelim maşallah. Allah devam etsin. Evet değerli bireysel yine er meydanımızı Antalya Aşağı Karaman'da faaliyet gösteren Köze Mantarların Yönetim Kurulu Başkanı Genç İş Adamı Sayın Tuğrul Köze. Her meydanımıza ekibiyle birlikte teşvik etmişlerdir. Perdelerine komitemiz adına hoş geldiniz diyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Küçük orta, büyük boy pehlivanlarımız çok acele salavat olmak üzere. Her meydandaki yerlerinizi alırız. Başaltı pehlivanlarımız salavatlamak üzere çok acele her meydanda. Değerli güreş severler, Meteran, dur. Değerli güreş severler, kıymetli konuklarımız, Yaylaların Yaylası Festival Yaylası'nda büyük ortada çeyrek final. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş Bey adına güreş yapıyor. ASKİ Spor Kulübü'nün pehlivanı. Yine bugün burada Kaşlı ünlü iş adamı Sayın Mehmet Akif Kocakaya adına güreş yapıyor. Evet, büyük ortalar, büyük orta boyunda çeyrek final salınıyor. Birazdan başaltı çeyrek finali salınacak. Recep Kara ve Mehmet Yeşil arasındaki puanlama süreci normal seyirde devam ediyor. Biraz Mehmet Yeşil sanki biraz daha böyle aktif gibi gözüküyor. Artık kule hakem heyetinden de biraz daha hızlanmalarını istemeleri gerekecek. Bu da ihtarla oluyor. Muhtemelen ikisinden birine ihtar gelecek. Yine bugün burada Ankara'da faaliyet gösteren Ateş Home Otel Tekstilleri Yönetim Başkanı Genç Adamı Sayın Mustafa Ateş adına giriş yapıyor. Evet, bugün meydan baş hakemi Antalyalı Adil Dede. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mehmet Özparlar adına giriş yapıyor. Uğur Şimşek. Maçın kontrolünde Adil Dede ve meydan hakemlerinden Hakkı Horozum, Recep Kara ve Mehmet Yeşil müsabakasını yönetiyorlar. Samet Ocak, Antalya Turel'de. Güreşlerimizin teknik komite başkanı, aynı zamanda Konyaaltı Belediye Başkanımız Sayın Semih Esen adına güreş yapıyor. Rıza Durmuş, Antalya Eyvallah. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah, yiğit aslanlar alkışlarla diyelim maşallah. Allah devam etsin. Önemli amaçlı 07 Yozgat Niğde Manisa 69 plakalı araç sahibi. Lütfen aracınızı alınız. Başaltı pehlivanlarımız çok acele salavatlamak üzere her meydana.
Değerli severler, kıymetli korklarımız, Meksikan yarısı er meydanında küçük korklara büyük boyda çeyrekler. Çekimler, komisyonculukların sahibi, iş adamı sayın Abdurrahman Çetiner adına giriş yapıyor. Abdullah Kaya, Recep Kara ve Mehmet Yeşil arasındaki müsabaka hızlandı. Hatta canlı yayın kapımıza kadar ulaştılar. yine bugün burada Serikli iş adamı sayın Ahmet Doğan adına giriş yapıyor. Mustafa Yana, Antalya, Serik Geliz. Güreşlerimizin tertip komite başkanı. Aynı zamanda Koyman Belediye Başkanı Evet, İzmit Mevlana Otopark'tan Seyit Taş, çalışan Nedim Ateş, Fuar Yomak bizleri izliyormuş. Buradan çok selamlar. Az önce işte bizim canlı yayın kabinimize kadar geldiler. İşte bu çadır bizim kabinimizdi. Az kaldı. Canlı yayın masamız yıkılıyordu. İki yiğidimiz. Yılmazlar Mobilyaların sahibi iş adamı sayın Murat Yılmaz adına görüş yapıyor. Murat Sevgi, Adana'dan rejiden Mustafa Aşık. Abi bir şey var mı sizde diyor. Çok şükür yok. Hamdolsun. Serik Belediye Başkanımız sayın Enver Afrikan adına görüş yapıyor. Hüsnü Boyacı, Antalya Serik. MCM Özparlar Yönetim Kurulu Başkanımız sayın Mehmet Özparlar adına görüş yapıyor. Süleyman Kosovoğulları, Antalya Korkuteli. Elmalı'da faaliyet gösteren traktör galerilerinden iş adamı sayın Ramazan Paçalı'da giriş yapıyor. İsmail Demir, Elmalı Yuva kısaması. Antalya. Evet, Recep Kara'nın biraz daha pasif güreştiği söylenebilir. Antalya Serik Güreşleri Güreş Ağamı sayın Veli Demir Otomotivleri Yönetim Kurulumuz Veli Demir adına giriş yapıyor. Celal Berar Çilekler Antalya Serik. Evet, Mehmet Yeşil'in de kuleye isyanı var. İhtar verin diye. Evet, Recep Kara'ya ikinci ihtar gösterildi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek sunan büyük ilgilim yapan o güzel belediye. Bu arada Ali Aydın büyüğümüz de sağlığımızdan endişe etmiş. Çok şükür üstümüze düşmediler. Mustafa Kılınçsoy, Bol Kepçe Restoran'tan iyi yayınlar diliyor. Kocaeli Karamürsel'den değerli büyüme. Selamlar yolluyorum. Küçük orta, küçük boy peygamberlerimiz çok acele salavatlamak üzere her meydanındaki yerlerinizi alırız. Beyler, değerli besleyenler, kıymetli yorumlarımız, Meksikan yarısı her meydanında baş altında çeyrek final. Antalya, Muratpaşa Belediye Başkanı. Bu arada çok değerli büyüğüm Nedim Dağtekin bir köşe yazısında çok değerli büyüğüm Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız ve aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Sayın Yücel Yılmaz özelinde bir köşe yazısını paylaşmış. Merak eden Kuvayi Milli şehri Balıkesir'deki tüm güreş severlerimize buradan duyurmuş olalım. Kalemine sağlık. Nedim Dağtekin değerli büyüğüm. Emrecan Akşin, Antalya Kumluca. İş adamı sayın Fatih Tural adına görüş yapıyor. Davut Canser, Antalya Debre. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Muhittin Böcek Beyefendi adına görüş yapıyor. Recep Üstündağ, Antalya. Antalya Serik Belediye Başkanımız sayın Enver Aputkan adına görüş yapıyor. Ahmet Ercan, Antalya Serik. MCM Özparlar Yönetim Kurulu Başkanımız sayın Mehmet Özparlar adına görüş yapıyor. Tufan Güzel, Antalya Kumluca. Antalya Kemer Kiriş'te faaliyet gösteren
Kocaeli Karamsel Kızılderbent Belediyesi'nin eski belediye başkanımız Nurettin Altun. İyi yayınlar diliyorum. Recep Kara'da Mehmet Yeşileşili de çeyrek finale kim kalırsa hak ediyor. Kıran kırana güreşe kadar helal olsun demiş Nurettin Altun ve Kocaeli Karamsel Kızılderbent'te kahvehanede bizleri izleyen tüm güreş severlere selam, saygı ve hürmetlerimizi yolluyoruz. Geçen hafta bizleri misafir etmişlerdi. Çok büyük bir ilgi var. Güreşi çok seviyorlar. Misafirperver bir halk. Nurettin Altun hele hele. Ben 36 yıldır bu camiadayım. Çocukluğumda destede güreştiğim yıllarda Nurettin Altun değerli büyüğümüz desteden baş altına kadar tüm pehlivanları Kırkpınar'a bir ay kala bakıma çekerdi. Köfte restoranları Nurettin Altun değerli büyüğüm ve hala o geleneği sürdürüyor. Dolayısıyla Allah ondan razı olsun, hakkını helal etsin Nurettin Altun değerli başkanıma kucak dolusu sevgiler yolluyorum. Teste küçük boy pehlivanlarımızın puanları saati gitmiştir. Ayrıca Hasan Ersan Kocaeli Karamsel Kızılderbent'ten değerli büyüğümüz de bizleri izliyorlarmış. Selamlar yolluyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından mesajlar geliyor. Bu mücadele sonrasında yer vermeye çalışacağım. Değerli güreş severler. Mehmet Gökkaya, Kocaeli Karamsel Körfez Belediyesi Zabıta Amirimiz. İyi yayınlar diliyorum Mustafa, başarılar diliyor sana da. Ben de sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Bir güreş severimiz önümüzdeki hafta yapılacak güreşleri tekrar anons eder misin demiş. 5-6 Ağustos Bursa CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 5. etabı olan Bursa Softaoğlu Mehmet Yağlı Pehlivan güreşlerinde olacağız. 9 Ağustos Çarşamba günü Yozgat Sorgun Er Meydanı'nda olacağız. 12 Ağustos Cumartesi günü Sivas'ta Türkiye Karakucak Şampiyonası'nda olacağız. 13 Ağustos'ta Alanya Gökbel Yaylası Er Meydanı'nda olacağız. Adem Murat Yücel himayelerine tertip edilecek. 19-20 Ağustos'ta Manisa Yunus Emre Yunta Er Meydanı'nda olacağız. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 6. etapında. 23 Ağustos Çarşamba günü Samsun Vezirköprü Er Meydanı'nda olacağız değerli güreş severler. 25 Ağustos Cuma günü İstanbul'un parlayan yıldızı Şile Yağlı Pehlivan güreşlerinde bir gece güreşi klasiği İlhan Ocaklı himayelerine tertip edilecek. Baş pehlivan Mecit Yıldırım koordine ediyor bu güzel organizasyonu. 26 Ağustos'ta biliyorsun Türkiye'de sadece Çanakkale Çardak tarihi Çardak güreşlerinde olacağız. Ve 27 Ağustos'ta da Muğla Seydi Kemer 8 Zümrütçayırı Er Meydanı'nda olacağız değerli güreş severler. Değerli güreş severler, kıymetli konuklar, küçük orta, küçük boyda çeyrek final. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş. Kocaeli Karamüsel'den Ahmet amcamız, Çayevi sakinleri, tüm pehlivanları başarılar diliyor. Hüseyin Gümüşalan'a da baş pehlivanlık nasip etsin diyorlar. Yusuf Kırat Amasya Beyda. Antalya'da faaliyet gösteren babam yapı emlaklarının sahibi iş adamı Sayın Turgut Akadır'a giriş yapıyor. İzzet Yakup şöyle bir yorum yazmış değerli güreş severler. Yağlı güreş başka bir seviyeye gitti. Yarın bir gün Dijitürk'te şifrelerin yayınlanırsa demiş. Yani tabi arzumuz bu değil. Ama güreşin futbol popülaritesinin çok üzerinde olduğunu düşünenlerdenim. Hele Anadolu'da tüm ülke nezdinde bakıldığında ancak şunun altını çizebilirim.
Atasporumuz güreş, futbol gibi, basketbol gibi profesyonel düşünceyle yönetebilecek bir spor dalı değil. Tamamen uhrevi ve geleneksel anlamda amatör ruhla yapılan bir spor. Dolayısıyla böyle farklı kanalların ihalesinde ya da güdümünde ya da tekelinde olabilecek bir spor branşı değil. Bu kabul edilemez. Başta devletimizin güzide kurumu TRT başta olmak üzere Ataspor'un güreşe omuz veren tüm kanalların seyirci kitlesinin farklı farklı alanlarda olmuş olduğunu göz önünde bulundurursak bence profesyonel anlamda değil, amatör ruhla, uhrevi anlamda tüm güreş yayınlanan kanallarla ortak yayınla devam edilmesi noktasında düşüncemi ortaya koyuyorum. Evet, bu arada baş pehlivanların çeyrek final kurallarının anonsu yapıldı. Mücadelede devam ediyor diğer 8. isim. İzzet Yakup'a da bu farklı perspektiften yapmış olduğu yoruma da teşekkür ediyorum. Nereden mesaj yolladığını da yazmamışsın bu arada İzzet Yakup. Kocaeli'den Hüseyin Gümüşalan geliyor. Hüseyin Gümüşalan 8 numara. Antalya'dan Enes Doğan geliyor. Bu arada 8 numara Hüseyin Gümüşalan. Orhan Okulu 3 numara. Enes Doğan 1 numara. Enes Doğan 1 numara değerli güreşseverler. 3 numara Orhan Okulu. 8 numara Hüseyin Gümüşalan. Daha hiç eşleşme olmadı. Antalya'dan Furkan Durmuş Altın geliyor. Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Yusuf Can Zeybek geliyor. Bu kura çok önemli. Özellikle 3 numara Orhan Okulu. Furkan Durmuş Altın 2 numara. 2 numara Enes Doğan, Furkan Durmuş Altın. Yusuf Can Zeybek 4 numara. 4 numara Orhan Okulu, Yusuf Can Zeybek kapışması değerli güreşseverler. Zorlu bir eşleşme. Antalya Konyaaltı Festikan Er Meydanı'nda çeyrek finalde. Osman Aynur 7 numara. 7 numara Osman Aynur Hüseyin Gümüşalan. Ve bu demek oluyor ki Ali Gürbüz rakibi ekranda görmüş oldunuz. Ya Mehmet Yeşil Yeşil ya Recep Kara olacak. Eğer Mehmet Yeşil Yeşil çeyrek finale kalırsa Ali Gürbüz, Mehmet Yeşil Yeşil derbisini de izleyeceksiniz. Bu demek oluyor ki eski defterler tekrar açılacak. Kartlar bir kez daha karılıp dağıtılacak. Kozlar paylaşılacak. Ali Gürbüz ve Mehmet Yeşil Yeşil özelinde değerli güreşseverler. Faik Şahin işte bu güreş seyredilir demiş. Recep Kara galibi 6 numara Azor. Hadi bakalım buradan yakın. Mehmet Yeşil Yeşil eğer galip gelirse Ali Gürbüz de çok zorlu bir kapışmaya çıkacak. Ama öncelikle Recep Kara'yı mağlup etmesi gerekecek. Eşleşmeler Mustafa Bayram'da. Evet, 4. tur kuralları çekildi. Çeyrek final şöyle gelişti. Enes Doğan rakibi Furkan Durmuş Altun. Orhan Okulu rakibi Yusuf Can Zeybek. Osman Aynur rakibi Hüseyin Gümüşalan. Ve Ali Gürbüz 5 numarayı çekti. Recep Kara ve Mehmet Yeşil Yeşil'in galibi rakibi Ali Gürbüz'ün rakibi olacak. Bakalım Mehmet Yeşil Yeşil mi yoksa Recep Kara mı Ali Gürbüz'ün rakibi olacak? Hep beraber göreceğiz birazdan. Evet, Recep Kara'nın koltuk altından dalıp bastırdı Mehmet Yeşil Yeşil'i ve Ali Gürbüz'ün rakibi belli oldu, Recep Kara. Bir kez daha tekrarını izliyorsunuz. İşte koltuk altı tarihinde 40'larda da bu şekilde koltuk altı geçmişti. Baş pehlivanla uzanmıştı. Finalde Recep Kara Mehmet Yeşil Yeşil'i mağlup ederek
değerli güreş severler, 2016 yılıydı. Ve kısa bir reklam arası vereceğiz. Çok kısa bir reklam arası ama baş pehlivanların çeyrek final kapışmasıyla birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Sadece 3 dakika. Ergimi görme, sen benimsin, ben senin. Gel seni benden ayırma, gel seni benden ayırma, sen benimsin, ben senin. Radyo 2. Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışım, çözülmüyor mihriban, mihriban. Radyo 2. Erisin dağların karı, geçti ömrümün baharı. Ecel kapım çalmadan durma, gel ömrümün varı. Radyo 2. Sinemdedir benim derdim dağlarım, ben yaramı gizli sarar bağlarım. Ben gündüzler güler, geceler ağlarım. Benim neler çektiğimi kim bilir. Radyo 2. Kliplerinizin tüm dünyada izlenme rekoru kırmasını ister misiniz? O zaman doğru kanaldasınız. Bilgi almak için 0212 485 3901 0212 485 3901. Tahrip edilen, yıkılan, çalınan her kültür varlığı geçmişimizden bir parçanın sonsuza kadar yok olması demektir. Kültür varlıklarına verilen her türlü zarar suçtur. Kültür varlıklarımıza sahip çıkalım, bu toprakların değerlerini hep beraber koruyalım. Tarihi eserler ve mekanlar tüm vatandaşlarımızın sahibi olduğu ortak değerlerdir. Onları korumak ve gelecek nesillere ulaştırmak hepimizin vatandaşlık görevidir. Kültür varlıklarına verilen her türlü zarar suçtur. Kültür varlıklarımıza sahip çıkalım, bu toprakların değerlerini hep beraber koruyalım. Bugün sahibi olduğumuz her bilgi tarihi tecrübeyle birikti, kültürel miras yoluyla geldi. Onlarla öğrettik, iyileştik, geliştik. Kültürel mirasımıza vurulan her darbe, hayallerimize, bilime ve geleceğimize vuruluyor. Tahrip edilen, yıkılan, çalınan her kültür varlığı, geçmişimizden bir parçanın sonsuza kadar yok olması demektir. Kültür varlığı kaçakçılığı hırsızlıktır. Kültür varlıklarımıza sahip çıkalım, bu toprakların değerlerini hep beraber koruyalım. Bizi izlemeye devam edin. Rakibi Yusuf Can Zeybek, Ali Gürbüz, rakibi Recep Kara, Osman Aynur, rakibi Hüseyin Gümüşalan olmak üzere eşleşmeler yapıldı. Muhtemelen birazdan da baş pehlivanlarımız salavatlanacaklar ve çeyrek finali hep beraber izleyeceğiz.
İzmit'ten Muzaffer Kampara bizleri izliyormuş. Buradan selamlar. Evet, alt boylarda da yarı finaller başladı. Bugün gerçekten çok güzel bir havada çok güzel güreşler oldu. Kıran kırana güreşler oldu. Konyaaltı Belediyesi gerçekten seyircimizi her anlamda memnun etti. İkramlarıyla, güreşlerle her anlamda Konyaaltı Belediyesi gerçekten güzel bir hizmet verdi bugün seyircisine. Pehlivanlar zaten en üst düzey pehlivanların hepsi buradaydı. Güzel güreşler oldu. Alt boylarda kıran kırana, çatır çatır güreşler oldu. Evet, çeyrek final için baş pehlivanlarımız son hazırlıklarını yapıyorlar. Enes Doğan, Furkan Durmuş Altun, Orhan Okulu, Yusuf Can Zeybek, Ali Gürbüz, Recep Kara, Osman Aynur, Hüseyin Gümüşalan arasında gerçekleşecek çeyrek final. Tabi burada Orhan Okulu ve Yusuf Can Zeybek karşılaşması nefeslerimizi tutacağımız bir karşılaşma olacak diye düşünüyorum. İki genç baş pehlivan Enes Doğan ve Furkan Durmuş Altun karşılaşması da bayağı hızlı ve hareketli geçer. Varsak Güreş Kulübü. Aynı yere oturup Antalya Kulübü'nde Ekomak'ta faaliyet gösteren sayın. Birazdan çeyrek final müsabakaları gerçekleşecek. Şu an baş pehlivanlarımız sıralandılar. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah, yiğit aslanlara, alkışlarla diyelim maşallah. İzmit'ten arkadaşım Sadi Tezcan bizleri izliyormuş. Buradan selamlar. Evet tavuklar. Evet değerli güreşseverler, değerli dostlarımız. Konyaaltımızı sanatın, sporun ve Evet, baş pehlivanlar şu an Cazgır, Eminger himayelerinde salınacaklar. Biz sözü Cazgırlara bırakalım ve baş pehlivanlarımızın tanıtımıyla beraber huzur peşreviyle devam eden evet, baş pehlivanlarımıza bir alkış istiyor Eminger. Çeyrek final birazdan başlıyor. Muratpaşa Belediye Başkanımız Avukat Sayın Ümit Uysal adına güreşiyor. Yine bugün burada Finike'de faaliyet gösteren Erdoğanlar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Finike'de Avrupa Pehlivan Güreşleri güreş ağamız Sayın Emrah Erdoğan adına güreşiyor. 662. tarihi kutlanan baş altı birincisi er meydanlarımızın Çiçekburnu'nda baş pehlivanı Enes Doğan, Antalya Elmalı Yuva. 25. geleneksel festival yaylası yağlı pehlivan güreşleri tertip komite başkanımız, aynı zamanda Konyaaltı Belediye Başkanımız Sayın Semih Eser adına güreşiyor. Furkan Durmuş Altın, Antalya Korkuteri Taşkesik. Antalya Muratpaşa Belediye Başkanımız Sayın Avukat Ümit Uysal adına güreşiyor.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına görüşüyor. Yine bugün burada Antalya'da ikinci el araba alım satımında güvenilir adres, Gelir Demir Otomotiv, Gelir Demir Filoları Yönetim Kurulu Başkanımız, aynı zamanda Serik Yavru Pehlivan Güreşleri Güreş Ağamız Sayın Veli Demir adına görüşüyor. Cumhuriyetimizin 100. yılbaşı pehlivanı, Türkiye Cumhuriyeti baş pehlivanı Yusufcan Zeybek, Antalya Turay'da. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tahir Büyükakın adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Manavgat Güreşleri Güreş Ağamız Sayın Hasan Özden adına güreş yapıyor. 2004, 2007, 2008, 2016 yılları Tarihi Kırpınar baş pehlivanı Recep Kara Ordu Ülye. Antalya Döşemealtı Belediye Başkanımız Mimar Sayın Turgay Genç adına görüşüyor. Yine bugün burada Karabulut Emlak Yenice İnşaatları sahibi iş adamı Sayın Kenan Karabulut adına görüşüyor. 2011, 2012, 2019, 2021 yılları Tarihi Kırpınar baş pehlivanı. 1988 yılı Tarihi Kırpınar baş pehlivanı merhum Recep Gürbüz'ün mahtumu Amir Gürbüz Antalya Korkuteli Sıvanlı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tahir Büyükakın adına görüşüyor. Yine bugün burada Antalya Kaş'ta faaliyet gösteren uluslararası yaş sebze ve meyve ihracatları yapan Oluşum Global Limited şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Durmuş Güçlü adına görüşüyor. 2023 yılı Tarihi Kırpınar baş pehlivan üçüncüsü Hüseyin Gümüşalan Kocaeli Karamürsel. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına görüş yapıyor. Yine bugün burada Antalya Büyükşehir Spor Kulübü Başkanımız Sayın Ramazan Karabulut adına görüş yapıyor. 2006 yılı Tarihi Kırpınar baş pehlivanı Osman Aylu Antalya Serik Gemiz. Ne olursa ne olur yine gel diyeniz biz. Sevdası uğruna çölleri düşüp dağları deneriz biz. İncinsen de incitme diyeniz biz. Yunus Hacı Bektaş Mevlana'nın torunu Türk olmalı Türk'üz biz. 1071'de Anadolu'nun kapılarını açan ordusuyla en önde savaşanız biz. Gemileri karadan yürütü benzer rozan, çağ kapatıp yeni çağ açanız biz. Korkmayın, geldikleri gibi giderler diyeniz biz. Alparslan, Fatih Sultan, Mustafa Kemal, Atatürk'ün torunu, Türk oğlu, Türk'üz biz. Allah Allah, illallah, Muhammed Resulullah, baş pehlivanlarımız hep beraber, alkışlar diyelim maşallah, hadi aslanlar, Allah devam etsin. Evet değerli güreş severler, Allah Allah nidaları bir kez daha yükseldi. Çeyrek final özelinde baş pehlivanlarımız için. Selahattin Çankaya Ankara'dan iyi yayınlar, pehlivanlarımıza başarı dileklerinde bulunuyor. Canlı yayın kabinimize bu er meydanlarında 30 yıldır kol bağlayıp güreş tutmuş. Benim de kadim dostum Antalya Aksu Belediye Spor Kulübü Başkan Vekili Arif Tatar. Hoş geldin. Hoş bulduk Sayın Hocam. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Aksulu pehlivanlar kıran kırana güreşiyor. Alt boylarda da gözünde onları takip ediyorsun. Evet bir gözümde onları takip ediyoruz. Şu anda 5 tane sporcumuz yarı finale kaldı. Maşallah. Maşallah. 4 tanesi yine çeyrekte yenildi. Bugün çok güzel harika maçlar yaptı kulübümüz çocukları. Hepsini kutluyorum hocalarını. Bu arada hafta içerisinde Tarihi Kırpınar'ın
baş pehlivanı Yusuf Can Zeybek Aksu'ya geldi ve başkanımız ona çok özel ve hatırı sayılır bir ödül verdi. Bu demek oluyor ki sadece Halil Şahin Antalya Aksu Belediye Başkanımız kendi pehlivanlarına değil, bütün pehlivanlarına kucak açmış ve başarılı olanları da ödüllendiriyor. Dolayısıyla birkaç cümle alabilir miyiz? Sen o gün orada mıydın? Evet. Beraber miydin? Evet kardeşim. Sayın Başkanımız direkt derhal hemen bir program yapın. Antalya'mıza altın kemer getiren Yusufcan Zeybek sporcumuzu onur edelim. Hemen biz de görüştük. Sağ olsun onlar da kırmadı. Başkanımız ziyarete geldiler. Sayın Başkanımız da bu atasporuna her zaman gönül vermiş. Gerçekten elini taşın altına değil de gövdesini koyan spor deyince, hele güreş deyince onu yaptı. Kendisine Allah razı olsun. Aynı Aksu Belediye Spor Kulübü'ndeki çocuklarımıza nasıl destekliyorsa, bu sene nasip olursa 9 yıldır 8.sini yapacağız. 8 Ekim'de Aksu Belediyesi yağlı güreşleri, aynı zamanda 3 gün şenlikler havasında geçecek. Pazar günü yine güreşimiz olacak. Bütün Türkiye'deki baş pehlivanların tamamı Aksu Belediyesi Er Meydanı'nda Tarihi bir daha verelim mi? bağlayacak. Tarihi bir daha verelim. 8 Ekim. Harika. 8 Ekim Pazar günü. 2023 8 Ekim Pazar günü Aksu Er Meydanı'nda bütün Türkiye baş pehlivanları kol bağlayacak. Şimdi bazı güreş severlerimiz diyor ki bazı il ve ilçelerde güzel köklü organizasyonlar vardı ama arada belediye başkanıyla, belediyeyle köprü olan isimler kendi âli menfaatlerini düşünerek güreşlere zarar verdiler ve maalesef birçok büyük güreşler artık yapılmıyor. Ama Antalya Aksu'da belediye başkanım Sayın Halil Şahin'in her gün, her yıl yükselerek bir atasporumuza göstermiş olduğu bir teveccüh söz konusu. Burada köprü vazifesi gören Mehmet Selvi Başpehlivanımız olsun, gerek sen ol ve gerekse Aksu'daki değerli güreş sever büyüklerimiz olsun, Emin Bal olsun başkan vekilimiz. Evet. Burada bunu nasıl tanımlayalım? Bu büyük güreşleri, özellikle atasporumuza gönül vermiş güreşleri ölmemesi noktasında başkanlarımıza nasıl doğru bilgileri veriyorsunuz? Doğru öngörülerde bulunuyorsunuz. Burası çok önemli. Sayın Tosun, gerçekten çok önemli bir konuya değindiniz. Türkiye'de biliyorsunuz Antalya deyince yağlı güreşte, yağlı güreşin beşiği, Karamürsel, evet. Samsun'un bu taraflar. Şimdi buralarda bütün belediye başkanlarımıza ben buradan gerçekten kendilerine teşekkür ediyorum ayrı ayrı. Çünkü atasporuna gerçekten büyük hizmetler veriyorlar. Bu güreş yapmak, bir güreş organizasyonu çok kolay bir şey değil. Hem maddi olarak, manevi olarak organizasyonlar, hazırlıklar ciddi bir maliyet ve emek isteyen bir şey. Ve ayrıca burada köprü olan sizlerin burada samimi bir şekilde, gerçek bir şekilde sorumluluk alması. Evet. Şimdi ben biliyorum değerli güreş severler. Arif Tatar bunu söylemeyecek ama ben söyleyeyim. Kendi cebinden bile harcamış olduğu anlaşmasız gelenlere, kalması noktasında gelen güreşçi kardeşlerimize, grup halinde gelenlere kendi cebinden borç bularak zorlandığın günleri hatırlıyorum. O günlerden bugünlere geldik. Evet. Eğer sen o sorumluluğu almasaydın, sen o gün orada omuzlamasaydın, bunu başkanımız her şeyi bilmez. Her şeyde başkana yansıtılmaz. Öyle değil mi? Sayın Tosun, burada en büyük pay sayın değerli belediye başkanımız Eczacı Halil Şahin, Aksu Belediye Başkanımız. Kendisi bize güvendi ki biz bu işin mutfağından geldiğimiz için biz her şeyi şeffaf, açık, net yapıyoruz. Burada ya Sayın Başkanımız da bunu bildiği için bize sonuna kadar arkamızda, biz onlara mahcup edecek en ufak bir şey yapmadık Sayın Başkanımızı. O da bizi her yıl, her güreşte daha da iyisini yapalım diye destekliyor. Kendilerine Allah razı olsun. Burada Emin Bal çok önemli. Başkan vekilimiz, çok kıymetli. Diğer meclis üyelerimiz olsun, birim müdürlerimiz olsun. Hepsine Allah razı olsun. Gerçekten bu ekip işi bu. Yani ben değil, biz olursak başarılı oluruz diye Sayın Eczacı Halil Şahin Başkanımız. Gerçekten biz olursak başaramayacağımız bir şey yok. O noktada biz mutfağından gelen bir insanlar olarak bu işin, bu atasporunun yıllardır sizlerin de çok güreşimiz var, terimiz karıştı. Kesinlikle, ama kesinlikle. şu anda spordan, aktif spordan uzaklaşsak bile bak yan yana oturup güzel bir sohbetimiz var. İkimiz de farklı alanlarda hizmet ediyoruz. Evet, bizi biz yapan
Bu atasporumuz güreşe borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. Bu değerleri biz almışız. Bu değerleri kaybetmiyoruz. Gerçekten sizi de kutluyorum. Koza TV'de gerçekten yağlı güreşe ciddi bir katkılarınız var. İğme kazandırdınız, anlatımınız, duruşunuz, burada elemanlarla olan mutfağından geliyorsunuz. Tamam, yağlı bu- güreşin. Onun bu- için başarılısınız. teşekkür ediyorum. Bu ayrı bir şey Yüzünüzde ama- değil, bunu ben her yerde lanse ediyorum. Bu ayrı bir şey söylüyorum. ama ben bir şey söyleyeyim mi değerli güreş severler? Ben daha henüz spikerlikte emeklerken değerli Arif Tatar hocam dedi ki Mehmet Selvi Başkanımla birlikte Recep biz Aksu'da böyle bir temel atıyoruz başkanımızın önderliğinde. Bizim güreşlerimizi senin yayınlayıp senin anlatmanı istiyoruz dedi. Bana ilk güvenip ilk inananların başında geliyor. Evet. Bunu herhangi bir maddi ölçüde asla bunu Kesinlikle, tartamayız. kesinlikle. Ben bu yapmış olduğunuz bana olan o güveni sarsmadığıma inanıyorum. Evet. Bana inanmanız, güvenmeniz ayrıca beni kamçıladı, hırslandırdı. O günlerden bugünlere geldik. Ben Koza TV ailesine de şunu özellikle altını çiziyorum. Hiçbir zaman Aksu güreşlerde bu sene 8. yapılacak. Hiçbir zaman bize para pazarlığı yaparak gelmeyen bir kanalımızdır. Çünkü orada siz varsınız. Halil Şahin Evet, Başkanımız evet, var. Evet. Dolayısıyla Ben teşekkür ediyorum Koza TV ailesine de. bu arada bugün de Koza TV, Ekin Türk TV ve Rumeli TV ortak canlı yayındayız. Ayrıca onlar da Atasporumuz güreşe çok büyük katkı sağlıyorlar. Üçlü ortak canlı yayındayız. Tarihi bir kez daha verelim dilersen. Mücadeleler başladı çünkü Mustafa Bayram'a yeri bırakacağız. Evet. 8 Ekim 2023 8 Ekim Pazar günü. Aksu Kırkpınar'da kemer kuşanan tüm pehlivanlar orada olacak. Eksik olmayacak. Orada bütün vatandaşlarımızı da her yıl olduğu gibi bekliyoruz. Kıran kırana güreşlerimiz olacak. Geçen yıl Ali Gürbüz almıştı. Yusuf Can Zeybekler biliyorsunuz final yaptı. Kıran kırana. Bu sene de aynı güreşlerin daha iyisini inşallah izleteceklerine eminiz. Buradan seyircilerimizi de Allah'a ısmarladık diyorum. Evet bu arada Sebahattin Erdoğan ustam sana çok selam var. Geçen yıl benim bir cümlemi ikiletmedin. Anlaşması olmamasına rağmen sen dedin ki biz ustalarla gezdik. Senin ustan bizim ustamdır. Oraya buraya lütfen davet edelim dedin. Bu inceliğinden dolayı gönülden teşekkür ediyorum. Sayın Tözün dedik ya işin mutfağından geliyoruz. Biz bizimiz yani birbirimizin halinden anlarız. Onun için bunlar sorun değil yani yaparız. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Halil Şahin Başkanıma da gönülden teşekkür ediyoruz. Evet, şu anda İyi ki var. Ekranlar başındaki şu andaki değerli izleyicilerimize de şu anda gerçekten çok güzel bir müsabakalar olacak şu anda. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Evet Arif Tatar. Gönülden teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımıza çok selamlar iletirsen sevinirim. Arif Tatar. Çok sağ ol. Evet Arif Tatar benim 30 yıllık kadim dostum. Yayın konuğumuzdu. Antalya Aksu güreşlerinde sizlere tarihini verdi. Hepinize de davet ediyor. Akdeniz'in kapanış olacak. Kırkpınar'ı 8 Ekim'de olacak değerli güreş severler. Mustafa Bayram yorumlarıyla tekrar çeyrek final özelinde birlikteyiz değerli güreş severler. Sağ üst kadrajda Enes Doğan, Furkan Durmuşaltın, sol üst kadrajda Orhan Okul, Yusuf Can Zeybek, sol alt kadrajda Recep Kara, Ali Gürbüz, sağ alt kadrajda Hüseyin Gürüşalan, Osman Aynur. Hemen bu eşleşmeler üzerinde yarı finale kim ya da kimler kalır Mustafa Bayram? Evet şimdi Orhan Okulu ve Yusuf Can Zeybek arasındaki karşılaşma zaten şu an en dikkat çeken karşılaşma bu. İkinci olarak yeni Çiçeğiburnu'nda baş pehlivanımız Enes Doğan'la bu toprakların evladı Furkan Durmuşaltun arasında geçecek olan müsabaka da gerçekten dikkat çekiyor. Ben bu iki karşılaşma üzerinde merakla bekliyorum. Tabii Orhan Okulu Yusuf Can Zeybek arasındaki karşılaşma çok üst düzey bir karşılaşma. Yani sonuçta 2023 yılı Kırkpınar baş pehlivanı ve daha önceden altın kemer boyuna kuşanmış bir baş pehlivanımız ve form grafiği çok üst düzeyde olan baş pehlivanımız Orhan Okulu. Ben Osman Aynur Hüseyin Gümüşalan mücadelesi de kıran kırana geçeceği kanaatindeyim. Tecrübesini konuşturmaya çalışacak. Tabii Çayırağa yansıtmaya tabii ki çalışacak. yani sonuçta Osman Aynur'da kemer kuşanmış 2006 yılında Kırkpınar baş pehlivanı fakat tabii karşısında genç ve de bu senenin Kırkpınar baş pehlivanı üçüncüsü olmuş olan Hüseyin Gümüşalan var. Tabii ki ustalık ayrı bir yeri var ama gençliğinde farklı bir şeyi var yani. Evet Tokat Niksar'dan Samet Sevinç iyi yayınlar diliyor.
Bu arada Arif Tatar'la güreşin var mıydı az önceki konu? Tabii Arif Tatar'la biz milli takım kampında da beraber olduk. Miller yaptığı zamanlarda. Normal yağlı güreşlerde de rakibimizdi. Zaten benim yaşadığım devrem. Kendisi de güzel işler yapıyor Aksu'da. Mehmet Selvi ile beraber güzel işler yapıyorlar. Bu arada Aydın Soner. Kim ne derse desin güreşi anlatan TRT spikeri Gökhan Günaydın'ı tek geçerim demiş. Tabii ki bizim üstadımızdır. Atasporumuz güreşin bugünlere gelmesindeki pay sahibi olan kişilerin başında gelir. Onu asla tartışmaya açmayız. Aydın Zorer. Atmış olduğum mesaj kıymetli bizim için. Harun Ablak. Ankara'dan iyi yayınlar diliyor. Hadi bakalım hak eden kazansın demiş Kemal Gökçe. Güzel bir yorum değil mi? Hak eden kazansın. Zaten öyle olacak yani. Hak eden kazanacak. Evet. Furkan Durmuşaltın Enes Doğan'ı bastırdı. Bir anda toparlanmak isteyen Enes Doğan'la tekrar Enes Doğan'a hücum yaptı. Mücadele ayakta devam edecek. Evet, demin Furkan Durmuşaltın üstteydi. Şimdi Enes Doğan üstte. Bakalım nasıl bir oyun girişimi olacak. Evet. Enes Doğan'dan. Erdan Çalış, Ali Gürbüz Recep Kara en dikkat çeken karşılaşma demiş. Evet doğru ama Ali Gürbüz'ün %51, %49 bu turda yarı finale kalan isim olma ihtimalini yüksek görüyorum. Bir adım önde görün daha doğrusu. Çünkü Recep Kara yoruldu Mehmet Yeşilleşil'le. Ali Gürbüz bugün burada baş pehlivanlığı çok arzuladığını hissedebiliyorum. Erdal Badem iyi yayınlar diliyor. Babam dedem severek izliyoruz demiş. Erdal Badem nereden mesaj yolladığınızı yazmamışsınız. Ordu Aybas'tan Fatih Damga iyi yayınlar diliyor. Evet, Denizli Acıpayam'dan asker arkadaşım eski milli güreşçi Özkan Koparan bizleri izliyormuş. Buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Cem Efe Gülen, Mustafa Bayram'a da sana da Allah sağlık versin demiş. Severek izliyoruz demiş. Teşekkür ediyorum. Evet. Pınar Koparan, Mehmet Koparan, Burak Mert Koparan da bizleri izliyormuş. Buradan selam ve saygılarımızı gönderiyoruz. Aynı zamanda İzmit'ten eski başpehlivanlardan Mustafa Tülü bizleri izliyormuş. Selamlar. Evet, Recep Kara bir önceki turda demin dediğin gibi Mehmet Yeşilleşil'le gerçekten çok çekişmeli bir karşılaşma yaşadı. Uzayan puanlama süreci oldu. Dediğin gibi Ali Gürbüz bir tık. Orhan Okul Yusuf Can Zeybek mücadelesi ben tam ortada görüyorum. Hüseyin Gümüşalan Osman Aynur mücadelesini de %51 Hüseyin Gümüşalan, %49 Osman Aynur görüyorum. Dinamizmiyle Türkiye Adı Güreşi'nin en iyi koçu Yusuf Hüseyin Gümüşalan. Sağ üst kadrajda da Furkan Durmuşaltı'nı Enes Doğan'a göre
o güreşi kestiremiyorum açıkçası yani. Ben bir adım daha %51 Furkan Durmuşaltın, %49 Enes Doğan. Bir sürpriz yapabilir mi? Neden yapmasın? Enes Doğan. Hüseyin Gümüşalan'ı yendi Kocaeli Kartepe'de. Bugün İsmail Balaban'ı yendi. Evet. Enes Doğan. Yani gerçekten çıkış yapan bir baş pehlivanımız. İsmet Deliktaş Pendik İstanbul'dan mesaj yollamış. Selamlar demiş. Teşekkür ediyoruz İsmet Deliktaş'a. Çanakkale'den Emin Aydeniz, Aydın'dan Musa Namlı, Londra'dan Fatih Bucak, Ankara Keçiören'den Oğuz Bilgin. Okuduğum mesajların hepsi farklı bölgelerden. Hakikaten bu beni fazlasıyla mutlu ediyor. Anlatamam. Bu bizim sorumluluğumuzun ve izlenilebilirliğin ne kadar büyük bir yelpazeye ulaştığının göstergesi. Evet. Mustafa Bayram sorumluluğumuzu fazlasıyla arttırıyor. İzmit Bekirdere'den daimi izleyicimiz Hüseyin Özden bizleri izliyormuş. Selamlar. Osman Aynur'dan sert elense Hüseyin Gümüşalan'a bu turun sert kapışmalarından biri. Hiç kuşkusuz sağlı sollu ikisi de elenselerle yıpratıcı güreşleri söz konusu. Osman Aynur'un özellikle pehlivanlık kalibresini asla ama asla tartışmam. Osman Aynur'un kendisiyle birçok kez güreşim var. Tarih Edine Kırpınar'da büyük orta birincisi olduğunda ben de o yıl 3. olmuştum. Yarı finalde karşılaşmıştık. Çok usta çok mücadeleci ruha sahip bir baş pehlivan. Hüseyin Gümüşalan bu turda zorlu bir kura çekti, açık söyleyeyim. Bayağı yıpranacak ikisi de. Bu arkadaş senin hayranın. Senden duymak istiyor. Ersin Yazıcı, Kemal Ucuncu. Çok selamlar. Bir de Ahmet Yıldız. Evet. Buradan selamlar. Daimi izleyicimiz bunlar. İyi ki varlar. Evet, Hüseyin Gümüşalan da elenselere başladı. Bu arada Süleyman Başar baş pehlivanımız şu anda bizi izliyorlarmış. İyi yayınlar abi diyor. Ben de telefonu açtım, sizden izliyorum diyor. Süleyman Başar'a teşekkür ediyoruz. Genç baş pehlivanımız. Bugün gerçekten çok güzel güreşler yaptı. Yanılmıyorsam o da Enes Doğan'la güreşti ilk turda. Zevkle izledik Süleyman Başar'ı. Süleyman Başar genç, dinamik, zaten güreşini de çok seviyorum, çok beğeniyorum. Babası Mehmet Başar benim rakibimdi. Evet. Süleyman Başar'ın doğduğu yılı biliyorum ben. Karamsar'da da zaten güreş hayatına bir dönem devam ettirdi Süleyman Başar. Bu arada da Kargı'dan Kazım Hocam iyi yayınlar diliyor. 29 Ekim Çorum Kargı güreşlerini tüm güreş severleri bekliyoruz demiş Mustafa Hocam'la birlikte. Seni de tabii Koza TV olarak geçen yıl çok güzel bir organizasyona imza atmıştı Kargı. Yine Kazım Hocamız koordine edecek. Kazım Karabıyık hocamıza buradan sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Evet, Furkan Durmuşaltın güreşinde bir hareketlenme var. Her an bir künde kılçık pozisyonu güzel künde atar mi? Biliyorsun. Kargı Belediyesi Başkan Vekilimiz Nevzat abimize de çok selamlar yolluyoruz. Vesikanlar meydanında görüyorsunuz. Altın kemerli Koç İhsan kıran kırarak güreş yapıyor. Baş pehlivanlarımıza şöyle kocaman alkış isterim. Baş pehlivanlık güreşlerinde Mehmet Öz Alnı Kızıl. Koza TV'de uzun yıllar birlikte beraber çalıştığımız mesai arkadaşım. İyi yayınlar diliyor. Güreş sizlerle birlikte güzel demiş. Değerli dostuma kucak dolu sevgiler yolluyorum. Mehmet Öz Alnı Kızıl. Recep Kara'nın şu an kuleye bir itirazı var. Verilen ihtara. Bir sefer çıktık, neden ihtar verdiniz diyor kuleye. Recep Kara'nın itirazı söz konusu. Kemal Halime Düzü iyi yayınlar, gurbetten sizlere selam olsun demiş. Gurbetten ama nereden? Onu da yazarsan
Kemal Halime Düzü. Bu arada Mehmet Öz Alnı Kızıl bizim Koza TV'nin uzun yıllardır güreş fragmanlarımıza sesiyle heyecan kattığı değerli dostum. Değerli seyirciler, saygıdeğer konuklar, Deste orta boyda yarı final. Kumluca Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Köroğlu adına Bir Furkan Durmuş Altın sağ üst köşede, bir Enes Doğan altlı üstü güreşiyorlar ama henüz yeniş açısını yakalayamadığı birbirlerine karşı. Hüseyin Gümüşalan, Osman Aynur sağ alt köşede sert elense ve tırpanlarla bu dakikaya kadar taşıdılar. Orhan Okulu Yusufcan Zeybek mücadelesinde tam tabirle yaprak dahi kıpırdamıyor. Recep Karali Gürbüz mücadelesinde Ali Gürbüz'ün biraz daha atak güreştiğini söyleyebiliriz. Bundan dolayı bir iter aldı Recep Kara da yoğun da itirazda bulundu. Sayın Mutlu Ulutaş adına güreş yapıyor. Yine bugün Kaşgarık'ta faaliyet gösteren oluşum komisyonları sahibi genç iş adamı Sayın Durmuş Güçlü adına güreş yapıyor. Talha Koray Gümüş, Antalya Kaş. Çanakkale Çan'dan Adem Damar bizleri izliyormuş. Selamlar. Kocaeli Kandıra'dan eski Çalköy muhtarı Mehmet Şeker, Selçuk Şeker, Rahmi Can bizleri izliyormuş. Selamlar. Nazmi Kahveciler arkadaşıma da buradan selamlar gönderiyorum. Sertoğlu Lokomotiflerin sahibi iş adamı Sayın Yusuf Yasin Sert adına güreş yapıyor. Bu arada Orhan Okulu Yusuf Can Zeybek güreşinde bir mola verildi. Yusuf Can Zeybek bakalım sol kaşında bir açılma söz konusu. Çok yorgun olduğunu daha gün başında söyledim değerli güreş severler. Kırkpınar'dan sonra durdurak bilmeden hep karşılama törenleri, güreşler, yine karşılama törenleri, bu oldukça onu fiziksel olarak yordu. Katılıyor musun? Evet, kesinlikle. Ard arda güreşler oldu. Çarşamba, cuma, cumartesi, pazar. Antalya Korkuteli İmeci. Konyaaltı Belediye Başkanımız aynı zamanda Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Gözlemciler Kurulu Başkanı Mehmet Atmaca'nın sana çok selam var. Kıran kıranı güreşler oluyor. Pehlivanlarımızı tebrik ediyoruz demiş. Hocama buradan sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Antalya Sayın Belediye Başkanımız Sayın Emel Abutkan'ın pehlivanı İsmail Şahin Antalya Seri. 8 yıl üst kurum amirliğini yapan Suat Ayaz, lig güreşleri hakikaten Atasunumuz güreşe çok büyük hareket getirdi demiş. Alkışlarla diyelim maşallah. Teşekkür ediyorum değerli büyüme. Allah selam versin. Evet, bu arada sağlıkçılar geldi. Yusuf Can Zeybek'in kaşında. Umarız ciddi bir açılma söz konusu değildir. Çok kıymetli konuklarımız. Bu arada Enes Doğan, Furkan Durmuş Altun'u boylu boyunca yaydı. Görev yaptığı yerlerde yılan bürokrat seçilen, görev bitince bir değerimizi kaybettiğinde gözyaşlarıyla uğurlanan Konyaaltı Kaymakamımız Sayın Kamil Köker. Zonguldak Alaplı'dan Hüseyin Uğuz. Hocam bizleri izliyormuş. Buradan selamlar. Konyaaltı Belediye Başkanımız Sayın Sivri Ezer adına Bu arada Yaraşlı güreşlerinin tarihi belli oldu mu Mustafa Bayram? Yaraşlı güreşleri Eylül içerisinde olacak inşallah. Tam netlik kazanmadı. Onun üzerinde çalışmalar devam ediyor. İbrahim Çalık'a da buradan selamlar yollayalım. Evet, o muhtarımız da gerçekten hastalıklarla boğuşuyor. İnşallah ona da Rabbim şifalar versin. Tüm hastalarımıza şafi ismiyle şifa versin inşallah. Evet, Yusuf Can Zeybek Orhan Okulu karşılaşması devam ediyor. Enes Doğan oyun arayışları içerisinde dış kazıktan Ali Gürbüz,
Recep Kara'ya karşı üstünlüğü devam ediyor. Recep Kara da gerçekten bugün yani güzel güreşler yaptı. Kendisini kutluyorum. Evet, Orhan Okulu Yusuf Can Zeybek karşılaşmasında Yusuf Can Zeybek Orhan Okulu'yu bastırdı. Orhan Okulu'yu bastırdı. Bakalım o yapmış olduğu güzel bir dış kazık var. Gerdirerek onu tatbik edebilecek mi? Çok güzel dış kazık yapıyor. Aksu'dan İsmet Kara. Dedem İsmet Kara'yla birlikte izliyoruz demiş. Selamlar yolluyoruz Aksu'ya. Antalya Aksu'ya. Doğan Bacaksız Ordu Ulu Bey'den Recep Kara'ya başarılar dileklerinde bulunuyor. Karadenizli güreş severlerimiz mesajlarını yolluyorlar ağırlıkta. Ali Gürbüz'ün de baskısı devam ediyor. İkinci tar anonsu geldi mi? Yok, gelmedi. hayır. Bence de ilk ihtar biraz erken verildi. Ama böyle giderse gelir. Yani şu şekilde devam ederse. Çünkü Recep Kara hep geri adım atıyor. Tabi yorgunluk da var. Küçük orta büyük orta baş altı pehlivanlar. Yusuf Can Zeybek sol üst kadrajda sağ elle kazığı sıkıca kavradı. Enes Doğan da Furkan Durmuş altına baskı uyguluyor sağ üst kadrajda. Düdüğü çaldı çayır hakemi sol alt kadrajda. Recep Kara'yı içeri davet ediyor. Ercan Dün Kocaeli'den, Murat Kazım Kemal Gurbet'ten sizi izliyoruz selamlar demiş. Enes Doğan çift sarmadan kapaklandı. Furkan Durmuş altına. Çok sert elesi Hüseyin Gümüşalan'dan sağ alt kadrajda. Kocaeliler sağ alt kadrajı izliyor hiç kuşkusuz. Karadenizliler sol alt kadrajda. Recep Kara'yı izliyor bu arada. Keçi dikmesi arayışı içerisinde Yusuf Can Zeybek sol üst kadrajda. Her an bir keçi dikmesi gelebilir mi değerli güreş severler? Orhan Okulu paçayı yakaladı. Kafayı çıkartması gerekiyor yoksa keçi dikmesi gelebilir ama temizlikçi arkadaşımız oradan evet uzaklaşması gerekiyor o. Açıyı kapatmaması gerekiyor. Şu anda keçi dikmesinde paçada ve kazıkta bekliyor. Yusuf Can Zeybek her an bir keçi dikmesi oyunu gelebilir. Evet. Zorluyor. Açık düşüyor. Bir anda açık düşebilirdi Orhan Okulu. Bir anda paçadan çekti değerli güreş severler. Açık düşürebilirdi. Keçi dikmesi arayışı içerisinde olan Yusuf Can Zeybek ama hemen toparlandı. Evet, bu arada Ali Gürbüz'ün de kuleye itirazı var. Recep Kara'ya ikinci ihtarı. İşte bakın tam burada keçi dikmesi ararken bir anda açık düşebilirmiş. Çok iyi toparlanmış Yusuf Can Zeybek. Çok dengeli. Evet, bu arada Recep Kara'ya ikinci ihtar ve geldi. Anonsu geldi mi? Evet. Bakın çok güzel toparlanmış. Ama çok da dengeli yani Yusuf Can Zeybek. Bu keçi dikmesindeki en püf noktada işte bu kafayı dışarıya çıkartırsan orada açık düşme ihtimalin yüksek. Sinan Tiryaki, Sait Alımlı ikisi de Ordu'dan mesaj yollamış. Ordulu güreş severlerimiz İsmet Kırman. Ordulu güreş severlerimiz oldukça mesajlarını yolluyorlar. Bu arada evet Orhan Okulu Yusuf Can Zeybek'i yarı final adını yazdıran ilk baş pehlivan oldu değerli güreş severler. Bir dakika. Evet, yarı finalin ilk ismi belli oldu. Orhan Okulu. Ali Gürbüz tekrar sürdü Recep Kara'yı çayır dışına kadar. İlk yarı finalist Orhan Okulu oldu Yusuf Can Zeybek'i mağlup ederek.
Beline girdi, ayağını da taktı, dıştan sırt taşı. Ali Gürbüz beline girdi. Sol ayağını aslında dışarıdan takması gerekirken adeta ezber bozdu. İç çangalı taktı. Beline girdiğinde işte iç çangalı beklemeyen Recep Kara, bakın ayağını da kurtaramayınca sırt aşağı bir galibiyet Ali Gürbüz'den. O da adını yarı finale yazdıran ikinci isim oldu Orhan Okulu'dan sonra değerli güreş severler. Recep Kara çeyrek finalde veda ediyor. Çayırda iki mücadele kaldı. Ekranın sonunda Furkan Durmuş Altın, Enes Doğan, ekranın sağında Osman Aynur Hüseyin Gümüşalan. Şu anda sizleri bekliyoruz. Çok özeler meydanda geliniz. Baş pehlivanlarımızın puanlama saati Evet, puanlama anonsu geldi değerli güreş severler. Bu arada Süleyman Başar dirseğimde küçük bir sakatlık var. Önümüzdeki hafta Bursa Softoğlu güreşlerine tam iyileşerek performansımı en iyi şekilde sahaya yansıtacağım diyor. Süleyman Başar kardeşime geçmiş olsun diliyoruz. Baş pehlivan oldu ama efendiliğinden hiç ödün vermiyor. Tertemiz yüreğe sahip Süleyman Başar, güzel kardeşim. Allah yolunu açık etsin. Evet, İzmit Yeşilova Spor Kulübü Başkanı Mustafa Kürkan arkadaşım bizleri izliyormuş. Buradan çok selamlar gönderiyorum kendisine. Zonguldak Kozlu'dan Coşkun kardeşim ve İsmet Açıkgöz bizleri izliyorlarmış. Selamlar. Hüseyin Bilgin, iyi yayınlar diliyor. Tüm pehlivanlara başarılar diliyoruz. Fakat Ali Gürbüz ile yağlı güreşin tadı bambaşka demiş. Sana katılmamak elde değil. Hüseyin Bilgin. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böceğin pehlivanı Samet Ocak, Antalya Turaliler. Mustafa Tongüçlü, Ali Ayten, Kadir Özbağ bizleri izliyormuş. Selamlar. Evet, Osman Aynur Hüseyin Gümüşalan puanlaması birazdan başlayacak. Hüseyin Gümüşalan'ı ben bir adım daha önde görüyordum. %51, %49 hala aynı düşüncedeyim. Furkan Durmuş Altın ve Enes Doğan mücadelesinde de %50 ortadayım. Bakalım Ali Gürbüz ve Orhan Okulu'dan sonra yarı finale kim ya da kimler kalacak? Yarı finalde bakalım nasıl bir senaryo bizleri bekliyor. Hep birlikte izleyeceğiz. Koza TV, Ekin Türk TV ve Rumeli TV ortak canlı yayın ağıyla birlikteyiz. Değerli güreş severler. Osman Aynur ya da Hüseyin Gümüşalan bir ihtar var mıydı? Yok, Ben herhangi bir ihtar yok. Aynen. Her ikisinde de yok. Her iki müsabakada da ihtar verilmedi. İş adamı Sayın Okan Yıldırım adına güreş yapıyor. Ali Kral, Antalya Kemer'den Mahmut Şeker abimiz bizleri izliyormuş. Buradan selamlar. güreş ağamız Sayın Ahmet Akbaş adına güreş yapıyor. Evet, puanlama süreci Furkan Durmuş Altun ve Enes Doğan arasında başladı. Hüseyin Gümüşalan, Osman Aynur arasında da başladı. İki çift baş pehlivanımız şu an puanlama sürecindeler. Zonguldak Alaplı'dan Barış Aslancan bizleri izliyormuş. Selamlar.
Küçük orta büyük boyda yarı final. Antalya Serik Belediye Başkanımız Sayın Enver Abdülkan'ın pehlivanı. Hüseyin Gümüşalan'dan göğüs çaprazı arayışları, yani vücut hareketi onu gösteriyor. Serik Yağlı Pehlivan güreşleri güreş ağamız Sayın Veli Demir adına güreş yapıyor. Celal Bayar Çilenger, Antalya Serik. Göğüs çaprazını çok iyi yapabilen bir baş pehlivanımız. Belediye Başkanımız aynı zamanda güreşlerimizin tertip ve komite başkanı. Evet, Osman Aynur da iyi kapandı şu ana kadar. Osman Aynur mu, Hüseyin Gümüşalan mı, Furkan Durmuşaltın mı, Enes Doğan mı? Küçük boyda final yaptı. Çanakkale Kurtlar Köyü'nden Ahmet Aydın iyi yayınlar diliyor. İlker Durmuş, Antalya Elmalı. Aynı kadrajda Antalya Aksu Belediye Başkanımız iki farklı mücadele değerli güreş severler. Tek daldı Furkan Durmuşaltın, uzak kaldı. Bir kere sol bacağı çok güzel dalıyor Furkan Durmuşaltın. Oradan bir de tutuyor. Süpleks atıyor, dolanıp beline. Elleri çok maharetli o noktalarda. Enes Doğan da iyi sınav veriyor yeni çıktığı baş pehlivanlıkta. Gerçekten baş altına böyle çıkıp da yani çok kısa zamanda ayak uyduran baş pehlivanlar, ender baş pehlivanlardan bir tanesi. Çünkü baş pehlivanlar çıktığı an itibariyle çok güzel güreşler ortaya koydu. Enes Doğan. Tebrik ediyorum kendisini, kutluyorum. Bırakma Rızaç'ı, bizi sildirmeye çalışan tüm hainlere karşı Türk İslam yolunda kan döktük. 1071'de Alparslan'ı, 1453'te Fatih, 19 Mayıs'ta Başkomutan, tüm dünyanın Enes Doğan, Furkan Durmuşaltın mücadelesi bileklerde bağlandı. Hüseyin Gümüşalan, Osman Aynur mücadelesi de sağlı sollu elenseler var. Birbirlerinin açıklarını arıyorlar. Osman Aynur, Hüseyin Gümüşalan'ın kasnağa uzanma çabası var ama Hüseyin Gümüşalan buna müsaade etmiyor. Tek daldı Furkan Durmuşaltın bir kez daha, yine uzak kaldı. Allah devam versin. Yine göğüs çaprazı aradı Furkan Durmuşaltın. Bu arada Ozan Bostunç, 7 yıl birlikteliğimiz boyunca Atasporumuz güreşe önemli hizmetlerde bulundu. Değerli kardeşim, şimdi de Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde hizmete devam ediyor. Ozan Bostunç, 7 yıl birlikteydik Koza TV'de. Değerli rejisörüm. Bu arada bebesi oldu. Rabbim analığı babalığı büyüsün inşallah. Acılarını göstermesin. Hiçbir anne ve babanın evlatlarını Rabbim bağışlasın. Bu arada iplere kadar uzandı. Enes Doğan yan paçada ipleri aldı. Yan kazığa doğru dolandı. İpleri çözüldü. Furkan Durmuşaltın için bir dezavantaj bu. Çünkü puanlama güreşi, paçalarını bağlayamaz. Toparlanmak istiyor Enes Doğan. Yan paçada her an puan çıkabilir değerli güreş severler. İpleri bırakmıyor. Yan kazıkta bu onun için avantaj, söylemiştim. Dolanmak istedi, paçayı kaçırdı. Furkan Durmuşaltın çok iyi mücadele örneği ortaya koyuyor. Paçaları çözülmesine rağmen ipleri görüyorsunuz yine bırakmadı. Sağ eliyle ipleri yakaladı. Enes Doğan değerli güreş severler. O ipleri bırakmıyor Furkan Durmuşaltın. An itibariyle puan vermeme adına direnirken kontra bir ucunda puan alma arayışı içerisinde olabilir. Ama ipleri kaptırması onun için bitişin başlangıcı diyebiliriz. Bir kol bastı. Toparlandı. Vay vay vay. Puanı vermedi. Tam tersi puan alabilirdi kol bastıdan. Furkan Durmuşaltın Antalya Konyaaltı Belediyesi Başpehlivanlığı kendi saha ve seyircisi önünde yarı finali arzuluyor. Dış kasnakta dolanmak istiyor. Enes Doğan beline girdi, bastırdı. Enes Doğan yarı finalde
Puan almış oldu galibiyetle. Furkan Durmuşaltı'nı podyum dışına itmiş oldu. Kendi sahabe serisi önünde Enes Doğan. Bakın ipleri ve yan kasnaktan çok güçlü yakaladı o iplerinin çözülmesi, onun için bir dezavantajlı. Mustafa Bayram, katılıyor musun? Kesinlikle katılıyorum. Yani o ipler normalde eli de keser ama her şeye rağmen Enes Doğan ipleri bırakmadı. Çok güzel yani bir güreş izledik, puanlama güreşi izledik. Evet. Furkan Durmuşaltı'nı da kutluyorum. Çok güzel yani hareketli bir güreş izletti bize. Bu arada Osman Aynur çift kasnaklardan gömüldü. Hüseyin Gümüşalan da dış kasnaklara doğru yöneldi. Paçaları arıyor. Osman Aynur kasnaklarda değerli güreş severler. Her an bir koltuk altı, bir budama, göğüs çaprazı. Her an her şey olabilir. Gözünüzü dahi kırpmayın. Orhan Ukulu, Ali Gürbüz ve Enes Doğan'dan sonra 4. yarı finalist Hüseyin Gümüşalanlı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi baş pehlivanı, yoksa Osman Aynur mu olacak? O esnada Hüseyin küçülseydi %100 koltuk altı geçip arkaya geçecekti Osman Aynur. Yani planladığı şey bu. Taktik buydu. Zaten koltuk altını çok güzel yapan bir baş pehlivanımız Osman Aynur. Kocaeli Karamşel'den Muammer iyi yayınlar diliyor. Hüseyin Gümüşalan'a başarılar diliyorum demiş. Çapayı kaldıralım hocam. Acil Ağustos 01 Adana Edirne. Önüne Ağustos 07 Adana Edirne Bursa 42 plakalar arasında lütfen acil olduğu yerden kaldırınız. Tek bir mücadele kaldı çeyrek finalde. Osman Aynur sert bir ense soldan. Biraz yüzünde patladı ama sağ elesi tam ensede patladı. Bu arada Ömer Oğuzhan değerli büyüğüm, Türkiye adı güreşinde yeni bir yıldız doğuyor Enes Doğan demiş. Ben Kocaeli Kartepe güreşinde aynı cümleyi kurmuştum. Hakikaten Ömer abi çok değerli bir güreş sevdalımız, iyi takip ediyor güreşleri. Hani tabir var ya, pehlivandan anlar. Tarih Edine Kırkpınar'ın baş pehlivan finalistleri Yusuf Can Zeybek ve İsmail Balaban'ın olmadığı bir yarı finali izleyeceğiz. Değerli güreş severler. Diğer üçüncü Mehmet Yeşilleşil'in podyum dışı kaldığını söyleyelim Recep Kara'ya. Hüseyin Gümüşalan da yenilirse Kırkpınar Kürsüsünde olan tek kişi şu an Hüseyin Gümüşalan. Evet. Kırkpınar'ın kürsüsünün namını taşıyabilecek mi bakalım? Yarı finale atabilecek mi kendini? Kolay mı, çok zor Osman Aynur? Çok zorlu bir baş pehlivan. Halit Gümüşalan, haydi Hüseyin Gümüşalan demiş. Konya'dan Turgut Uyar, Koca Yusuf Hüseyin'e başarılar demiş. Evet, bir göğüs çaprazı. Sezgin Sert sana çok selam yolluyor. Biz de selam gönderiyoruz. Çok sert bir elense. Buraya kadar geldi sesi. Ya şimdi benim anlamadığım, fizik üstünlüğü olan Hüseyin Gümüşalan bir tane elense görmedim Hüseyin'den.
Yani puanlama süreci içerisinde. Zaten normalde de çok elense tırpan güreşen bir baş Yaptığı pehlivan değil. yok ama yani şimdi karşılık olarak da biraz da hani şey yapman lazım. Biraz da karşılık vermen lazım yani. Ama tabii onun ben Hüseyin Gümüşalan'ın aklındaki şeyi tahmin edebiliyorum. Onu punduna getirip göğüs çaprazına indirmek. Budamak, evet. Budayarak. Ne sert bir elense. Bu Osman Aynur. Sanki bizi duydu Hüseyin. O da biraz sertleşti. Ama tabii güreş bu şekilde olmamalı. Kasnaklardan, paçalardan arayış içerisinde devam etmeli. Mümtaz Atabey iyi yayınlar diliyor. Oldukça yoruldu iki baş pehlivan da. Orhan kalk oradan, Orhan kalk. Orhan kalk, yapma onu, yapma Orhan, dön hemen. Orhan içeri dön, Orhan içeri dön. Göğüs çaprazı aradı. Yine uzak kaldı. Çok iyi kapandı. Osman Aynur. Bu arada güreşin hakkını verenler sosyal medya portalında Orhan Okulu'nun Yusufcan Zeybe'yi ve Ali Gürbüz'ün de Recep Kara'yı yendiği o son anlar izleyebilirsiniz. Şu anda paylaşıldı. Ali Gürbüz candır, gerisi heyecandır. İsa Koca Hasanlı Almanya'dan. Hüseyin Özden Osman Aynur için demiş, Hüseyin Gümüşalan'ı yen, Kocaeli biletini ver demiş. Tek Kocaeli'yi temsil eden baş pehlivanımız şu an Hüseyin Gümüşalan kaldı, olduğu evet. için tabii Kocaeliler haklı olarak. Hayır, Antalyalı bir güreşsever Osman Aynur'a diyor ki burası Antalya, Hüseyin Gümüşalan'ı yer, eline biletini ver demiş. Ama Koca Yusuf lakaplı Hüseyin Gümüşalan Böyle kolay lokma değil tabii. Değil öyle bileti hemen kabul edecek biri değil. Tekrar ediyorum. Yarı finalistler Ali Gürbüz, Orhan Okulu ve Enes Doğan. Konyaaltımızda göreve gelir gelmez Atasporu başta olmak üzere sporun her branşlarından veren yine Evet, Halil Bağdat ustamız. Evet, Halil Bağdat ustamıza biz de teşekkür ediyoruz. Baş pehlivanlığın ilk turundan itibaren eşleşmeleri kendisine aktardım. Evet. O da
Her ikisine de birer ihtar verildi Mustafa Bayram. Yani güreşin hızlanması için artık yani güreşe girmeleri için bulunan bir çözüm diyelim yani. Kesinlikle. Halil Bağdat ustamız canlı yayın kabinimize gelip bize teşekkür etti. Biz de ona teşekkür ediyoruz. O da gerçekten büyük hizmetler veriyor Türk güreş camiasına. Evet, artık güreşi hareketlendirmek gerekiyor. Artık elenselerin dışında da kasnak bir şeyler yapmaları, oyunları, paçalara, göğüs çaprazına, budamalara, tek dalmalara, koltuk altlarına. yani riziko almaları gerekiyor. Risk almaları artık kaçınılmaz. Yoksa böyle giderse yarı finalde şansları azalacak final Yani özellikle. ne kadar uzarsa yani o kadar performansları düşecek. Usta baş pehlivan Osman Aynur gerçekten Hüseyin Gümüşalan'ı güreşini çözmüş diyebiliriz. Hüseyin Gümüşalan'ın göğüs çaprazı beklentilerini Bu arada Göçek'ten Nazotel, Mithattin, Mesut'tim iyi yayınlar diliyor. Orhan Okulu'nun baş pehlivan olmasını ama hak edenin de kazanmasını arzu ediyorum demiş. Evet. Mithattin ve Mesut'tim. tek dalma girişimi oldu Hüseyin Gümüşalan'ın. İlk defa bir onda da bir sakatlık mı oldu acaba? Adem Oğuzhan Dere, Antalya Manavgat. Minik 2 boyut final. Evet, kaldığı yerden devam ediyor güreş. İçerim pehlivanı İsa Ertaş, Antalya Finike Yuvalı. Antalya'da faaliyet gösteren Esat Paf İnşaatları Yönetim Kurulu Başkanı Genç İş Adamı Sayın Esat Paf adına güreş yapıyor. Manisa Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığından Mücahit Görgülü ve arkadaşları bizleri izliyormuş. Selamlar. Teşvik bir boyut final. Evet, Osman Aynur Kahraman Şahin adına güreş yapıyor. elenselere devam ediyor. İki pehlivan da birbirine olan mesafeleri Demre. Antalya Kumluca Beykonak'ta faaliyet gösteren iş adamı Sayın Reşit Siyah Koç adına güreş yapıyor. iki pehlivan da birbirine uzak güreş yapıyor. Aslında Hüseyin Gümüşalan biraz daha rakibine yaklaşıp kaslağını verse oyun çıkabileceğini düşünüyorum. Antalya Kumluca Belediye Başkanımız İkisinden biri artık risk alması gerektiğini düşünüyorum. Arda Yaraş, Antalya Kumluca. Yorgun Otomotivlerin sahibi Sayın Mustafa Özdemir adına güreş yapıyor. Evet. Bu şey. Antalya Elmalı İlla Köyü. Sen ne diyorsun Recep Tosun? Yani ben diyorum ki Hüseyin Gümüşalan'ın Osman Aynur'a kaslağını verebilir yani. Yani orada bunu yapıyor fizik- birçok ya kez. tabii ki yani madem birbirinize uzak güreşiyorsunuz, ikinizden birisi risk alarak yani kaslağını verirsin, onu oradan sen yakalarsın. Artık bir şeyler olması gerekiyor yani. Ya sonuçta fizik üstünlüğü olan adam burada Hüseyin Gümüşalan. Ahmet Hoş'a bir yayınlar diliyor. Teşekkür ediyorum değerli büyüme. Arz oldu. Allah Allah. İllallah. Muhammed Resulullah. Yiğit aslanlara final müsabakasında alkışlarla diyelim maşallah. Haydi aslanlar. Allah derman versin. Osman Aynur'u uyarmaları gerekiyor. Yani kafaya direkt kafaya vuruş yapıyor. Yani o elense değil bir kere. Ha, yandan
Küçük orta büyük boy pehlivanlarla puanlama saati gelmiştir. Veteran değerli mesleğler, saygıdeğer konuklar, toz koparan boyunda final. Antalya Korkuteli Cengizel Bey Güreş Eğitim Merkezi adına güreş yapıyor. Bugün burada Harun Otomotiv Dış kasnakta bir kez daha uzandı. Harun Zırh adına güreş yapıyor. Süleyman Çelik Korkuteli Küçükköy. Antalya Korkuteli Spor Kulübü'nün pehlivanı bugün burada Korkuteli'de faaliyet gösteren Bulut İnşaatları sahibi iş adamı Sayın Muhammed Bulut adına güreş yapıyor. Zeki Alp Bulut Antalya Korkuteli Toskoparan boyunun final müsabakasını Enes Doğan ve Furkan Durmuş altın mücadelesinin son anları, yine güreşin hakkını verenler sosyal medya portalından izleyebilirsiniz. An itibariyle paylaşım yapıldı değerli güreş severler. Antalya Aksu Belediye Başkanı Eczacı Sayın Halil Şahin adına güreş yapıyor. Yine Antalya Aksu'da faaliyet gösteren Yılmazlar Mokli ailesi adına güreşiyor. Faruk Çakır Korkuteli Küçüklü. Bugün yapılan Muratpaşa Yağlı Pehlivan güreşlerimizin güreş ağası Sayın Ahmet Akbaş adına güreş yapıyor. Yine Antalya Tepesi'nde faaliyet gösteren Gönül Kızı Gayrimenkullerin sahibi Kezban Dağlar. İkisinde birer ihtarları var. Az önce meydan başhakimi Adil Dede Hüseyin Gümüşalan'a doğru yönelerek ikinci ihtar gelecek, biraz daha çalış uyarısında bulundu. Güreşi karıştırmalarını istiyor. Sizleri geliştirip bu her meydanlara gönderen anaya hala olsun. O uçakada çevik düşüp arkasından gözyaşlarını gizleyen babaya bir canım var, onu da vereyim. Vatan bayraklarına Türkiye Cumhuriyeti Yanda dış kasnağa uzandı. Mustafa Kemal Atatürk senin durduğun Türkiye Cumhuriyeti'nde yapıyoruz. Sevenlerin, ömrüsün, kalbimize yaşıyorsun. Gazi Mustafa Kemal Paşa. Allah Allah, Allah, Muhammedur Resulullah. Yiğit aslanlara, kem gününde alkışlarla verin maşallah. Haydi aslanlar, Allah darmanız. Baş pehlivanlık güreşlerinde Kurak Devletimiz tarafından Baş Pehlivan Osman Aynur ve Baş Pehlivan Hüseyin Gümüşalan'a ikinci ihtarlar verilmiştir. İhtarlar 2-2 olmuştur. İlgi velilerimize Bence kule hakemleri çok bile sabrettiler İhtar vermeme konusunda. Ya hiçbir şey yaptıkları yok yani işin açıkçası. İkisi de sadece eğlenseler, risk alma, sadece eğlense izliyoruz, başka bir şey yok yani. Yani ikisi de elit baş pehlivan.
Kasnağa uzandı Osman Aynur. Koltuk altı arayışı içerisinde olacak mı bakıyoruz. Sol eliyle de dış kasnağa uzandı. Yan kazıktan dağıttı, ayağını da taksır taşa. Vay vay vay. Şimdi demin dediğimize geldik mi? Kasnağını verdikten sonra kendisi onun kasnağına, paçasına ulaşabildi Hüseyin Gümüşalan. Ve de öyle neticeye ulaştı. Son bitirici darbeyi muazzam yaptı. Bakın yan kasnaktan çekti. Sağ sol ayağıyla da ayakları, iki ayağını da yerden kesmiş. Hüseyin Gümüşalan yarı finale adını yazdırdı değerli güreş severler. Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Enes Doğan ve Hüseyin Gümüşalan Antalya Konyaaltı Festivaller Meydanı'nda yarı finalde birazdan kura çekimi için kura çekecekler. Osman Aynur çok kızdı. Her şeyini ortaya koydu. Helal olsun bu yaşta. 43 yaşında Osman Aynur. Terinin son damlasına kadar yağlı güreşlerimizin olmazsa olmazı. Ağırlık bölümümüz Allah izin verirse şu tartını veriyoruz. Ağırlık iademize katılmak üzere 7 yıldır Konyaaltı Belediye Başkanımız Sayın Semih Esen'in ağırlık anlamında maddi manevi her zaman yanındayım. evet değerli güreş severler, kısa bir reklam arası veriyoruz. Daha sonra tekrar Antalya Konyaaltı Festival Er Meydanı'nda birlikte olacağız. Değerli güreş severler. Çok kısa bir reklam arası. Görme sen benimsin, ben senin. Gel seni benden ayırma, gel seni benden ayırma. Sen benimsin, ben senim. Radyo 2. Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışım, çözülmüyor mihriban, mihriban. Radyo 2. Erisin dağların karı, geçti ömrümün baharı. Ecel kapım çalmadan durma, gel ömrümün varı. Radyo 2. Sinemdedir benim derdim dağlarım. Ben yaramı gizli sarar bağlarım. Ben gündüzler güler, geceler ağlarım. Benim neler çektiğimi kim bilir. Radyo 2. Kliplerinizin tüm dünyada izlenme rekoru kırmasını ister misiniz? O zaman doğru kanaldasınız. Bilgi almak için 0212 485 3901 0212 485 3901. Tahrip edilen, yıkılan, çalınan her kültür varlığı geçmişimizden bir parçanın sonsuza kadar yok olması demektir. Kültür varlıklarına verilen her türlü zarar suçtur. Kültür varlıklarımıza sahip çıkalım, bu toprakların değerlerini hep beraber koruyalım.
Tarihi eserler ve mekanlar tüm vatandaşlarımızın sahibi olduğu ortak değerlerdir. Onları korumak ve gelecek nesillere ulaştırmak hepimizin vatandaşlık görevidir. Kültür varlıklarına verilen her türlü zarar suçtur. Kültür varlıklarımıza sahip çıkalım, bu toprakların değerlerini hep beraber koruyalım. Tarihi eserler ve mekanlar tüm vatandaşlarımızın sahibi olduğu ortak değerlerdir. Onları korumak ve gelecek nesillere ulaştırmak hepimizin vatandaşlık görevidir. Kültür varlıklarına verilen her türlü zarar suçtur. Kültür varlıklarımıza sahip çıkalım, bu toprakların değerlerini hep beraber koruyalım. Bugün sahibi olduğumuz her bilgi tarihi tecrübeyle birikti, kültürel miras yoluyla geldi. Onlarla öğrettik, iyileştik, geliştik. Kültürel mirasımıza vurulan her darbe, hayallerimize, bilime ve geleceğimize vuruluyor. Tahrip edilen, yıkılan, çalınan her kültür varlığı, geçmişimizden bir parçanın sonsuza kadar yok olması demektir. Kültür varlığı kaçakçılığı hırsızlıktır. Kültür varlıklarımıza sahip çıkalım, bu toprakların değerlerini hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 350'den fazla müze ve öğren yerine artık sadece müze kartla giriliyor. Müze kartla ülkemizdeki müzeleri ve öğren yerlerini bir yıl boyunca doyasıya gezebilirsiniz. Üstelik müze kart şimdi milli saraylarda da geçerli. Kimlik kartınızla kolayca sahip olabileceğiniz müze kartınızı hemen alın, Türkiye'nin tarihi ve kültürel hazinelerini keşfe çıkın. Tam bir yıl boyunca geçerli olan müze kart sadece 60 lira. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı. Beni eller gibi görme, sen benimsin, ben senin. Gel seni benden ayırma, gel seni benden ayırma, sen benimsin, ben senin. Radyo 2. Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışım, çözülmüyor mihriban, mihriban. Radyo 2. Erisin dağların karı, geçti ömrümün baharı. Ecel kapımı çalmadan durma, gel ömrümün varı. Radyo 2. Sinemdedir benim derdim dağlarım, ben yaramı gizli sarar bağlarım. Ben gündüzler güler, geceler ağlarım. Benim neler çektiğimi kim bilir. Radyo 2. Kliplerinizin tüm dünyada izlenme rekoru kırmasını ister misiniz? O zaman doğru kanaldasınız. Bilgi almak için 0212 485 3901 0212 485 3901. Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler. Yürüyebiliriz, yutabiliriz, konuşabiliyoruz. Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle, zamanında, ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler.
bağımsız Türkiye. Vazgeçer miyiz senden? Dilerle san aşkımızdan. Yitik sevdamız. Teknofestler göreceğiz. Milyon milyon geleceğiz. Gençlerle omuz omuza zaferlere ereceğiz. Göklerde kızıl elma, Anadolu sularda. Tok çıktı yollara, şimdi de sende sıra. Cumhuriyetimizin 100. yılında 2,5 milyondan fazla ziyaretçisiyle İstanbul'da rekorlar kıran Teknofest 30 Ağustos'ta başkentimiz Ankara'da, 27 Eylül'de İzmir'de. Geliyor işte tam bağımsız Türkiye. Bizi izlemeye devam edin. Evlenene kadar şimdi Antalya'da olduğum eş durumundan diyor. Bu anlamda değerli Sinan Boztepe hemşehrimizi şöyle coşkuyla alkışlıyoruz. Teste büyük boyda final. Evet, hala Aksu Belediye Başkanımız Sayın Eczacı Halil Şahin adına giriş yapıyor. Yine bugün burada Kumbul Gayrimenkullerin sahibi Ali Kumbul adına giriş yapıyor. Samet Kahya, Antalya Senik Gemiz. Görüşlerimizin tertip komite başkanı Antalya Konyaaltı Belediye Başkanımız Sayın Semih Esen adına giriş yapıyor. Orhan Gezer, Antalya Konyaaltı Karatepe Mahallesi. Final müsabakasını Antalya bölgesi hakemlerimizden eski şampiyon Akif Ülker Öğretmenliktir Arzoğlu. Allah İllallah Muhammedur Resulullah yiğit aslanlara alkışlarla diyelim maşallah. Allah devam etsin. Evet, başpehlivanlık 3. başpehlivanlık yarı final kuralını çekiliyor. Antalya'dan Orhan Okulu geliyor. Orhan Okulu 4 numara. Antalya'dan Enes Doğan geliyor. Enes Doğan 1 numara. Evet, şimdiki kura çok önemli. Ali Gürbüz mü Hüseyin Gümüşalan mı kuraya gelecek? Antalya'dan Ali Gürbüz geliyor. Ali Gürbüz'ün muhtemel rakipleri ya Orhan Okulu ya da Enes Doğan. Hüseyin Gümüşalan geliyor. Evet, Hüseyin Gümüşalan, Ali Gürbüz geldi. Evet. Kura çekim için gözüktü. Bakalım yarı final eşleşmesi nasıl olacak? 2 numara. Evet, 2 numara. Bu demek oluyor ki Hüseyin Gümüşalan 3 numara. evet, 3 numara. Gerekli kurallarımız sona ermiştir. Kurallar şu şekildedir. 1 Enes Doğan, Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Hüseyin Gümüşalan. Hüseyin Gümüşalan 4 Orhan Okul şeklindedir. İlgi ve bilgilerinize arz olun. Evet değerli güreşlerden, değerli konuklarımız, sağlık ihalemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ayas Holding, Dekor, Ayos Mimarlık, Limited şirketi sahibi, Antalya Spor As Başkanımız Sayın Sinan Boztepe, Caz Görevliler, az önce güreşlerimizin tertip komite başkanı, aynı zamanda Konyaaltı Belediye Başkanımız Sayın Semih Esen açılış rakamını açıkladı. Sen lütfen tekrar başkanımın yanına git, mikrofonu uzat, o ne keserse ben yemeye razıyım. Bu anlamda hemen ben çok kıymetli başkanım Sayın Semih Esen'in yanına gidiyorum. Evet, alkışlarınızla mikrofonu çok değerli başkanım Sayın Semih Esen'e arz ediyorum. Allah herkese böyle iki centilmen ağa nasip etsin. Sizlere teşekkür ediyorum. Mustafa kardeşim, buraya kadar geldiğiniz için sana çok teşekkür ederim.
Mustafa'yı güçlü bir şekilde alkışlanması. Mustafa Gömülek Sayın'la şimdi bir bayrak yarışı başkanı kardeşimizle vermek istiyorum. İkisi de sözü bana bıraktılar. Ben yanındayım, takip ediyorum. Ondaydın zaten. Kafamda biraz daha var, onu söyleyerek yaparım. 1,5 milyon liraya hayırlı olsun Sinan kardeşim. Burada hemen kapının çıkışına doğru solda. Evet, Ayos Holding Dekor, Ayos Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı Antalya Spor As Başkanımız Sayın Sinan Boztepe'nin yanındayım. Evet, Cazgır'ım az önce söylediğim gibi başkanım ne diyorsa odur. Bu anlamda sevgiler seyirlik değil, ömürlük olsun. Dostluklar pazara kadar değil, mezara kadar olsun. Değerli ağabeyim Sayın Sinan Boztepe bir gün ağlarsanız o da sevinç ve mutluluklar olsun. 26. geleneksel Festikan Yaylası, Dağlı Pehlivan Güreşleri, Ağırlık Yarısı 1,5 milyona Sayın Sinan Boztepe'ye hayırlı uğurlu olsun. Evet, Konyaaltı Belediye Başkanı Sayın Semih Hüseyin'i Ermeydan'a davetine arz ediyorum. Biz ağırlık turu atacağız. Değerli severler, kıymetli konuklarımız, Festival Yaylası Meydanı'nda küçük orta final. Antalya Şehit Belediye Başkanı Sayın Enver Aputkan adına güreş yapıyor. Yine bugün burada İş adamı Sayın Okan Yıldırım adına güreş yapıyor. Harika! Antalya Şehit. MKM Özparlar Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mehmet Özparlar adına güreş yapıyor. Mustafa Botçu, Antalya Aksu. Final müsabakasını Antalya en yoğun misafirlerimizden Ramazan Bozan'a kabul edecektir. Arz oldu. Allah Allah! Allah! Muhammed'in Resulullah gelecek baş belalarla beraber alkışlarla diyelim maşallah. Hayır aslanlar, Allah tamam versin. Evet değerli güreşseverler, 1,5 milyon lirayla 26. geleneksel Festikan Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşleri ağırlık yarısı alan Ayos Holding Dekor, Ayos Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı Antalya Spor As Başkanı. Bu arada eski baş pehlivan şu anda da kule hakemliği yapan Kocaeli Kartepe Hergelici İbrahim Yağlı Pehlivan güreşlerini de tertip etme noktasında koordine eden Mustafa Başdemir, Meydan'da güreşen tüm pehlivan kardeşlerime başarı dileklerinde bulunuyorum demiş. Şu anda kahvede güreş severlerle birlikte izliyoruz demiş. Kucak dolu sevgiler yolluyoruz Mustafa Başdemir'e. Evet, Konyaaltı Belediye Başkanımız Sayın Sinersen, bu Meydanı'nda 7 yıldır ağırlıklar alan 2 ağırlık ebedi kemerin sahibi Koç İnşaatlar, SMK Mimarlık sahibi İnşaat Mühendisi Sayın Mustafa Koç ve yine 2024 yılı 26. geleneksel Festival Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşleri güreş ağımız Sayın Sinan Boztepe, siz değerli güreş severleri selamlıyor. Alkışlarımızla hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Evet oldular. Evet değerli güreş severler, kıymetli konuklarımız, her ağamızın olduğu gibi kıymetli ağamız Sayın Sinan Boztepe'nin de duygu ve düşüncelerini almak üzere
bir konuşma hakkı vardır. Bu anlamda alkışlarınızla Çiçekburnu'nda ağam Sayın Sinan Boztepe'yi mikrofona davetimi arz ediyorum. Misafirler hoş geldiniz. Bu değerli organizasyonlarımızda sizlerle beraber onur duyuyorum. Bugünleri yaşatmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Vakti Bağlar Başkanımızın ve sizlerin yardımcınız. Her şey spor için, her şey alçalmak için sizlerle beraber olmaktan çok mutluyum. Evet, anlamlı konuşmalarından dolayı biz de coşkuyla alkışlıyor, hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Sağlık görevlilerimiz lütfen her meydana müdahale edelim. Evet değerli izleyiciler, kıymetli konuklarımız, 25. Geleneksel Konyaaltı Belediyesi Festival Yarısı Yağlı Pehlivan Güreşleri Baş Pehlivanı yarı final müsabakaları. Kıymetli evlerimizden, öpüleselerimizden baş pehlivanlarımıza şöyle kocaman bir moral alkış istiyorum. Antalya Döşemealtı Belediye Başkanımız Mimar Sayın Turgay Genç adına görüşüyor. Yine bugün burada Karabulut Evrak Yenice İnşaatların sahibi genç iş adamı Sayın Kenan Karabulut adına görüşüyor. 2011, 2012, 2019, 2021 yılları tarihe katılan baş pehlivanı. 1988 yılı tarihe katılan baş pehlivanı merhum Recep Gürbüz'ün mahtumu. Ali Gürbüz! Ankara Korkuteli Sıvandı. Antalya Muratpaşa Belediye Başkanımız Avukat Sayın Ümit Uysal adına görüşüyor. Yine bugün burada Antalya Filike'de faaliyet gösteren Erdoğan İnşaatlar Yönetim Kurulu Başkanı, Antalya Filike Yağlı Pehlivan Güreşleri Güreş Ağımız Sayın Emrah Erdoğan adına görüşüyor. 662. Tarihi Geleneksel Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri baş altı birincisi er meydanlarımızın Çiçekburnu'na baş pehlivanı. Enes Doğan Antalya Elmalı Yurt. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tahir Büyük Akın adına görüşüyor. Yine bugün burada Antalya Kaş'ta faaliyet gösteren Oluşum Kurullarından Yönetim Kurulu Başkanı genç iş adamı Sayın Durmuş Güçlü adına görüşüyor. 2023 yılı tarihe katılan baş pehlivan üçüncüsü Hüseyin Gümüşalan Kocaeli Karamürsel. Antalya Muratpaşa Belediye
Başkanımız Avukat Sayın Ümit Uysal adına güreşiyor. Yine bugün burada Antalya'da faaliyet gösteren Faruk Demir Otomotivlerin sahibi genç iş adamı Sayın Faruk Demir adına güreşiyor. Tarihi geleneksel el malı güreşlerinde 6 yıl üst üste birinci oldu. 2 kez altın kemerin ebedi sahibi oldu. Tarihi geleneksel Kurtlere güreşlerinde 3 yıl üst üste birinci oldu. Altın kemeri ebediyen boynuna taktı. 2015-2018 yılları tarihi kırklar baş pehlivanı Orhan Okulu Ankara Kumluca. Baş pehlivanlarımızın yarı final müsabakasını yönetecek olan rakibimiz Antalya Evliyalar Diyarı Elmalı'dan Yahya Demiren Hocam ve yine Antalya Aksu bölgesinden Ali Çiftçioğlu hocalarım yapacaklardır. Hocalarıma da şöyle bir moral alkışı istiyoruz. Finalde inşallah. Evet. Gün oldu Aliço. Gün oldu ömür. Okyanusta Yusuf, karada Emin. Beklerken katrancı Karahmet'in, filmlerine çıkardı. Kurt dereli Mehmet'in. Adana kardeşi, dereli Mehmet, Bekir'imin kazığından koptu kıyamet. Koca Filiz, Karaybo, Toros Kaplanı Cengiz, Karahmet, Rabbim, Allah'ım, selamı Fatiha'mı onlara evet. Minareden ezan seslerini gelen 40 davulun sesi midir? Yoksa koca Yusuf'u gelen Testikan Ermeydan'ı kaynıyor. Toros kapalı Cengiz Ermeydan'ı gelen hey direnecek gündüz uyuyor musun? Testikan Ermeydan'ında kıran güneşler var. Duymuyor musun? Allah İllallah Muhammedur Resulullah baş peygamberimize beraber alkışlarla diyelim maşallah. Hala sanar. Allah devam etsin. Evet değerli güreş severler, Allah Allah nidalarıyla salavatlandı baş pehlivanlarımız. Ve hemen yarı final eşleşmesi özelinde sözü ben Mustafa Bayram'a bırakmak istiyorum. Nasıl değerlendirme yapacak? Evet 5. tur yani yarı finaldeyiz. 4 baş pehlivan, 2 çift baş pehlivanımız güreş tutacaklar. Baş altında birinci olduktan sonra başa geldiği ilk günden itibaren tüm organizasyonlarda kendi adından çokça söz ettiren ve bundan sonra da adından çokça söz edeceğimiz çiçeği burnunda yeni baş pehlivanımız Enes Doğan, rakibi Megastar Ali Gürbüz'le eşleşti. Enes Doğan Ali Gürbüz eşleşmesi oldu. Hüseyin Gümüşalan ve Orhan Okulu eşleşmesi var. Bu iki güreşte sonuçta final için yapılacak mücadele var ortada. Bugün Festikan Er Meydanı'nda finale kalacak isimler Enes Doğan mı, Ali Gürbüz mü, Hüseyin Gümüşalan mı, Orhan Okulu mu olacak? Birazdan belli olacak. Enes Doğan'ın çıkışı
Tabii ki seyirciler açısından da seyircilerin de büyük desteği var yeni baş pehlivana Enes Doğan'a. İnşallah Allah yolunu açık etsin. Güzel güreşler yapıyor. Kendisini beğeniyoruz. Ali Gürbüz'e karşı performansı nasıl olacak onu da hep beraber izleyeceğiz ve göreceğiz. Hüseyin Gümüşoğlan bir önceki müsabakasında Osman Aynur'la gerçekten çekişmeli bir mücadele ortaya koydular. Çok güzel bir puanlama izledik. Orhan Okulu'nun zaten performansı gerçekten geçen sene dahil bu sene olmak üzere gerçekten çok üst düzey performansı var. Bakalım burada Hüseyin Gümüşoğlan'a karşı nasıl bir mücadele örneği gösterecekler. Bu arada değerli güreş severler, bir ay önce elin bir trafik kazası geçiren Mustafa kardeşimiz bizim canlı yayın prodüksiyonlarımızı yapardı ve yine Salih Adıgüzel yönetmenimizdi. Salih Adıgüzel aramızdan ayrıldı bir ay önce. Allah'tan rahmet diliyoruz, kederli ailesine de sabırlar diliyoruz. Yine Mustafa abimiz yaralandı. O da şu anda iyileşme aşamasında. Bir kez daha Salih Adıgüzel'e Allah'tan rahmet diliyorum değerli ablama. Gerçekten onu biz çok sevdik. Bize hizmetleri vardı. Mekanı cennet olsun. Elazığ'dan İsmail Helvacıoğlu tam bir güreş aşığı dostu Elazığlı Vahap Erdem ile birlikte takip ediyorlarmış. Kucak dolu sevgiler yolluyoruz Elazığ'a. Bu arada Elazığ'da Mustafa Bayram'la ikimizi tüp mide ameliyatı yapan değerli doktorumuz Erhan Aygen'e selam ve saygılarımızı yolluyoruz. Ve onların nezdinde de hem İsmail Helvacıoğlu'na hem de Vahap Erdem'e kucak dolu sevgiler. Gakkoşları severiz. Madalya töreninde, madalya seremonisinde tüm pehlivanlar kısmetli ve taçalı bağlı olarak çıkacaktır. Aksi takdirde madalya töreninden alınmayan kalp diye cezalandırılacaktır. Pehlivanlarımızın ilgi ve bilgilerine arz olmak. Evet, ben Ali Gürbüz, Mustafa Doğan düzeltiyorum. Enes Doğan yarı final özelinde Ali Gürbüz'ü gerek tecrübesiyle gerek Enes Doğan'ın Furkan Durmuş altında yapmış olduğu zorlu mücadeleyi göz önünde bulunduruyorum. Ne kadar fiziksel gücünü koruyabildi bunu göreceğiz. Ben bir adım daha Ali Gürbüz'ü önde gördüğümü söyleyebilirim. %51 Ali Gürbüz, %49 Enes Doğan. Orhan Okulu ve Hüseyin Gümüşoğlan mücadelesinde de yine Orhan Okulu'nun bir adım önde olduğunu söyleyebilirim. Hüseyin Gümüşoğlan Osman Aynur'la yapmış olduğu mücadelede çok yoruldu. Evet. %51 Orhan Okulu, %49 Hüseyin Gümüşoğlan. Ben bu tespitlerimi güreş adına ortaya koymak durumundayım. Tespitlerinde doğru çıkarsa Ali Gürbüz ve Orhan Okulu derbisi izleyebiliriz. Evet. İzleme ihtimalimiz var. Tabii bu yağlı güreş. Yeniyorum derken yenilebilirsin. Ayağın kayar yenilirsin. Her şey olabilir. Evet, güreşler başladı. Hüseyin Gümüşoğlan, Orhan Okulu, Enes Doğan, Ali Gürbüz arasında karşılaşma başladı. Evet. Havada biraz artık serinlemeye başladı Recep Tosun. Sonuçta evet, cazgılarımızın tabiriyle yaylaların yaylası, Vestikan yaylasındayız. Ama yine de güzel yani, öyle saat 7'yi çeyrek geçiyor fakat öyle çok da bir soğuk yok yani. Elmalı güreşlerin altın kemerli güreş ağası Muammer Ak yarı finalde güreşen tüm yiğitlerimize Allah derman versin diyor.
Kazanan Türk güreşi olsun demiş. Yine Yörük İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Aydın. Ali Gürbüz ve Hüseyin Gümüşalan'ın final yapması ihtimali üzerindeyim demiş Ali Aydın. Küçük orta, büyük boy pehlivanlarımız final müsabakası için er meydandaki yerlerimizi alırız. Küçük orta, büyük boy pehlivanlarımız. Haydi aslanlar. Ali Gürbüz'den şöyle leseyle boşalttı. Enes Doğan'ı sağlı sollu. Bu dakikalar Enes Doğan için çok çok önemli. Erken bir galibiyete doğru hamleler yapabilir Ali Gürbüz. İlk 15 dakika hayati derecede önemli Enes Doğan için. Orhan Okulu Hüseyin Gümüşalan mücadelesinde de ilk dakikalar temkinli. Evet, Ali Gürbüz'ün kasnaktan. Evet, bu an her an altına alacaktır. Yan paçayı da alırsa, bastırırsa buradan kaçırdı. Yalnız çok esnek çocuk. Evet, çok. Enes Doğan da gerçekten bravo. Yani Alçılığı da çok iyi. Hüseyin Gümüşalan altında çok iyi kalmıştı Kartepe'de. Ali Gürbüz'e yani kaslarını vermesi de büyük bir cesaret. Yine verdi kaslarını. Bakalım yandan çekebilecek mi Ali Gürbüz? Vallahi çok cesur güreşiyor. Açık Evet söyleyeyim. evet. Gerçekten çok cesur güreşiyor. Evet. Bir kez daha bastırdı Ali Gürbüz. Erken galibiyet arıyor. Enes Doğan karşısında Zekeriya Uzun'un sana çok selamı var. Zekeriya Başkanımıza biz de buradan Kıran kırana güreşler oluyor. Atasporumuz yağlı güreşi bize ulaştıran Mustafa Bayram'a ve Recep Bosun'a teşekkürler demiş. Hayır, değerli büyüğüm, Koza TV'ye, Rumeli TV'ye ve Ekin Türk TV'ye teşekkür et. Biz soluksuz olarak Atasporumuz güreşe hizmet ediyoruz ama onlar ekranlarını açıyorlar. Sen de eski başpehlivanın mahtumu olarak değerli Zekeriya Uzun büyüğüm, Atasporumuz güreşe çok büyük hizmetlerde bulundun. Bulunmaya da devam ediyorsun. İyi ki varsın. Zekeriya Uzun. Eski başpehlivan, Kırkpınar'ın başpehlivanlarından Nazmi Uzun'un mahdumu. Onun bizi izlemesi, mesaj yollaması ne kadar kıymetli, öyle değil mi Mustafa? Tabii ki, tabii ki. Teşekkür ediyoruz. Enes Doğan kurtulmak istiyor. İç kazığa doğru yöneldi Ali Gürbüz. İç kazığı kaptırmak istemiyor Enes Doğan. Ne kadar tehlikeli olduğunu çok iyi biliyor. Yer güreşini Kocaeli Kartepe'de Hüseyin Gümüşalan'ın mücadelesinde çok iyi sınav vermişti ama bu kez Ali Gürbüz bir iç kazık profesörünün altında, bakalım nasıl müdafaa yapacak. Söylemiştim, onun için ilk 10 dakika çok çok önemli, çok çok kıymetli, çok çok değerli. Ali Gürbüz'ün bu ataklarını bakalım savuşturabilecek mi? Celal Bayar, Çeker, Antalya, Serik. Antalya, Aksu Belediye Başkanımız Sayın Soldan yaydırdı Ali Gürbüz. Oradan iç paçayı kepçelemek isteyecek Mustafa Doğan Özkaya. Düzeltiyorum, Enes Doğan şu anda paratını aldı. Ali Gürbüz'ün sağ paçasını yakaladı. Açık vermek istemiyor. Ama baskısı sürüyor Ali Gürbüz'ün. Finale daha güçlü, daha soluklu kalmak istiyor. Megastar Ali Gürbüz, genç başpehlivan Enes Doğan. Şu anda direniyor Ali Gürbüz'e.
Adınız da pehlivan, nesliniz de pehlivan, sizlere derler pehlivan. Yaydırdı, toparlandık. Kalktı mı? Evet, kalktı. Hakikaten buralardan Ali Gürbüz'ün altından çıkmak çok zor. Bir oldu, iki oldu. Bakalım üçüncüsünde neler yaşanacak. Muhammedur Resulullah. Haydi seyirci, geleceğin baş pehlivanlarına hep beraber alkışlarla diyelim maşallah. Allah derman versin. Baskı uyguluyor yine Ali Gürbüz. Kasnağa uzandı Enes Doğan. Benim gözüm ekranın solunda. Mustafa Bayram senin. Evet evet, aynı şekilde. Çünkü hareketli olan güreş bu. Bir kez daha Kasnak'tan değişik yakaladı. Kasnak'tan şak gündesi atmak istedi. Toparlandı Enes Doğan. Bir kez daha, bu kez üçüncü kez altına aldı. Sağlı sollu iç kasık arayışı içerisinde iç kasığa yöneldi. Enes Doğan dağıtmak istiyor oradan. İç kası soldan bir kez daha yaydırdı. Ali Gürbüz bakın sonuca gidebilme adına nasıl sağlı sollu hamleler yapıyor Megastar Ali Gürbüz. Tabii bu tarz şeyler yıpratıcı hareketler. Bu kez çift sarmadan gerdiriyor. Sağdan sarma. Sağdan kile mi yoksa evet sağdan paçaya yakaladı. Her zamanki gibi kepçeli batabilecek mi? Evet. Megastar Ali Gürbüz adeta nakış gibi ince ince işledi. İşledi, elini öpüyor işte. Enes Doğan, gönülleri kazanıyorsun. Yapmış olduğun mücadeleyle, efendiliğinle, mütevaziliğinle, usta çırak ilişkisinle. Bir kez daha yenildin ama büyüdün. Kazanan sensin Enes Doğan. Ali Gürbüz finalde değerli güreş severler. Evet, gerçekten çok güzel bir güreş izledik. Oyundan oyuna geçen Ali Gürbüz'ü izledik ve de cesaretiyle yani benim gönlümü kapan Enes Doğan gerçekten sadece yani senin değil. Yani kaslarını veriyor, altına yatıyor. Yani özgüveni çok yüksek. Gerçekten kutluyorum Enes Doğan'ı da. Ali Gürbüz'ün zaten yani star başpehlivan yapmış olduğu oyundan oyuna geçişleri gerçekten yani göz kamaştırıcı. Her ikisini de kutluyorum, tebrik ediyorum. Dün Ali Aydın bizi misafir etmişti döşem altında değerli büyüğüm. Yarın neler olur öngörüsünde bulunur musun Recep dedi. Ben de Ali Gürbüz Orhan Okulu finali olabilir demiştim. Eğer Orhan Okulu Hüseyin Gümüşalan'ı yenerse bugün katılan toplamda 45 başpehlivan arasında finali herhalde bilmiş olacağım. Evet. Şimdi ama şöyle, Hüseyin Gümüşalan da yenerse yapacak bir şey yok. En azından Ali Gürbüz'ün şurada çok finalini öngördüm, evet. İlginç bir oyun girişimi oldu. Artık çok güçlü yüklendi Şunu orada. da söylemek istiyorum. Yalnız bugün gerçekten Ali Gürbüz'e çok fazla bir ilgi var burada. Seyirci kitlesi çok fazla. Tezahürat çok fazla. Tabii bunun da Ali'nin üzerinde şeyi vardır yani. Baskısı vardır yani. Baskı mı, motive mi? Ya hem motive hem baskı. Yani bu kadar seyirci, yani bu tribünlerin %70'i bunu alkışlıyor, Ali Ali diye bağırıyor. Yani bu hem bir baskıdır hem bir motivedir yani. Bu kez de Orhan Okulu'nun baskısı sürüyor değerli güreş severler. Elenir de üstünde kalır iyisi. Görmüş olduğunuz pehlivanlar. Bir saniye, burada Orhan Yenen olacak birinci. Yenilen omuzuna bir şey oldu herhalde. talih kuşu. Eğer omuzunda ciddi sakatlık olursa, çok acı hissederse Ali Gürbüz Hüseyin Gümüşalan finalini izleyebiliriz değerli güreş severler. Bakalım sağlıkçılar gelecek birazdan. İşte tam burada sol kolunu çok sokmuş içeri. O kadar sokması da bakın tam burada çok aşağı kadar sokmuş. Orada da omuzuna 2-3. kez tazik yaptı. Zaten omuzdan Yani o ameliyatlı olduğunu biliyoruz. Bakın 3 kez üst üste oraya tazik yaptı. Keşke o kadar zorlamasaydı Orhan Okulu. Omuzundan da ameliyatlı olduğunu biliyoruz. İnşallah ciddi bir şey yoktur. Bu arada benim arkadaşlarım Eyüp Kurt ve Atilla Yılmazlar bizleri izliyormuş. Buradan çok selamlar. Edirne'den de
Yavuz Sönmez hocam bizleri izliyormuş. Selamlar. Deniz Acıpayam'dan Nazmi Kamber de iyi yayınlar diliyor. Daha baş altındayken Enes Doğan yılın en iyi güreşçisi olacağı izlenimi vermişti zaten demiş. Kınalı kuzularını saran sarı kamışım var benim. Dur yolcu, Çanakkale geçirmez diye tüm dünyanı durduran Çanakkale'm var benim. Dağlarında mor sümbül çiçekler açan Bakalım devam edecek mi? yörükler otaran Antalya'm var benim. Evet, asker arkadaşım Halil Tekin bizleri izliyormuş. Eski milli güreşçi Halil Tekin. Buradan çok selamlar. Evet, Orhan Okulu devam edecek ama tabii ki bu omuzu nasıl bakalım yani performansını etkileyecek mi omuzu? Bence o omuzundaki acıma hele sıcakken Bir de böyle acıdıysa hissetmek, evet yani bu biraz hissettiyse daha evet bence de. kötü bir senaryo. Geleceğin şampiyonlarına hep beraber alkışlara diyelim maşallah. Haydi aslanlar, Allah devam versin. Yorgun olan İsmail Balaban'ın Orhan Okulu'ya bu kadar direnç ortaya koyması da takdire şayan demiş İsmail Elvacıoğlu. Ben de aslında bu kadar beklemiyordum. Çünkü Recep özellikle Osman Aynur'la çok uzun soluklu bir mücadele ortaya koydu. Hüseyin Gümüşalan. Hele bir de finale kalırsa bence büyük bir iş Güzel bir çıkartır. final izlenir. Evet. Puanlama öncesi bir yeniş de gelebilir mi? Pek tabii ki de olabilir. Ekstra bir Göğüs çaprazı yapabilirse. ama evet günde kılçık olabilir. Paça paçaya gelirlerse keçi dikmesi olabilir. Ali Gürbüz finalde değerli güreş severler. Finaldeki rakibi Hüseyin Gümüşalan mı yoksa Orhan Okulu mu olacak? Sanki ikisi de puanlamayı bekliyor demiş güreş severlerimizin birçoğu. Bu öngörüde ve bu doğrultuda yorumlar yolluyorlar. Sonuçta ikisi de birbirini çok iyi tanıyan iki baş pehlivan.
Bence ikisine de birer ihtar her an gelebilir. Çünkü güreşi hareketlendirmiyorlar. Önümüzdeki hafta yapılacak olan güreşleri bir kez daha anons etmek isterim. 5-6 Ağustos CB Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 5. etapını oluşturan Bursa Sortuoğlu Mehmet Yağlı Pehlivan güreşleri olacak. 9 Ağustos Çarşamba günü Yozgat Sorgun Yağlı Pehlivan güreşleri. 12 Ağustos Cumartesi günü Türkiye Karabıcak Şampiyonası Sivas'ta olacak. 13 Ağustos Pazar günü Alanya Gökbeyli Yaylası Er Meydanı'nda olacağız. Ve yine 19-20 Ağustos Manisa Yunus Emre Yunta Yağlı Pehlivan güreşleri için CB Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 6. etapında birlikte olacağız. 23 Ağustos Çarşamba günü Samsun'un Kırkpınarı, Karadeniz'in Kırkpınarı, Vezirköprü, Kunduz Yağlı Pehlivan güreşlerinde olacağız. 25 Ağustos Cuma akşamı İstanbul Şile Belediyesi Yağlı Pehlivan güreşleri bir gece güreşi klasiği Sayın İlhan Ocaklı himayelerinde tertip edilecek. 26 Ağustos'ta tarihi Çanakkale Çardak, 27 Ağustos'ta Mola 8 Zümrütçayırı Er Meydanı'nda olacağız değerli güreş severler. Ve 2-3 Eylül'de de CB Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin son etabı olan Kurtdereli Mehmet Yağlı Pehlivan güreşlerinde olacağız. Balıkesir'de, Kuvayi Milliye şehrinde. Bu arada Ali Gürbüz'ün Enes Doğan yarı finalde yendiği o son anlar güreşin hakkını verenler sosyal medya portalında anında izleyebilirsiniz. Şu anda paylaşıldı. Bu arada Orhan Okulu bastırdı. Dış kazık Yanpaşa'dan oyun arayışları var. Bu arada çok değerli büyüğüm Hasan Akkanat, Elit Peyzaj Yönetim Kurulu Başkanı ve kardeşi Necati Akkanat, Zirve Peyzaj Yönetim Kurulu Başkanı, Karamseli değerli hemşerilerim, Aslen Ayazmalı,
finalde güreşecek tüm pehlivanlara başarılar diliyorum. Kazanan Türk güreşi olsun demiş değerli büyüklerim. Orhan Okulu bastırdı. Dış kazık yan paçada. Değerli güreş severler. Her an bir paça kazık ya da dış kazık arayışı içerisinde olabilir. Finalde Ali Gürbüz'ün rakibi Orhan Okulu mu yoksa Hüseyin Gümüşalan mı olacak? Sarmaya doğru yöneldi Orhan Okulu. Kle taktı ama çift sarmayı da birini takması gerekiyor sonuca gidebilmesi için. Hayır, sarmayı da boşalttı. Karşı iplere uzandı Orhan Okulu. Düdük çaldı. Mücadele ayakta devam ettirecek çayır hakemleri. Bu arada Nazım Akkanat Kivi Tüccar'a yazmadan iyi yayınlar diliyor. Necati ve Hasan Akkan'a da kucak dolu sevgiler yolluyor Antalya'ya. Alt boylarda finaller salavatlandı. Çikolata büyük boy tekvanlarının puanlama saati gelmişti. Bu arada yan kazık yan paçada Hüseyin Gümüşalan Orhan Okulu paçaya uzandı. Her an bir yeniş çıkabilir. Finalde Ali Gürbüz'ün rakibi bakalım kim olacak? Keçi dikmesi arayışı içerisinde bir anda ayağı kaydı. Paçadan çözüldü. Paçayı bırakmıyor. Payandalattı. Karşı tarafa aktardı ve Orhan Okulu Ali Gürbüz dev derbi izleyeceksiniz değerli güreş severler. Bir yere ayrılmayın. Ali Gürbüz Orhan Okulu finalini dün öngörmüştüm. Bugün Ali Gürbüz Orhan Okulu finali olacak. Değerli güreş severler. Seni de tebrik ediyorum Recep Tosun. Estağfurullah. Dünden bu tahmini yaptın. Ama pehlivanların bazı güreşlerde öne çıkma, bazı güreşleri motive olma noktasında ayrıcalıkları var bazı organizasyonlarda. İkisi de buraya farklı şekilde hazırlandılar. Biliyorum mental olarak da.
Evet, finalin adı Ali Gürbüz ve Orhan Okulu. Evet, değerli güreş severler. Evet değerli güreş severler, Megastar Ali Gürbüz ve geri fitesi olmayan baş pehlivan Orhan Okulu dev derbi izleyeceksiniz. Değerli güreş severler, birazdan ve şu anda da canlı yayın kabinimize çok özel, önemli bir konumuz söz konusu. Bugün hep mesaj yolladınız bu organizasyona. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz dediniz. İşte bu organizasyonun baş mimarlarından Avukat Sayın Semih Esen, Konyaaltı Belediye Başkanımız. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, sağ olun. Siz de hoş geldiniz. Sağ olun, şeref duyduk efendim. Çok güzel bir ateş yakıldı ve burada 700 yıla yakın bir geçmişi olan atasporumuz yağlı güreşin ete kemiğe bürünmüş halini izliyoruz ve siz omuzluyorsunuz, destekliyorsunuz. Kimle kurmayınlarınızla beraber. Çünkü siz hep ben değil biz diyorsunuz. Dolayısıyla şu atmosfere bakıldığında ilk duygularınız nelerdir? Daha sonra sorularım olacak efendim. Öncelikle sesimizin, görüntümüzün ulaştığı herkese sevgiler Konyaaltı'ndan. Sizler ve burada emeği geçen herkese de çok teşekkür ediyoruz. Bizler teşekkür ederiz. Bu organizasyonun güzel geçmesi sizlerin sayesinde, buradaki emekçilerimiz sayesinde kıran kırana bir güreş oldu. Yani ben öyle düşünüyorum, yoksa kesinlikle öyle. Bir de bir final var. Evet. Dev derbi izleyeceğiz. Ali Gürbüz Orhan Okulu. Aynen öyle. Kıran kırana bir güreş oldu. Ali Gürbüz Orhan Okulu finali. Çok güzel bir güreş oldu. Bütün Türkiye, Avrupa, dünya şu anda finali bekliyor güreş severlerimiz. Aynen öyle. Çok mutlu olduk. Güzel bir güreş oldu. Çok şükür herhangi bir sıkıntı, huzursuzluk da olmadı. Dileriz güzel bir final izleriz. İyi güreşen kazansın. Hiç kuşkusuz olacak. Sayın Başkanım, öncelikle partinizin Bektaş Yılmaz çok değerli bir neferini kaybettiniz. Başsağlığı dilediniz. Maalesef. Duygularınızı alabilirim. Mekanı cennet olsun. Çok üzgünüm. Yıllardır tanıdığım abim Bektaş Yılmaz maalesef kalp rahatsızlığı nedeniyle geçen hafta bir kalp krizi geçirmişti. Tedavisi devam ediyordu. Ameliyatta olmuştu ama maalesef kurtulamadı. Çok üzgünüm. Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine sabır diliyorum. Bugün cenazesi vardı. Bu organizasyon nedeniyle de katılamadık. O yüzden de üzgünüm. Allah kalanlara ömür versin. Ailesine sabır diliyorum. Allah rahmet eylesin. Evet, Sayın Başkanım, ülkemiz 6 Şubat'ta çok büyük bir deprem afetiyle uyanmıştık. Ve orada almış olduğumuz dersler vardı. Siz tüm ekibinizi oraya yolladınız. Bugün de Kemer'de bir yangın vardı bu hafta içerisinde. Siz yine ekibinizi oraya yolladınız. Tabii. Oradan elde etmiş olduğunuz tecrübeleri burada hemen yansıttınız. Dolayısıyla yangın özelinde de birkaç cümle alabilir miyiz? Sağ olun, var olun, oraya da katkı sağladınız. Şimdi şöyle, her bölgenin olası afet riskleri var. Bu olası afet risklerinden öncelikli olanlar var ve risk düzeyi en yüksek olanlar var. Ormanlık bir alandayız. Konyaaltı'da aynı şekilde. Biz belediyemizde her akşam mutlaka 8 arazözümüz tamamen dolu ve personeli hemen hareket etmeye hazır şekilde bir şeyimiz var. Planımız, programımız var. Harika. O gün akşam da yangının çıktığı bölgeden bir otelci arkadaşım beni aradı. Ve ilk müdahale edenlerden, yardımcı olanlardan birisiniz. Tabii bütün belediyeler gibi biz de ben hemen arazözleri yola çıkarttım. Necati Başkanıma, Necati Hocama telefon ettim, söyledim. Onlar da çok büyük emek harcadılar. O orman yangınının söndürülmesinde emek veren tüm Orman Bakanlığı çalışanlarına, tüm itfaiye çalışanlarına, gönüllülere de, hepsine de, gönüllülere teşekkür ediyoruz. Mesajınız olacak mı? Yangınla alakalı Antalya halkına ve tüm Türk halkına. Vallahi şimdi biz bunu acı acı yaşayarak gördük. 2021 senesinde Manavgat'ta çok büyük bir yangın yaşadık. Şimdi bu sene de gene geçtiğimiz haftalardaki Kemer yangını dün kontrol altına alınabildi. Eğer Antalya'da hava kuruysa ve poyraz esiyorsa orman yangını riski yükseliyor. Böyle dönemlerde vatandaşlarımızın ormanda çok daha dikkatli olmaları lazım. Yani ufacık bir ihmalleri bir yangına sebep olabiliyor. Bunlara dikkat etmeleri lazım. Evet, Sayın Başkanım, yası Muharrem matem orucu. Siz
Tüm yurttaşlarımızı gittiniz, hafta içi ziyaret ettiniz, aşureler dağıttınız, ikramlarda bulundunuz. Tüm Türkiye'yi birlik ve beraberlik mesajı noktasında bu özel günleri atfen, uhrevi günleri atfen neler söylemek istersiniz? Muharrem ayının ilk 12 gününde tutulan yası Muharrem, yası matem oruçları, Hazreti Hüseyin ve Hazreti Hasan'ın Kerbela'da katledilişleri ve onların 72 arkadaşlarının ölümleri pahasına vefa duygusuyla Hazreti Hüseyin'i ve Hazreti Hasan'ı yalnız bırakmayışlarının anısına tutulan bir oruç. Bu orucu tutan tüm vatandaşlarımızın oruçlarının Allah katında kabul edilmesini diliyorum. Ve şimdi de aşure zamanı geldi. Aşure zamanında da biz de onlarla beraber o şeyi paylaşacağız. Hafta içerisinde oradaydınız. Hacı Bektaş Veli Anadolu Tabii. Kültür Vakfı Anadolu Kültür Cemevi'nde. Ortam nasıldı efendim? Vallahi vatandaşlarımız o acı içerisinde şeyi paylaşıyorlar. Ne onun adı? Üzüntüyü paylaşıyorlar. İnançlarını. Yine de gönüllerini açıyorlar. Yine de gönüllerini açıyorlar. Huzur, anlayış ve hoşgörü çok güzel bir şey. O yası matem oruçlarının oruç açmasına gittiğimde bütün insanlarda sevgi, hoşgörü gördüm. Tekrar diyorum Allah katında makbul olsun. Evet, hoşgörü derken Sayın Başkanım, Aşık Veysel yılı etkinlikleri de siz geçmişimizi unutmadan gelecek nesillere de geçmişimizin önemli değerlerini de geniş kalın çizgilerle çizerek onları burada hatırlatma noktasında çok güzel programlar yapıyorsunuz. Biraz oradan bahsedelim mi? Neler yaşandı? Şimdi tıpkı güreş gibi. Bugünkü güreş de 700 yıldır devam eden bir gelenek. İçerisinde birçok şey var. Dini unsurlar var, geleneksel unsurlar var. Bunları yaşatmak aslında geleceğe olan bağlarımızı daha sıkı tutar bizim. Kendimizi daha iyi gelecekle ilgili hazırlamamızı sağlar. Aşık Veysel gibi pek çok değer vardır bizde. Mesela Yunus Emre vardır, Bir Sultan vardır, Aşık Veysel vardır. Bunların her birinin hayatlarında, eserlerinde pek çok sır gizlidir. O sırlara vakıf olmak ve onların yeni nesiller tarafından da fark edilmesi, irdelenmesi için yaptığımız faaliyetler bilinmesi için biz her zaman geleneğine bağlı, geleceğine de umutla bakan bir nesil istiyoruz. Evet, bu doğrultuda da çalışmalarınızı ben inanın Kocaeli'de yaşıyorum ama sizin sayfanızı beğendim, sizin sayfanızda gün gün tüm hareketleri takip ediyorum. İnsani, vicdani değerleri hep önde tutan bir belediye başkanısınız. Bunlardan birini ben paylaşmak istiyorum. Can dostlarımızı her zaman yanındayız. Bir hayvan barına ve bu sıcak havalarda onların susuz kalmamaları, aç kalmamaları için çok güzel bir ekip kurdunuz. Şimdi burada insani noktada da mutlaka söyleyecekleriniz vardır efendim. Şimdi tabii şehirlerde sahipsiz sokak hayvanlarıyla insanların bir arada yaşaması henüz halledilebilmiş bir sorun değil. Dolayısıyla her geçen gün sahipsiz sokak hayvanlarının sokaklarda yaşadığı sorunları veyahut da hayvanlardan korkan insanların sahipsiz sokak hayvanlarıyla bir arada yaşamaktan kaynaklanan sorunlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Biz belediyelerde burada bir denge sağlayarak hayvanların da bu dünya üzerinde hakları olduğunu, onlara karşı vicdani sorumluluklarımız olduğunu düşünerek bunu sürekli bu çerçeveden değerlendiriyoruz. Şimdi düşündüğünüz zaman artık şehirlerde akan dereler veya arıklardan akan sular yok. Dolayısıyla hayvanların gidip de su içebilecekleri bir doğal kaynak yok. Bu noktada insanların desteğine çok büyük ihtiyaçları var. Hayvansever dostlarımız bazı noktalara, belli noktalara yem ve su koyarak bu konuda destek oluyorlar ama bu yeterli gelmiyor. Bu anlamda biz de sokak hayvanlarımızın mağdur olmaması adına kendi belediyemizin personeliyle belli noktalara mama ve su odakları yaptık. Ve o odaklar sürekli olarak mamayla ve suyla takviye ediliyor ki sokak hayvanlarımız aç ve susuz kalmasınlar. Evet değerli güreş severler. Ayrıca hafta içerisinde Sayın Başkanımız Semih Esen basın emekçilerini de ziyaret etti, bizleri de ziyaret etti dolayısıyla. Orada çok sıcak bir ortam vardı. Evet. Neler yaşandı efendim? Her zaman yanınızdayız ama sizin bizim yanımızda olmanız bizi çok mutlu ediyor. Basında sansürün kaldırılmasının 115. yıl dönümünde bir aradaydık. Güzel bir ortam tabii. Bizim haber alma hakkımızı temsil eden, bu görevi yerine getiren, hatta bazen risklerle karşı karşıya kalarak bu görevi yerine getiren siz gibi basın emekçisi dostlarımızla bir arada olmak elbette güzeldi. Fakat maalesef
basında sansürün kaldırılmasının 115. yılında istediğimiz noktada olmadığımızı görmek ve bunu hatırlamakta üzücü tarafıydı. Biz o gün sizlerle de paylaştık. Umarız haber alma özgürlüğü, haber alma hakkı her türlü baskıdan, her türlü siyasi müdahaleden uzak bir noktaya gelir. Ve bu anlamda da biz hem temsil ettiğimiz dünya görüşü hem de bireysel bakış açımız gereğince her zaman özellikle yerel gazetecilerin yanında olacağımızı dile getirdik. Güzel bir buluşmaydı. Size de teşekkür ederiz. Estağfurullah, estağfurullah. Sayın Başkanım, bir de sağlıklı bireylerin dışında otizmli bireylerin de her zaman yanında olmak farkındalığını, onların sanatsal, sportif projeler içerisinde olması için çok güzel bir çalışma sergilediniz. Hep insanlar böyle ekranda ya da vizyonda olanların yanında olmayı çok ister ama siz genelde toplumun farklı bireylerinin her daim yanında olmanın mesajını da veriyorsunuz. Bu zenginliğiniz de var. Bunu çok da irdelemek istemiyorum. Siz vicdanen bunların hep yanındasınız ama örnek olması noktasından ne mesajlar veriyorsunuz? Şöyle, otizm çok özel bir konu. Çok özel bir konu otizm. Dünyanın bir an önce dikkat kesilmesi gereken ve üzerinde ciddi çalışmalar yapması gereken bir konu. Bundan 20-30 sene önce her 2000 doğumdan bir çocuk otizmliyken şimdi her 50 doğumdan bir çocuk otizmli oldu. Çok kısa zaman içerisinde bu istatistik değer insanlık aleyhine arttı. Bu şu demek, eğer belli bir oranda daha artarsa sizin çocuğunuz değilse bile torununuz otizmli olabilir. Bunda hazırlıksız yakalanmamak adına mı bu bütün dünyanın problemi. Bireysel bir önlem yoktur bu konuda. Yani bireysel belki bilinçle hani bunun sebebini bir kere tespit etmesi lazım bilim dünyasının. Çünkü 30 sene önce 2000 doğumdan birisi otizmliyken bugün 50 doğumdan birisi otizmli hale geldiyse bunda mutlaka bir çevre faktör vardır. Bunların tespit edilmesi lazım ama beslenme ama başka bir şey neyse. Biz bu anlamda tabii bir ilçe belediyesi olarak bu sorunu çözemeyiz. Ama böyle bir sorunun olduğunu ve hiç olmazsa tıpkı deniz kenarındaki deniz yıldızını tek tek denize atan adam gibi kaç kişiye yardımcı olabilirsek o kadar kârdır düşüncesiyle böyle çalışmamız var. Akdamlar Köyü'nde bir otizm merkezi var. Oranın yıllardır tüm ihtiyaçlarını biz karşılıyoruz. Ve şimdi aynısının benzerinin bir tane daha inşası bitmek üzere yapıyoruz ve hiç olmazsa birkaç kişi bile olsa, 10 kişi, 20 kişi bile olsa onlara hizmet etmek istiyoruz ama dünyanın bu konuya eğilmesi lazım. Yani otizm çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Bu çok ciddi bir risk. Hazırlıklı olmamız gerekiyor. Hazırlıklı olması lazım. Bunun sebeplerinin tıp dünyası tarafından araştırılıp ortaya koyulması, eğer önleyici bir takım şeyler varsa bunların halka anlatılması, bu konuda bilinç oluşturulması lazım. Bizim attığımız adım budur. Biz Konyaaltı bölgesindeki otizmli bireylerin tüm sorunu çözdük demiyorum ama çözmek isteğindeyiz ve kaç kişiye yardımcı olursak o kadar mutlu hissediyoruz kendimizi ve otizm diye bir sıkıntı var, sorun var. Buna dikkat çekmek istiyoruz. Çok önemli mesajlardı değerli belediye başkanım Sayın Semih Esen. Bu arada sahayı izliyoruz. Evet. Orhan'la Hüseyin sanırım final özelinde puanlamaya mı geçtiler? Hayır, şu anda final anonsu yapılacak. Evet, o büyük orta ve başaltı güreşleri var. Sayın Başkanım şu anda da Cazgır final özelinde salavatlama yapıyor. Aynen. Şu anda final başlıyor. Başlayacak, evet. Biz dilerseniz kapanış yapmadan sizle bir salavatlamayı beraber dinleyelim. Daha sonra birkaç sorumla veda edeceğiz Sayın Başkanım. Tabii ki. Yenen birinci olacak, yeniden de ikinci. Bakalım tarih kuşu hangi Türkiye ili ağamızın başına koyacak? Ne olursa olsun bu güreşten sonra yine Atasporumuz güreş kazanacak. Bu anlamda her iki köylü ağamız şöyle coşkuyla öpüşüyor. Başarılar diliyoruz. Çok güzel bir final olacak. Ben heyecanla bekliyorum. Dev derbi buraya nasip oldu. Bu yıl ilk kez finalde karşılaşıyorlar. Bizim için de anlatılması, ekranları başında güreş severlerin de herhalde izlemekten büyük keyif alacağı dev bir mücadele olacak. Bir öngörünüz var mı Sayın Başkanım? Vallahi ikisi de bizim çocuğumuz. Ben %50'li %50'deyim. En son onların finalini ben burada 2017 yılında anlatmıştım. İnanılmaz bir güreşti. Sanırım yarı finaldeydi. Evet, yarı finalde kapışmışlardı. İkisi de çok iyi durumdalar şu anda. Evet. İkisi hak ediyor. İkisi de bizim çocuğumuz. Şans mı diyelim artık?
Hani şöyle bir tabir var, kader gayrete aşıktır. Kim daha sabırla, kim daha çok gayret ederse, kim daha çok arzulayıp isterse biraz da birincilik ötesinde bir karşılaşma Sayın Başkanım. Çünkü ezeli bir rekabet var. Yani kendi aralarında kimin galip gelmiş olması alacakları altın kemer ya da ödülden çok çok daha kıymetli. Bilmiyorum tam tarif edebildim mi, tanımlayabildim mi? Böyle bir durum söz konusu. 10 yıldır inanılmaz bir rekabet içerisindeler Ali Gürbüz ve Orhan Okulu. Orhan Hüseyin Gümüşalan'ı yenip geldi. Yarı finalde evet Ali Gürbüz'de Enes Doğan'ı yenip geldi. O Enes Doğan'da çeyrek finalde Furkan Durmuş Altın'ı sizin pehlivanınız. Konyaaltı Belediyesi'nin pehlivanıydı. Evet. Bu sene baş pehlivan oldu. Antalya Döşemealtı Belediye Başkanımız Mimar Sayın Turgay Genç adına görüşüyor. Yine bu numarada Karabulut Emlak Yenice İnşaatların sahibi genç iş adamı Sayın Kenan Karabulut adına görüşüyor. 2015, 2012, 2019, 2021 yılları tarihte kırar baş pehlivanı. Antalya'mıza 1988 yılında ilk altın kemeri getiren merhum baş pehlivan Recep Gürbüz'ün mahdumu Ali Gürbüz. Antalya Korkut'unu kırmadı. Bu arada Elmalı güreşlerinin altın kemerli güreş ağası Sayın Muammer Akan sizlere çok çok selamları var. Bizden de çok selam ama. Kendisi yani biraz mahrem mesaj olacak ama ilkeli ve namuslu siyasetçilerin başında geliyor demiş sizin için. Sağ olsun. Hakikaten bu cümleyi de Muammer Ak'tan telaffuz etmesi çok çok önemli. Sizi herkes çok seviyor Sayın Sağ Başkanım. olsunlar. İnsanların iyi bakışı. Bizzat güreş severlerden almış olduğum bu arada başaltı finali de evet, Davut Cansel. Heyecanlanıyor. Evet, Turhan Güzel mücadelesi. Tertip Komite Başkanımız aynı zamanda Konyaaltı'mızın belirlenmesi yeni mimarı Konyaaltı Belediye Başkanım Sayın Semih Esen başta olmak üzere bu güreşe emek harcayan Türk kurmaylarına, Türk paydaşlarına kocaman bir alkış istiyoruz. Gerçekten güzel bir güreş oldu bugün. Çok güzel güreşler oldu. Şimdi ben bu güreşlerin üzerine çıkacak kanaatindeyim. Aynen öyle. Açık söyleyeyim. Sanki... Yani inşallah yani gölgede kalacak diğer güreşler ama bu güreş bambaşka bir yere doğru evrilecek Sayın Başkanım. Puanlamaya kalmaz bu güreş. Bence puanlamaya kalır. Kalır Ben mı? tam tersini düşünüyorum. Puanlamaya kalabilir. Çünkü birbirini tanıyan iki baş pehlivan çok ekstrem risk alırlarsa tabii ki puanlama öncesi sonuç çıkabilir. Ama eğer ikisi de önce müdafayı düşünürlerse puanlamaya doğru evrilebilir. İlk 15 dakika belirleyici olacak büyük olasılıkla. Az önce Orhan'ın sol omzunda bir sakatlık yaşamıştı. İnşallah düzelmiştir. Şu an ağrısı geçmiştir. Zaten omuzundan ciddi bir sakatlığı vardı. Ameliyat olmuştu. Konyaaltı geliyor hatta. Haklısın. Bu hafta içinden geldi. Konyaaltı'na yaptığı hizmetler senin eserin. Konyaaltı'nda Tabii ki o sakatlığı nüksederse Evet, az önce Hüseyin'le güreşirken çünkü önümüzdeki hafta CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nin 5. etabı Bursa'da olacak. Oraya da sakatlanmadan sağlıklı bir şekilde çünkü puan Elmalı da yaklaştı. Elmalı'da önümüzdeki ayın 2. haftasında. İllallah Muhammedur Resulullah baş pehlivanlarımıza final müsabakasına hep beraber alkışlar alıyorum maşallah. Hadi bakalım, iyi seyirler. Evet değerli güreş severler, Allah Allah nidalarıyla bugün son kez baş pehlivanlar salavatlandı. Antalya Konyaaltı Festikan Yaylası Er Meydanı'nda final özelinde canlı yayın konuğumuz Antalya Konyaaltı Belediye Başkanımız Sayın Avukat Semih Esen. Son olarak Sayın Başkanım, bu güzel atmosferin oluşmasında çok önemli pay sahipleri var. Dilerseniz onlar adına neler söylemek istersiniz? Kolay değil, aylarca. 7 yıldır ağalık yapan Mustafa Koç kardeşime çok teşekkür ediyorum. Veda etti. Evet, son derece güzel bir şekilde 7 yıldır bu görevi devam ettiriyordu. Şimdi yeni güreş ağamız olan
Şevket Korkut'ta daha çok üzerinde duruyorlar ama Şimdi size böyle bir talep gelirse... lig işi tam anlayamadık açıkçası. Ya da biz mi tam anlatamadık? Bilmiyorum Bizde de yani olabilir belki de açıkçası güreş severler de çok şey yapamadı. Çok hani lafı dolandırmadan söyleyeyim. 700 yıl devam eden geleneklerde ani alınan kararlarla değişiklik yapılmasını ben açıkçası biraz ihtiyatla karşıladım. Ama etap alındı bu kararlar. Evet. Bilmiyorum daha henüz o lige başvurumuz olacak mı, dahil olacak mıyız? Yani tam manasıyla siz daha bir evin böyle kolonlarının sağlam atılmadığını daha sonra bir gözlemleyerek... Aslında güvenimiz tam, federasyonumuza güvenimiz tam. Ondan sonra şeyimiz yok, herhangi bir endişemiz yok şeyle ilgili. Son derecede güveniyoruz. Onunla ilgili bir sıkıntımız yok ama biz şimdilik böyle devam edelim dedik. Seneye ne olur bilemiyoruz. Belki biz de dahil oluruz. Severler çünkü çok yoğun mesaj atıyor. Katılmamızı mı istiyorlar? Evet, katılma noktasında buranın fazlasıyla hak ettiğini. Çünkü biz geçen hafta Ordu Aybası'daydık. 1500 rakımlı bir yerde. Yani Festikan güreşinin daha marka değerinin bunun altına düşmesini, üstüne çıkması noktasında bir talepleri var güreş severin. Biz de bunu söylemek durumundayız. Biz bütün bunları dinlemek için aslında biraz ekledik. Vatandaş ne derse o olur. Yani bu konuda kurmayların zaten çok deneyimli. Şevket Korkut en başta. Şevket'in de çok emeği var sağ olsun. Vatandaş ne diyor, toplum ne diyor, taban ne diyor ona bir bakarız. Önümüzdeki sene için ona göre kararımızı veririz. İnşallah. Peki İnşallah. Çok teşekkür ederim efendim. Ben de teşekkür ediyorum. Protokolde konuklarınız var. Sizi aynen oraya doğru geçeyim. Biraz. Evet. Şimdi selamlama bitiyor. Biraz sonra da başlayacak final. Tekrar sevgiler, saygılar. Çok sağ olun. Kürsüde inşallah görüşürüz. İnşallah. Bakalım altın kemeri boynuna kim takacak? Hakikaten bir öngörünüzü söylemediniz ama. Hakikaten kazansın. Ben de ortadayım. İkisi de bizim evladımız. İkisi de çok önemli bir değer. Harika. İyi güreşen kazansın. Hak eden kazansın evet. Çok teşekkür ederim. Değerli güreş severler. Canlı yayın konuğumuz Antalya Konyaaltı Belediye Başkanımız Sayın Avukat Semih Esendi. Gönülden teşekkür ediyoruz kendisine ve protokoldeki yerine uğradık. Çok özel ve önemli açıklamalarda bulundu. Çok sağ olsun. İnşallah önümüzdeki yıl güreş severlerin beklentileri doğrultusunda CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nin belki bir etabını yaylaların yaylası muhteşem bir atmosfere sahip olan Festikan Yaylası'nda neden olmasın? Tabii ki arzumuz, bizim de arzumuz bu doğrultuda. Ben bu organizasyonun ilk yapıldığı yıl burada güreşmiştim baş altında. Benim için de ayrı bir öneme sahip ama güreş severlerin oldukça büyük ilgi gösterdiği organizasyonun başında geliyor. Festikan Yaylası Yağlı Pehlivan güreşleri artık huzur peşrevenin sonuna doğru geliyor. Ali Gürbüz ve Orhan Okulu Dev Derbi'yi izleyeceksiniz. Ben anlatacağım, Mustafa Bayram'da yorumlayacak değerli güreş severler. Bakın bu fotoğraf var ya, anlatamam, çok büyük haz veriyor. Küçük kardeşlerim, bakın işte gençlere örnek oluyorlar. Onların hayallerini süslüyorlar, ilham kaynağı oluyorlar. Bizim gerçek kahramanlarımız, baş pehlivanlarımız. Küçük orta spor pehlivanlarımızın Amerika'da takip üzere 16'da faaliyet gösteren Karabulut İnşaatlar Yönetim Kurulu Başkanı Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kulüp Başkanı Sayın Ramazan Karagümrük'ü pehlivanlarımızın kategorilerini takip etmek üzere her meydana dağılımda hazırdır. Kocaeli Kartepe'den eski baş pehlivanlardan Mustafa Başdemir bizleri izliyormuş. Ve de Kartepe Kamyoncular Kooperatif Başkanı Serkan Ersin başkanım bizleri izliyormuş. Buradan kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden değerli Ömer, değerli dostum, iyi yayınlar diliyor. Oğlum Orhan Okulu diyerek tezahürat yapıyor evde demiş. Değerli
Değerli dostum, bakalım kazanan kim olacak? Hak eden kazanacak hiç kuşkusuz. Bundan eminiz. Ömer Erdinç. Değerli dostum, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde önümüzdeki hafta yapılacak olan Softoğlu Mehmet Yağlı Pehlivan güreşlerinde tüm lojistik planlamalarını yapan gizli kahramanlardan biri. Tabii Nurullah Yıldız ve Ahmet Bayhan, değerli büyüklerimiz. Türk güreşine, CV Enerji yağlı güreş ligine yakışır bir organizasyon olma noktasında büyük önem gösteriyor ve çaba sarf ediyorlar. Evet, ekranınızda Andabaş altı finali, ekranın solunda dev derbi. Hadi bakalım değerli güreş severler. Bu arada finalde Karadenizli yok ama Karadenizler Derneği Başkanı Ali Zekşi finalde güreşen 4 pehlimana da başarı dileklerinde bulunuyor. Ömer Yıldırım, Ömer Oğuzhan finalde güreşen yiğitlerimize Allah derman versin diyor. Ali Gürbüz'ün teyzesinin oğlu Ömer Cemaloğlu iyi yayınlar diliyor pehlivanlarımıza. Başarılı dileklerinde bulunuyor. Muammer Akağ'la birlikte izliyormuş. Altın kemerli güreş ağamız Muammer Ak. Kucak dolusu sevgiler değerli ama. Yine bu numarada Kırkıyık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aksu Yavru Pehlivan Güreşleri altın kemerli güreş ağamız Sayın Şahin Kırkıyık Pehlivanı Burak Selvi Antalya Aksu ikinci. Birincinin 1 Ekim tarihlerinde tüm güreş sever halkımızı Serik Ermeydan'a davet eden Serik Belediye Başkanımız Sayın Enver Abdülkan Pehlivanı. Yine bu numarada belediyenin otomatiklerinin sahibi Serik Yağlı Pehlivan Güreşleri güreş ağımız Sayın Belediyenin Pehlivanı Celal Bayar Çimenler Antalya Serik birinci. Küçük orta Kökoy Pehlivanlarımızın evet değerli güreş severler. Finaller ekranlardayken şu anda Türkiye Halı Güreşi'nin parlayan yıldızı, geleceğin umudu Enes Doğan. Hoş geldin Enes. Hoş bulduk abi. Geçmiş olsun. Sağ olasın abi. Zorlu bir mücadeleler sonrası gün başladı. Gün sonunda da Megastar'la bir yarı final yaptın. Evet. Tecrübeli bir güreş oluyor ama zorlu oluyor değil mi? Evet ya. İlk defa yani ustalarımla, idollerimle burada güreş yaptım. Biraz heyecanlıydım. Bu heyecanın zamanla artacak mısın? Nereye doğru evrilecek Enes senin özelinde? Çünkü herkes Enes diye yazıyor. Evet. Güreş sever inanılmaz bir kitle var arkanda. Allah razı olsun o herkese. Ali Gürbüz'ün elini öpme hamlesi bile inanılmaz güreş severleri mutlu ediyor. Onlar özelinde neler söyleyeceksin? İleride nasıl bir Enes Doğan izleyeceğiz? Recep abi yavaş yavaş heyecan atmaya başladım. Hatta ilk güreşimde heyecanı bayağı attım. Yavaş yavaş alışmaya başladım. Allah nasip ederse artık ustalarıma daha güzel maçlar yapacağım. Galip gelmeye çalışacağım. Güreşlerde birinci olmaya, altın kemer almaya çalışacağım. Bu Festikan'da en küçük boyda hangi boyda güreştin ilk olarak? En küçük boy minik 2'ydi galiba. Minik 2'de güreştin yani ama gün geldi burada baş pehlivan'da podyuma çıktın. Aradan ben minik 2'de güreşirken Ali abigil başta final yapıyorlardı. Ustaları izliyorduk hep. Hatta güreşirken kendimize ben Ali Gürbüz diyordum. Arkadaşım Orhan Okuluyum ben diyordu. Öyle güreşiyorduk. Güreş sefer soruyor. Bir sakatlığın var mı? Vallahi bir sakatlığım abi bizde sakatlık eksik olmuyor. Şimdi yeni de çıktık. Yani tam anlamında sağlıklı bir müsabakaya çıktığını söylenemez. Onu mu demek diyelim? Evet ya bacağımda hafif bir yırtık vardı ama sağ olsun Akdeniz Şifa'da Fatih hocamız var. Fatih Yıldız. Onun sayesinde erkenden sahalara dönüyoruz. Onun tedavileriyle erkenden sahaya dönüyoruz. Peki
ekranları başındaki seni seven çok değerli güreş severlere ne mesaj vermek istersin? Öncelikle aileme, arkadaşlarıma, beni destekleyen köyüme, Elmalı'ma, Yuva köyüme, diğer şehirlerden olsun, Edirne'den olsun. Türkiye'nin dört bir yanında sana mesajlar geliyor Enes'ten. Sağ olsun herkes. Tokat'tan, Yozgat'tan, Çorum'dan. Allah razı olsun, herkes dualarını eksik etmiyor bana. Hepsi de sosyal medyadan bana yazıyor. Herkesten Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Beni izlesinler, Allah'ın izniyle ben daha iyi yerlere geleceğime inanıyorum. Son olarak güreş severlerimiz mesaj atıyor. Çok efendi, çok terbiyeli ama büyük bir star olacak, güç zehirlenmesi yaşar mı diyorlar. Bizim en çok korktuğumuz bu. Ben umut ediyorum o eşikleri atlayacaksın sen. O güç zehirlenmesi sarmalından kurtulacaksın. Ya çünkü bu çok tehlikeli bir durum söz konusu. Onların yüreklerine su serpme noktasında neler söylersin? Allah'ın izniyle bizde öyle şeyler olmaz abi. Biz büyüğümüzün elinden, küçüğümüzün gözlerinden öperiz. Büyüğümüzü, küçüğümüzü biliriz. Allah'ın izniyle böyle şeyler olmaz abi bizde. İnşallah. Ben seni yetiştiren annene babana büyük saygı duyuyorum. Bu er meydanlarında senin gibi bir yiğit yetiştirdiler. Allah derman versin diyorum. Önün yolun uzun olsun, sağlıklı olsun. Allah razı olsun Recep abi. Ben de size çok teşekkür ederim. Sabahtan akşama kadar bizleri çekiyorsunuz. Bizim hakkımızda bahsediyorsunuz. Sizlerden Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sana sanırım podyuma çıkmak için birazdan finalin sonucunu bekleyeceğiz. Bir öngörün var mı? Orhan Okulu ustam var, Ali Gürbüz ustam var. Zor soru değil mi? Ekibimizden aynen Orhan abimiz ama ustalarımın ikisine de başarılar diliyorum. Hak eden kazanacak. Bunu en iyi çünkü ikisi de idollerimiz. Evet, evet. Hak eden kazanır. Teşekkür ederim Enes Doğan. Asmaladık. Güle güle kardeşim. Evet değerli güreş severler. Türkiye adı güreşinin parlayan yıldızı Enes Doğan çok samimi ve içten açıklamalarda bulundu. Ustalarımız her zaman ustalarımızdır. Ellerinden öperiz. Çıraklarımızda büyük saygı duyarız. Biz böyle yetiştik. Miniklerde mi güreştiğini söyledi Ali Gürbüz burada baş pehlivan olduğunda? Evet, herkese nasip olmaz. Minik boyundan baş pehlivanlığa uzanan bir hikaye var burada. Gerçekten, hem de ne hikaye? Enes Doğan gerçekten çok temiz yüzlü, yani mütevazi, çok efendi bir baş pehlivan. İnşallah senin dediğin gibi de hep böyle olur. Allah yolunu ve bahtını açık etsin. Evet, Osman Aynur geldi. Benim hayatımda en önemli dönüm noktalarından birine pay sahibi, değerli dostum, kardeşim. Bu er meydanlarının köklü, yürekli, cesur başpehlivanı. Geçmiş olsun Osman Aynur. Sağ ol abilerim, Recep abicim. Yine her şeyini ortaya koydun. Gençlere öyle bir örnek oluyorsun ki mücadeleyi bırakmama, sahada kalma noktasında bir idolsün, ilham kaynağısın gençlere. Allah razı olsun. Neler abi söyleyeceksin? Şimdi öncelikle hem Mustafa hem de Recep abi sana, yani güreşlerimizi her zaman yanında oluyorsun. Hem güreşçinin yanında oluyorsun hem de güreş severlere böyle sıkı mücadele, rekabetli güreşleri hem yorumlayarak hem de birebir gelerek anlatıyorsunuz. Abi şunu demeye çalışayım ben. Yıllarca güreş yaptık biliyorsunuz. Senle de güreştik. Sen bizim büyüğümüzdün. Biz alttan işte miniklerden, küçüklerden paça boyları, kısmet giyerek mücadele ede başa çıktık. Yani bu baş pehlivan olmak gerçekten zor bir meslek. Orada kalmak bambaşka Hani bir zor. orada tutunabilmek ayrı bir meslek. Bu işi keyif ve zevkle isteyerek, peygamber sporunu olduğunu bilerek yapmadığınız sürece muvaffak olamıyorsun, yani başarılı olamıyorsun. Bir daha tekrarlar mısın? Bir kere burası çok önemli. Gençlerimiz seni büyük heyecanla dinliyorlar. Abi sevgi, istek. Şimdi önce yaşımdan başlayayım ben. 43 yaşındasın. Ha 43 yaşındayız biliyorsunuz abi. Şimdi 43 yaşında görüyorsunuz yani Hüseyin de ya 30 yaşlarında falan. Türkiye aldı Gürcü Koca Yusuf. Hani 15 yaş var aramızda. 15 dediler yaş ki var. 5 dakikada şimdi Osman Aynur'u yener dediler ama öyle mi? 1 saati aşkın güreş yaptın kıran kırana. Burada pehlivanlık karakterini ortaya koydun. Kalibreni. Abi şöyle, yani Hüseyin de genç yeteneklerden bu sene çeyrek final yaptı. Evet. Yarı final yaptı. Yarı final yaptı. Yani mücadele ediyor. Yani biz örnek olmalıyız abi. Yani yaş olarak bunların hem büyüğüz, ustasıyız. Tecrübelerimizi çocuklara aktarmalıyız ki yani bu tecrübeleri nasıl aktarabiliriz? Sıkı maç yaparak, rekabetli güreş yaparak.
Çünkü bunlar da bunları yaparak bu noktaya geldi. tabii çünkü şimdi biz yıllarca da Ahmet Taşça ustamızla, Cino Mehmet ustamızla, Vedat Erginlerle, yani rahmetli Cengiz Elbiya ustalarımızla, Kenan abilerimizle sıkı ve mücadeleli savaş yaparak onlardan öğrendiklerimizi artık yeni nesildeki çocuklara göstereceğiz. Hani bu da yani 5 dakika sahada durarak olmaz, sıkı maç yaparak, mücadele ederek. Anladın mı? Ha bir de bu işte sevgi, şefkat, işte yani mutluluk ve en önemlisi istek de oluyor abi. Yani istek. Yani bu sahaya çıkınca zorla kısmet gelmeyeceksin. Severek yapacaksın. Peki. Yani ben bu sahada ilk turda yani çıksam, mücadele etmesen çıksam ne benim yolluluğum azalır, artar ya ne de başka bir şey olur. Peki. Ama ben çocuklar örnek olmak için yani görsünler. Şu anki mentaliteni 20'li yaşlarda yakalamış olsaydın o başa çıktığın ilk yıllarda olduğu Abi işte gibi, şu anda hani diyorlar ya evet. en yaşlı başarılı pehlivan değil de en tecrübeli baş pehlivan. Yani tecrübe. Tecrübe yıllarca bu sahada kısmet giyip mücadele ettiğiniz zaman eksiğimizi artığımızı görüyoruz. Hani psikolojik mentalimizi görüyoruz. Yani bu sene bunun en belirtili özeti Mustafa Taş. Yani halkın hani onu istememesinden dolayı Kırkpınar'da hani o seslerden dolayı çocuk mentalitesini kaybetti. Hala toparlayamadı. Evet. Yani bu mentalite çok önemli. Evet. Mentalite çok önemli. Yani buradan bizi izleyen hem seyircilerimize hem de güreş yapan güreşçi kardeşlerimize diyoruz ki yani bu işi yaparken öncelikle para kazanmak için değil. Anladın mı? Bu işi yapmaya layık olması gerekiyor değil mi? Baş pehlivanlar. Aynen öyle. Kısmeti giydiğinde. Kısmeti giydiği zaman ben bugün bu sahadan çıkmayacağım. Birinci olmak istiyorum demesi lazım. Ben bugün bu sahaya geldim. Birinci olmak istiyorum dedim. İşte nasip olmadı. Yani yaptık. 1,5-2 saat güreş yaptık. Olmadı. Kuleye bir serzenişim vardı. Güreş severler çok merak Şimdi, etti. evet. Orada Osman Aynur ne dedi? Onu duymadım. Evet. Şimdi Hüseyin'le güreşimizin sonuna doğru yaklaştık artık. Yani bir kırılma noktalarına geliyoruz. Yani ben daha aktif görünen bir insanım. Orada yani ben kendimi öyle görüyorum. Niye? Rakibim hani Hüseyin'le elimi öptü, helalleştik, hiç sıkıntı yok. Eren Seler'le sertti biliyorsun. Evet. Ondan sonra kucaklaştık. Hüseyin bu saatten sonra kardeşim. Sahanın içinde rakibiz. Tamam, evet. O dışarı doğru çıkıyor. Şimdi dışarı doğru çıktı, ortaya aldılar. Bu tarafa geldi, ortaya aldılar. Eren Seler mücadele ediyoruz. Sonra kule hakemleri dedi ki Osman Aynur ve Hüseyin Gümüşören'e ikinci ihtar. Hani zaten aktifiz yani, anladınız mı? Yani ben aktif olarak kendimi görüyorum. Yani ben üstüne gidiyorum. Şimdi üstüne giden adamı ödüllendirirsin. Karşı tarafa dersin ki sen pasifsin kardeşim. Senin de güreşe girmen lazım değil ki, demelisin ki güreş kırılması lazım. Orada eğer kırılması lazım. Ben onu diyorum. Sen yükselişe mi geçerdin mental olarak biraz? Hayır öyle değil. Bak şimdi şöyle. Şimdi Hüseyin orada ikinci ihtar alsaydı ben daha çok üstüne gideceğim. Bunu kastediyorum, evet. Şimdi Hüseyin'le bana ihtar verince diyorum ki ben de pasifim. Ben de diyorum ki hani şimdiye kadar idare ediyorum zaten. Yani kontrollü bir şekilde kontrolümü kaybettim ben. Ben ikinci ihtar verince dedim ki herhalde ben üçüncü ihtarı atacaklar. Ben de açık vermeye başladım. Açık verince yıkılınca dedim ki sizin dedim yani kule hakemler böyle mi yönetilir? Şimdi ben adama yürüyorken üstüne o adama ikinci ihtarı vereceksin ki adam artık açık vermeye başlayacak. O risk alması. Hani o risk alacak. Şimdi sen benim üstüne giderken sen bana ikinci ihtarı verirsen ben de açık vererek adamın üstüne gideyim ben üçüncü ihtarı beni atmasınlar diye. Evet. Ben ondan dolayı ona kızdım. Evet. Ben o pozisyona girmezdim. Baktım ben herhalde üçüncü ihtarı atacaklar. Ben o pozisyona girdim. Onunla da çocuk düşürdü bizi yani. İşte o mücadelenin hikayesini anlattı değerli güreşseverler. Hani orada biz yaklaşık bir saattir kafamız orada yoruyorduk yani. Evet. Orada gelip gidiyor yani kafamız. Fiziksel mücadele dışında mental mücadele de var. Mental mücadelemiz buydu. Evet. Ben ondan dolayı işte hakeme dedim yani sen bana ikinci ihtarı verdin dolayı ben sizin yüzünüzde yıkıldım dedim. Şimdi bu organizasyon özelinde neler söylemek istersin? Burada çok güzel bir çalışma. Abi biliyorsunuz yıllardır yapılan bir güreşimiz. Burada ben Ali Gürbüz'e de final yaptım. Burada şampiyon oldum. Yaklaşık 2-3 defa şampiyonluğum var. Evet. Birkaç defa da Şaban'la yıllarca güreş yaptım, yenildim. Abi Antalya'nın yayla güreşlerinin gözbebeği burasıdır. Yayla güreşlerinin gözbebeği. Hani rakımları yüksek, halkın gelişi, görüyorsunuz yani halkın istekleri, sevgisi, her şey ortada yani. Seni de bu
güreş sever halk da ayrıca motive ediyor. Öyle değil mi? Tabii canım, şimdi Osman diyorlar, eşimiz dostumuz gelmişler, şey diyorlar, yürü Osman'ım, koca Osman falan diyorlar. Hani bu yaş olduğu için halk artık hep zayıftan yanadır. Halk sever yani. Güçlü adamı değil de hani biraz daha performans olarak düşmüş adamlar hep halk destekler, sağ olsunlar. Hep öyledir. Ondan dolayı biz devam ettik işte. Şimdi başaltından son sorum. Başaltından başa çıkan 4 isim var. Evet. Enes Doğan olsun, Osman Kan olsun. Kardeşlerimi senin birebir gözünü tebrik dolduran ediyorum. hangisi? Onlar Abi, için önemli. hepsi de görüyorum ben, maç yaparak geliyorlar. Şimdi Ali ile güreşmek kolay değil. Orhan'la güreşmek kolay değil. Benle güreşmek kolay değil. İsmail'le. Yani bunlar tecrübe çekecekler. Yenilecekler, yenile. Onun geldiği yeri kapatacaklar derken maçı puanlamadan sonra şey yapacaklar. Kendi lehlerine Tabii kendine doğru döndürecekler. Yani bunlar zaman gerektiriyor. Çünkü aşağı boydaki, yukarıdaki hem şey var, güç. Şimdi bakarsanız onlar daha zayıf yani. Onlar 95, 98'de Ali, şimdi atıyorum Ali şu anda 120 kilo falandır. Şimdi oranı kısa ve şey görüyorsunuz ama oranın 110'dan aşağı değildir. Yani siklet farkı gibi. Mesela bu adamlar 90'dan 120'ye çıkmış gibi düşün. Peki onların pişmeleri ne kadar süre alacak? 1 Abi, yıl, 3 yıl. bir yıl, Mesela yani Ali bu İhsan sene- Barınmaz, bu- Mustafa Bayram çok methediyor. Önümüzdeki yıllarda Yok çok şimdi iyi olacak diyor. Ali İhsan'ın pehlivanlığı atıyorum Fiziksel şu anda yapısı- baş yapmaya müsaitti. Ali İhsan sakatlıktan geldiği için. Şimdi bir sakatlıktan Oradan geçirdik. zorlanıyor değil mi? Tabii şimdi ondan ayağı acıyordur onun, şeydir yani, biraz koruluyordur, korkuyordur. Ha, futbolda da vardır bu. Bir sene ayağı sakatlansın, bir sene geçmesi lazım. Yani bu sene değil de gelecek sene daha rahat, daha şey yapar yani, ayaklarını kollamayarak. Evet, Şimdi Osman ondan Aynur, dolayı. değerli güreş severler. Herkese buradan çok selam söylüyorum güreş izleyenlere. Öncelikle Recep Tosun abi, Mustafa abim. Güreşe renk katıyorsunuz. Her güreşte renk katıyorsunuz abi. Allah razı olsun sizden. Ben senden de Allah razı olsun. Ben bunu gönülden söylüyorum çünkü... Ha, ben de katmaya çalışıyorum. Ben size örnek alıyorum abi. Değerli güreş Siz severler. anlatımınızla, Bizim hani enerjinizle renk katıyorsunuz. Ben de bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Finalleri anlatacağız Mustafa Bayram'la ama ben Osman Aynur'a gönülden Allah razı olsun diyorum. Çünkü onunla çok özel bir hikayem var. 2002 yılında Tarihedine Kırkpınar'da Büyük Oda'da yarı finalde kapışmıştık. Yarı finalde eşleşmiştik. O zaman bir üçüncü vardı ve ben üçüncü olduğum takdirde belediyeye girecektim. Yani bir iş imkanı doğacaktı. Estağfurullah. Orada Osman Aynur beni yarı finalde yendi. Finalde de Bayram Doğan'ı yendi ve ben birinci, üçüncü olarak kürsüye çıktım. O zaman bir üçüncü vardı. Kemal Yılmaz dördüncü oldu. Podyuma çıkamamıştı. Ve ben o üçüncülükle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne girdim ve o gün bugündür, bugün emekliliğim geldi. ve benim hayat akışımda çok özel bir rolüm var, yerim var. Allah senden razı olsun. Abi Allah senden de razı olsun. Birbirimize vesile oluyoruz. Yani o zaman biz vesile olduk. Şimdi sen vesile oldun. Şu anda konuşuyoruz yani. Sevenlerle. Allah razı olsun. Hakkını helal et Osman. Allah razı olsun abi. Sen de hakkını helal et. Buradan bütün güreşçilerine çok selamlar. Eşine ve çocuğuna bir selam yollamayacak Abi mısın? getirdik buraya ilk defa çocuğumuz güreşimiz izledi. Yani bir şeyler yapmaya çalıştık ama olmadı. Nasip kısmet. Peki. Göstermek isterdi. Allah önce sağlık sıhhat versin Osman. Allah'a emanet olun Güzel abi, kardeşim. kolay gelsin. Evet değerli güreş severler. Osman Aynur gördüğünüz çok samimi ve içten açıklamalarda bulundu. Birçok şeyi bir arada konuşmaya çalıştık. Affınızı sığınıyoruz. Final özelindeyiz ama Osman Aynur'un bendeki yeri çok farklı. Eminim siz çok değerli güreş severlerimizin de gönlünde yeri apayrı. Onun mücadeleci karakterini hepiniz takdir ediyorsunuzdur hiç kuşkusuz. Ve artık biz de başaltı finali puanlama ve ekranın sonunda da baş pehlivanlık final müsabakasıyla devam edeceğiz. Değerli güreş severler. Yorumlarınıza ara yer vereceğiz Mustafa Bayram ile birlikte. Ali Kup'tan Kaş'tan iyi yayınlar demiş Çavdır'dan. Kaş Çavdır'dan. Yasin Özcan, Osman Aynur adam gibi adam ve pehlivan demiş. Mesajlarınızı yolladınız. Onlara yer vereceğim değerli güreş severler. Mustafa Bayram, evet. Evet değerli güreş severler, Mustafa Bayram finaller özelinde hem başaltı hem baş final özelinde tespitleri nelerdir? 20 dakikanın içerisine girdik baş pehlivanlık özelinde. Baş pehlivanlık hemen hemen 20. dakikasındayız. Ali Gürbüz ve Orhan Okulu. İkisi de zaten bu sahaların
gerçekten mega starı. Ali Gürbüz'ü biraz daha istekli gördüğümü söylesem katılır mısın? Ya da Orhan Okulu taktik gereği belki biraz müdafayı düşünüyor mu sence? Ali Gürbüz gerçekten bugün istekli olmasının sebeplerinden birini ben şöyle görüyorum. Muhakkak burada baş pehlivanlık istiyordur ama gerçekten çok seyirci kitlesine sahip bugün burada. Çok güzel tezahüratlar yapılıyor Ali için. Bunun da etkisi, ekstra bir etkisi var yani. Oranda demin Hüseyin Gümüşoğlan'la yapmış olduğu müsabakada sol omuzunda biraz sıkıntı yaşadı ama demek ki sıkıntı o anlık bir sıkıntıymış ki Hüseyin'i geçti ve de şimdi Ali Gürbüz'den normal bir seyirde bir güreş izliyoruz. Yani hareketli bir güreş yok. Ama tabii ilerleyen dakikalarda nasıl bir sonuç çıkar veya puanlamaya mı gider bu güreş? Hep beraber izleyeceğiz ve göreceğiz. Ben ilk 10 dakikayı çok önemli buluyordum. Ama yani 20. dakikayı yarısını bitirdik. Yani ben güreşin yavaş yavaş puanlamaya doğru evrilebilir. Bu arada baş altında Tufan güzel, çok güzel bir koltuk altı geçti. Davut Cansevi'yi bastırdı ve baş altında birinci olduğu gün itibariyle çok güzel bir koltuk altı yaptı. Çok da hızlı bir koltuk altı geçti. Çok da hızlı yani. Çok da fizikli bir çocuk. Evet. Buna rağmen bu kadar hızlı. Yani karşısındaki rakip de Davut Cansev baş altını en az bir 15 yıllık baş altıcı. Bir tek daldı. Sonra boşlamadı. Bir anda koltuk altı. Vay, çok hakikaten çok meziyetli. Evet. Özellikle soldan koltuk altı geçmesi bence takdiri şayan. Gelecek vadeden bir baş altı pehlivanı ve baş pehlivanlık final müsabakası kaldı çayırda. Sadece Ali Gürbüz ve Orhan Okulu dev bir an itibariyle güreş severler. Bu arada Ali Kuptan Kaşçavdır'dan kızı Hatice ve Sevde birlikte izliyorlarmış. Kucak dolusu sevgiler yolluyoruz minik kızlarımıza. Osman Aynur'la da güzel bir röportaj oldu. Gençlere gerçekten çok özel mesajlar verdi. Özel mesajlar verdi. Bilgi birikimini aktardı ve de alttan çıkan baş altından başa çıkan yeni baş pehlivanlarımız için de güzel sözler kullandı. Yani Ali Gürbüz'le, İsmail Balaban'la, Orhan Okulu'yla, Osman Aynur'la veya diğer baş pehlivanlarımızla belki ilk güreşlerinde yenilecekler. Daha sonraki güreşlerinde puanlama yapacaklar. Belki daha sonraki güreşlerinde ustalarını yenecekler. Yani bu işler hemen bir anda olacak durum değil. Ama zamanla adapte olacaklar ve ustalarına artık savaşlarını yapacaklar, mücadelelerini verecekler. Onların bulundukları konuma çıkacaklar. İnşallah tabii ki yani hiç kimse bu sahalarda kalıcı değil yani sonuçta. Bu arada Sağlam Ticaret, Salih Sağlam ve Şenol Sağlam pehlivanlarımıza finalde başarılar dileklerinde bulunuyor değerli büyüğüm Salih Sağlam. Bu arada Antalya Alanya Kestel'den Mehmet Boz abimiz bizleri izliyormuş. Buradan selamlar gönderiyoruz kendisine. 13 Ağustos Pazar günü Alanya Gökbel Yaylası Yağlı Pehlivan güreşleri Alanya Belediye Başkanımız Sayın Adem Murat Yücel himayelerinde tertip edilecek değerli güreş severler. Güreşin kalbi Koza TV olarak inşallah orada olacağız. 12 Ağustos Cumartesi günü de Sivas'ta yapılacak Türkiye Karakucak Şampiyonası'nda olacağız. 9 Ağustos Çarşamba günü de Yozgat'ın Sorgun ilçesinde olacağız. 5-6 Ağustos'ta da tabii ki Silvi Enerji Yağlı Güreş Ligi'nin 5. etabı olan Bursa
Softaoğlu Mehmet Yağlı Pehlivan güreşleri için Bursa'da olacağız. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ali Nur Aktaş himayelerinde tertip edilecek ve 19-20 Ağustos'ta da CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 6. etabı olan Manisa Yunus Emre Yunta Er Meydanı'nda olacağız. 23 Ağustos Çarşamba günü Samsun Vezirköprü Kunduz Er Meydanı'nda olacağız. Değerli güreş severler, 25 Ağustos Cuma günü de İstanbul Şile Er Meydanı'nda, 26 Ağustos Cumartesi günü Çanakkale Çardak ve 27 Ağustos Pazar günü de Muğla Seydi Kemer 8 Zümrütçay'da Er Meydanı'nda olacağız. Uzun soluklu bir Ağustos ayı bizi bekliyor. Bu arada çok değerli büyüğüm Mehmet Ayhan hocam, iyi yayınlar diliyorum. Ekranları başındaki tüm güreş severlere selam, saygı ve hürmetlerimi yolluyor. Final yapan yiğitlerimize de Allah derman versin dileklerinde bulunuyor Mehmet Ayhan hocam. Mehmet Ayhan hocamın ellerinden öpüyorum. Türk güreşinin duayeni, eski milli takım teknik direktörümüz, eski Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güreş antrenörü, komutanı, ellerinden öpüyorum Türk hocamın. güreşin her şeyi. Evet. Saygılar, sevgiler gönderiyorum. Evet. Yine taş altın pehlivanlarımızın kupalarını Erkanlı Güreş'in baş pehlivanlarımızın kovalama saati gelmiş. Evet. Hava sıcaklığı oldukça düştüğünden dolayı baş pehlivanlarımızı kul hakemleri almış olduğu ortak kararla puanlamaya davet edildi. Evet, zaten normal seyirde devam eden bir güreşti. önceki dönem Antalya milletvekilimiz Sayın Erdoğan Özel'in yine Ermanlı Güreş'te güreş ağımız rekortman Sayın Hakan Çetin'e teşekkür ediyor. Pehlivanlarımızın başarılarının devamını diliyoruz. Evet, yağ, su ve bez molasından hemen sonrası Ali Gürbüz ve Orhan Okul arasındaki puanlama süreci başlayacak. Şu anda Ali Gürbüzcü alanıyor. Evet, puanlama için evet seyircilerin tezahüratı söz konusu.
Evet, düdük çaldı. Adil Dede bir numaralı çayır hakemi şu anda. Ve puanlama mücadelesi başladı. Evet değerli güreş severler, burası Antalya Konyaaltı Festikan Yaylası Er Meydanı. Baş pehlivanlık final özelinde Orhan Okulu mu, Ali Gürbüz mü? Bakalım dev derbide kazanan kim olacak? 2017 yılında yarı finallerini anlatmıştım. Düzeltiyorum, çeyrek finali anlatmıştım. Nefesleri kesen bir karşılaşma vardı. Yine aynı yıl yarı finalde Orhan Okulu İsmail Balaban kapışması vardı. O da tarihi bir karşılaşmaydı. Bakalım bu kez kazanan kim olacak? Orhan Okulu mu yoksa Ali Gürbüz mü? Göğüs çaprazı açısını aradı, yüklendi ama hemen savuşturdu Orhan Okulu. Orhan Okulu bir de uzak duruyor. Hele ilk dakikalarda Ali Gürbüz'ün atakları çok tehlike arz ediyor. Bunu çok iyi biliyor Orhan Okulu. Hava oldukça serinledi. Bu havada Ali Gürbüz'ü hani yağlı güreş tabiriyle eritmek çok zor. Orhan Okulu'nun finalde işi biraz zor, açık söyleyeyim. Çünkü Orhan Okulu sıcak havalarda rakiplerini o üst düzey hücum performansıyla adeta mum gibi eritebilen bir baş pehlivan. Dolayısıyla Ali Gürbüz'ü bu hava sıcaklığında
Şu anda 20 santigrat derecede. Oldukça serin bir hava. Bayağı işi uzun sürecek. Oranaokulu'nun an itibariyle daha çok müdafaa güreşini benimsiyor Oranaokulu. Şu anki görüntü öyle. Her an bir ihtar gelebilir Oranaokulu'ya. Zaten biraz da Osman Aynur'un söylemiş olduğu gibi ihtarlar mental olarak belirleyici oluyor. Evet. O ihtarı almasaydım o hücumu yapmazdım. Güreş biraz daha uzardı dedi. Evet avucular, evet değerli gösteriler, baş pehlivanlarımız normal sürede yetişemediğinden dolayı puan alan pehlivanımızın galip ilan edildiği altın puan evresine geçtiler ve bu kırkılar meydanında saat 12.30'dan itibaren güreşiyorlar. Yaklaşık 8-9 saattir efor harcalar. Bu anlamda ilgili kuran yüreklerine ikram isterim. Her meydanlarda pehlivan, cenk meydanlarda kahraman isterim. Festival her meydanında kıraç kıraç güreş yapan top çiftlere kocaman alkış isterim. CV Enerji Türkiye Halı Güreş Ligi'nin uzak ara lideri Oranaokulu Ali Gürbüz'le finalde kapışıyor. Konyaaltı Festikan Er Meydanı'nda. Evet. Bu arada Adil'de de Oranaokulu'ya bir ikazda bulundu. Bakalım kule bir tırpan denedi. Ne kadar sağlam basıyor yere. O tırpanda bana vursa herhalde kulaklarım yere vurur. Seyircilerin Oranaokulu'ya ihtar verilmesi konusunda sanırım bir beklentileri söz konusu mu? Yani dediğimiz gibi Ali Gürbüz'ün burada gerçekten seyirci kitlesi çok yüksek. Ali sesini duyuyorsunuz. Ama Oranaokulu'da çok bu dakikalarda biraz geri gitmeye başladı. Hani çok pasif değil açık söyleyeyim. Ama bir kişiye pasif verilmesi lazım. Yani evet. Güreşi biraz daha hareketlendirmek için, hızlandırmak için. Bir uyarı geldi meydan baş hakemi Adil Dede'den Oranaokulu'ya. Evet değerli gösteriler görüyorsunuz. Baş pehlivanlarımız kıran güreşler yapıyorlar. Evet artık bu kadar Evet, geri gidince evet. Çünkü tam ortadan protokol önüne kadar geriledi Oranaokulu. Bariz bir pasifizesi söz konusu. Bakalım ihtar gelecek mi? Puanlama güreşindeyiz değerli güreş severler. Puan alan güreşçi 25.si bu yıl tertip edilen Festikan Yaylası Yağlı Pehlivan güreşlerinde baş pehlivan olmuş olacak. Evet, tüm seyirciyi telefonlarına meşişlerine açmaya davet ediyoruz. Ali Gürbüz mü Oranaokulu mu? Değerli güreş severler, yorumlarınızı, mesajlarınızı yollayın, yer verelim. Ali Gürbüz mü Oranaokulu mu? Kim baş pehlivan olur? Ali Gürbüz bu dakikalarda da atağını sürdürüyor. Seyircilerin de telefon ışığı güzel bir ambiyans kattı. Evet, o beklenen ihtar geldi. Bu da bu dev mücadelede bence çok güçlü bir ayrıntı. Mental olarak bakın
Ali Gürbüz daha arzulu, daha istekli olduğunu hem Orhan Okulu hem de siz çok değerli güreş severlerimize sanırım hissettirdi. Bu itharla ben Ali Gürbüz'ün %51, %49 final özelinde bir adım öne geçtiğini ifade edebilirim. Mustafa Bayram, bilmiyorum katılacak mısın? Ya şu anki durumda zaten Ali Gürbüz'ün Orhan Okulu'ya baskısı var, üstünlüğü var. Ama tabii güreş yani normal seyirde devam ediyor. Sadece fizik üstünlüğünü Ali Gürbüz kullanıyor. Ama bu final 3 itharla bitmez. Yok, kesinlikle bitmez. Mutlaka puan çıkar. Bunu net bir dile ifade edip altını çizmek isterim değerli güreş severler. Değerli büyüğüm Ali Aydın, Ali Gürbüz varsa güreşin heyecanı var demiş. O da farklı bir yerden Ali Gürbüz'ün takdir etmiş. Karşılıklı eller ensede baskı uyguluyorlar birbirlerine. Kasnağa uzandı Orhan Okul ama kasnağını kurtardı Ali Gürbüz. Müsaade etmiyor. Yine kasnağa uzandı Orhan Okulu. Ali Gürbüz hiç yaklaştırmıyor. Evet, bu kez kasnağa net bir şekilde uzandı Orhan Okulu. Artık kasnağını vermeye başladı. Bir göğüs çaprazı, bir tırpan, bir kez daha Orhan Okulu'yu açmak için hem budama hem de tırpanı gösterdi ama çok iyi kapandı Orhan Okulu. Orhan Okulu da yavaş yavaş güreşi dengelemeye başladığını gözlemliyorum. O kasnaklara rahat ulaşması güreş özelinde çok anlamlı. Bakın, her elini attığında sağlı sollu kasnaklara ulaşabiliyor. Ali Gürbüz de kasnağını kurtarıp enseden baskı uyguluyor. Orhan Okulu'nun
fazla yaklaşmasına müsaade etmiyor Ali Gürbüz. İkinci ihtarı kovalıyor diyebiliriz Ali Gürbüz ama vermezler herhalde. Çok erken olur. Yok, şu an zaten ikinci ihtarlık bir durum yok. Yok, evet. Yani Orhan da biraz çalışmaya başladı. Gerçi Ali de kaslarını veriyor yani. Oradan bir beklentisi var gibi. Oradan daha rahat kasna uzanabilirim diye bir ara uzandı. Ali şimdi Ali Gürbüz kaslarını verdiği zaman Rakibin kaslarını Orhan ona doğru gelmiş olduğu için Ali de bu sefer onun kaslarını almaya yelteniyor. Sonuçta böyle olacak sanki. Evet. Puan ya da puanlar bu şekilde gelecek gibi. Evet. Çünkü bir yerden sonra Orhan Okulu'da Kasnaklı Paşa'dan hamle yapmak durumunda kalacak. Oradan dış kasnaklardan, göğüs çaprazı budamalardan şansını deneyecek Ali Gürbüz. Ama o paça ve kasnak hücumunda Kırkpınar'da unutulmaz bir finaldi. Bana da anlatmak nasip olmuştu. O yanbaş oyunu inanılmazdı. Artık güreş %50'ye geldi. Evet. Bunu doğru. söyleyebilirim. Denkleşti yani güreş. Yağlı güreş tabiriyle. Bu arada soldan göğüs çaprazı denedi. Uzak kaldı. Evet, kuleden iki baş pehlivanı da uyarması konusunda ikaz da geldi. Bir kez daha kasnağa uzandı Orhan Okulu. Antalya Konyaaltı Festikan Er Meydanı'nda baş pehlivanlık finalindeyiz. Puanlama süresindeyiz. Şimdi 48 dakika geride kalacak. Bir ihtarı var Orhan Okulu'nun. Kasnağa uzandı. Ali Gürbüz kurtardı kasnağını. Büyük bir gayretle kurtardı Orhan Okulu. Yavaş yavaş Orhan Okulu dengeyi kurdu. Bakalım teraziyi kendi lehine doğru kantarı tartabilecek mi? Eğer bir ihtar Ali Gürbüz'e gelirse mental olarak da eşitletmiş olur. Artık farklı bir sürece evrilir. İbrahim Omaç iyi yayınlar diliyor, kolaylıklar diliyor. Değerli dostuma selamlar, saygılar yolluyorum. Artık kasnakları çok net yakaladığını görebiliyoruz ama Ali Gürbüz de oradan dış kasnaklardan bakın bir kez daha uzandı sağ eliyle. Oradan budama ya da koltuk altı arayışı içerisinde bakalım kasnağını kurtarabilecek mi Orhan Okulu? Ya da Ali Gürbüz paçaya uzanabilecek mi? Müsaade etmedi Orhan Okulu. Koltuk altı arayabilir Ali Gürbüz Orhan Okulu'nun sağ koltuk altını deneyebilir. Oralarda bakın eğlense de bir anda koltuk altı denedi, kaçırdı. Boşladı.
uzadı bu arada. Evet, Orhan Okulu'nun tam önümüze kadar geldi. İkinci sarı geldi Orhan Okulu'ya değerli güreş severler. Düdüğü çaldı çayır hakemi. Yüzüne bir darbe geldi sanırım Orhan Okulu'nun. Sağlık görevlilerimiz çok aceleler meydana müdahale Tam güreş aslında kırılma noktasıydı. Yaşadığı sakatlığı. Bakalım. Bir kez daha tekrarını izleyeceksiniz. Biraz daha geriden koltuk altı. Evet, tokuştular, evet. Kafaları tokuştular. Umarız bir açılma yoktur. Kaşı açılmış da olabilir. Koltuk altı sağından işte tam burada. Koltuk altını çok güzel denedi ama hemen uzaklaştırdı. Uzak kalmış biraz da. Ayağa kalkarken evet. Ali Gürbüz'ün başının sağ tarafı Orhan Okulu'nun sol kaşının tam üzerine gelmiş. Evet, şu anda bakın, umarız açılma var mı yok mu? Açılma varsa devam edemez. Sanki tam kaşın yüzün üzeri açılmış gibi mi? Mustafa, bana mı öyle geliyor? Mustafa Bayram. Orada bir yaralanma var ama. Evet, şu anda Zaten telefon ışığıyla bakıyorlar. evet, şu anda kan geliyor. Evet, kan geliyor. Sanırım tam gözünün ve kaşının ortasında, o göz kapağının orasında bir açılma söz konusu mu? Tam net göremiyoruz ama bize de çok yakın Mustafa. Ben bir bakayım istersen. Çünkü en sağlıklı bilgiyi sen aktarabilirsin orada. Kemal Yılmaz başında, sağlıkçılar şu anda tedavi ediyorlar. Açılma yok, darbe var. Evet, açılma olmadığını ifade etti Mustafa Bayram. Darbenin şiddetli geldiğini ifade ediyor Orhan Okulu. Devam Ali edecek Gürbüz de güreşe. çayırda tam ortada bekliyor. Devam edecek mücadele. Evet. Dev derbi kaldığı yerden devam edecek değerli güreş severler. Ve düdük çaldı, mücadele kaldığı yerden devam ediyor. O koltuk altlarından sonra güreş bir sonuca doğru evrilebilirdi ama yine güreş tekrar yükseldi. Çünkü tam dibe inmişti güreş. Evet. İki taraf içinde. Ömer Erdinç mesaj yollamış Bursa Büyükşehir'den. Oğlum Orhan Okulu'yu, ben Ali Gürbüz'ü tutuyorum demiş. Baba oğul ayrışmışlar.
bir kez daha eğer sağ elini kasnağa atarsa oradan yine sağlı sollu koltuk altları arayışı içerisine girebilir. Ama o şimdi olacak bir durum değil. Orhan Okulu kolay kolay o kasnağını teslim etmeyecek gibi duruyor. Çünkü tekrar soluklandılar. Biraz daha sabırları yükseldi. Az önce dip yapmışlardı her ikisi de. Bugünkü karşılaşmaların birçok tekrarı güreşin hakkını verenler sosyal medya adresinde bulabilirsiniz. Sol eli kasnakta kurtardı kasnağını. Enseden baskılarına devam ediyor Ali Gürbüz. Orhan Okulu kasnaktan daha henüz paçalara bir hamle yapmadı. Bu arada iki ihtarı var Orhan Okulu'nun. İkinci tar anonsu geldi mi? Evet. Ben kaçırmışım. Teşekkür ediyorum Mustafa Bayram. 56 dakika geride kaldı. Sahili kasnakta Orhan Okulu'nun kurtardı kasnağını Ali Gürbüz. Artık göğüs çaprazı ve budama şansı biraz daha düştü. Çok uzak kalıyor çünkü. İşte yapabileceği Ali Gürbüz'ün sahili kasnakta sol Orhan Okulu'nun sağından koltuk altı ya da paçalara uzanabilme hamleleri var. Bunları bakalım kim daha güçlü yapacak. Orhan Okulu'nun iki ihtarı var. Üçüncü ihtar ihtimali bence çok düşük. İşte kasnağa uzandı mı Ali Gürbüz bakalım. Evet, yakaladı kasnağı. Kurtarmak istiyor Orhan Okulu. Kasnağı bırakmadı. Koltuk altını bakalım arayacak mı Ali Gürbüz? Orhan Okulu'nun sağından koltuk altıyı arayacak mı? Sol eliyle Orhan Okulu'nun ensesinden baskı yapıp Orhan Okulu'nun sağından koltuk altı arka arkaya ardı ardına yapabilir. Değerli güreş severler şu anda geri evet, o hamleyi fırsat vermedi Orhan Okulu. Çok iyi kapattı. Bu kez kasnağa uzanan Orhan Okulu oldu. Ama kasnakta ısrar edemiyor Orhan Okulu nedense. Yorulmuş da olabilir. Ya da biraz çekingen davranıyor gibi. Evet. Halbuki kasnak ve paça oyunlarının bence çok iyi uzmanı diyebileceğimiz bir baş pehlivan Orhan Okulu. Ama tabii karşısında da Ali Gürbüz gibi bir megastar baş pehlivan var. İşte sol eli kasnakta, sağ eliyle paçalarını aramak durumunda ama dediğin gibi çekiniyor Ali Gürbüz'ün dış kasnaklarından yapacağı hamlelerden. Ama sonuca gidebilmesi için iki ihtarı da var. Üçüncü ihtar baskısını da bence hissediyor şu anda. Ali Gürbüz Orhan Okulu derbisini izliyorsunuz değerli güreş severler. Bu yıl ilk kez finalde kapışıyorlar.
az önceki sakatlık pozisyonu olmasaydı şimdiye kadar güreş sonuçlanmıştı. Bu benim şahsi öngörüm. Kasnağa uzandı. Orhan Okulu hemen Ali Gürbüz de karşı kasnağa uzandı. Ama çok güçlü yakalayabildi mi? Oradan koltuk aldı işte. Orhan Okulu'nun sağ koltuk altını boş bulduğu anda hamle yapacak ama hem kasnağını kurtardı hem sağ koltuk altını kapattı Orhan Okulu. Ali Gürbüz'e o fırsatı vermedi. Buradan bir geri dönüş gelebilir mi? Ali Gürbüz için %51, %49 oranındayım ama Orhan Okulu o iki itarla bir geri dönüş yaparsa bence yine tarihi bir karşılaşmaya tanıklık etmiş olabiliriz. Çünkü iki itarla güreşmek, o baskı altında güreşmek hiç de kolay değil. Ali Kasnak da bu kez ona da müsaade etmedi Orhan Okulu. Hava sıcaklığı 18 santigrat derece kadar düştü. Bugün yaylaya çıkarken senin övdüğünü dinlemedik. Düşünmeye başladık. Sana ısrarla eşofman üstlerini alalım dedim. Fakat sen gerek olmadığını söyledin ama şu an acayip ihtiyaç duyuyoruz. Saat 9:10 geçiyor. Bu saate kadar güreşin uzayabileceğini öngörüsünde bulunamadım. Evet, tek tahmin edemediğim buydu herhalde bugün. Güreşin kalbi Koza TV, Ekip Türk TV ve Rumeli TV ortak canlı yayındayız. Değerli güreş severler. Kasnak kasnağa iki baş pehlivanda. Şu anda Ali Gürbüz çok güçlü yakaladı. Sol eliyle enseden baskı kurup Orhan Okulu'nun sağ kolu altından dediğim gibi yaptı. Dediğim gibi yaptı ve Orhan Okulu'yu yenen Megastar Ali Gürbüz o açıyı aradı ve sonunda Orhan Okulu'nun sağ koltuk altından geçti ve net bir galibiyette sırt aşağı yenerek Kasnak'tan kendine çektirdi Recep Tosun bak. Burada çok güzel farklı bir şey yaptı. İşte Ali Gürbüz farkı. Çok güzel bir yeniş oldu. Her iki baş pehlivanı da tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Günün şampiyonu Ali Gürbüz. Evet, Ali Gürbüz sesleri tribünden geliyor. Ali Gürbüz selamlıyor seyircileri. Sağ eli Kasnak'ta o açıyı çok aradı en sonunda buldu. O açı için çok mücadele etti. Evet, Şevket Korkut değerli başkan yardımcımız muazzam keyif aldığını söylüyor final özelinde. Biz de çok keyif aldık. Eminim ki ekranların başındaki güreş severler de çok büyük keyif aldı. Sağ eli Kasnak'ta, sol eliyle de enseden baskı kurdu. O sağ koltuk altından muazzam bir hamle yaptı. Ali Gürbüz bu yıl 25. düzenlenen Antalya Konyaaltı Festikan Yaylası Er Meydanı'nda zirvedeki yerini aldı Mustafa Bayram. Final özelinde şimdi Recep Hüseyin Gümüşalan'da podyuma doğru gidiyor. Normal sürede birbirlerini bastırma bile bastıramadılar. Ama işte güreşin güzelliği burada. Puanlama sürecinde yaklaşık 1 saate yakın puanlama sürecinde puanlamada sırt aşağı yeniş gördük. Evet. Bence o çarpışma olmamış olsaydı daha önce bitmiş olabilirdi. O muhtemelen öyle olurdu ama yani güreşin seyri böyle oldu. Demin dediğim gibi normal sürede birbirlerini bastıramayan iki baş pehlivan
puanlama sürecinde sırt aşağı yenişle sonuçlandı güreş. Her iki başpehlivanımızı da tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Güzel bir güreş izlettiler. Üçüncüler Hüseyin Gümüşalan ve Enes Doğan oldu. Evet. Enes Doğan'ı da ayrı ayrı kutluyorum. Çünkü daha yeni başpehlivan. Ama çabuk adapte oldu. Çok da güzel güreşler yaptı. Kendisini kutluyorum. Hüseyin Gümüşalan o da çok güzel mücadeleler yaptı. Özellikle Osman Aynur'la olan güreşi gerçekten takdire şayandı. Üçüncü, ikinci, Antalya Muratpaşa Belediye Başkanımız Avukat Sayın Ömer Uysal'ın pehlivanı. Yine bugün burada Antalya'da faaliyet gösteren Faruk Cemil. Bugün gerçekten Recep Kara da güzel güreşler yaptı. Kendisini kutluyorum. Evet. Yani kanının son damlasına kadar güreş yaptı. Gerçekten Recep Kara'yı da kutluyorum. Evet, az önce şöyle bir değerlendirme yapmıştık. 2023 yılı Kırkpınar'ın kürsüsünde bulunan başpehlivanların içerisinde sadece Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin başpehlivanı Hüseyin Gümüşalan var bugün burada. Şimdi açık söyleyeyim, Ali Gürbüz'ün Ordu Aybastı'da da pazar günkü finallere kalamasından sonra çok büyük bir tartışmalar oldu. Güreş kamuoyu tarafından bence bu başpehlivanlığa çok büyük ihtiyacı vardı. Evet. Mustafa Bayram bundan sonra Ali Gürbüz özelinde tartışma çıkarmak isteyenler bir kez daha düşünsün. Ya Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Mehmet Yeşil, Fatih Atlı gibi isimleri hiçbir zaman tartışma konusu yapamayız. Çünkü onların kalitesi ortada. Bugün kürsü yapamazsa bir sonraki organizasyonda kesinlikle kürsüde yeri olacak isimler bunlar. Yani tartışma konusu olacak bir durum değil. Başpehlivanımız, üçüncü başpehlivanımızın madalyası 2 altın kenarlı güreş ağabey Sayın Mustafa Koç takdim ediyorlar. Evet, yine üçüncünün madalyasını güreş ağabeyimiz, önceki dönem güreş ağabeyisi Mustafa Koç takdim ediyorlar. Evet, ikinci başpehlivanımız Orhan Okul'un madalyasını Çiçeğburnu ağabey Sayın Sinan Koç takdim ediyorlar. Hava sıcaklığı oldukça düştü değerli güreş severler. Biz artık üşümeye başladık. Evet, altı kemer takıldıktan sonra veda edeceğiz değerli güreş severler. Koza TV güreşin kalbi olarak Ekin Türk TV ve Rumeli TV ortak canlı yayın ağıyla veda edeceğiz. Önümüzdeki hafta CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 5. etabı olan Bursa Büyükşehir Belediyesi Softaoğlu Mehmet Yağlı Pehlivan güreşlerinde olacağız. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş himayelerinde tertip edilecek. Değerli güreş severler ve 2 gün sürecek olan Kırankara mücadeleleri yine birlikte anlatıp aktaracağız Mustafa Bayram ile birlikte. Hiçbir zaman esirgeme. Bu güreşin başından bugüne kadar emek harcayan iki güzel başkanım, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Muhtir Böcek ve yine Konya Belediye Başkanım Sayın Sevil Ezer birlikte başpehlivanlarımızın kupalarını takdim ediyorlar.
Evet, baş pehlivan Ali Türküsü birincilik kupasını Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Becek, yine Konyaaltı Belediye Başkanımız Sayın Semih Eser birlikte takdim ediyorlar. Bu güzel kabarışa ve coşkuyla alkışlıyoruz. Evet, birlikte kıymetli başkanlarımız, yine kıymetli başkanlarımız Sayın Muhittin Becek, Sayın Semih Eser, ikinci başkanlarımız Orhan Okum'un kupasını birlikte takdim ediyorlar. Yine üçüncü başkanlarımız Enes Soğan'ın üçüncülük kupasını Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız takdim ediyor. Yine üçüncü Hüseyin Gümüşalan başkanımızın kupasını güreşlerimizin tertip komite başkanı aynı zamanda Konyaaltı Belediye Başkanım Sayın Semih Eser birlikte takdim ediyorlar. Evet, kıymetli protokolümüzü, kıymetli kaymakamımızı, ağalarımızı, Türk protokolümüzü, ana fotoğrafı. Evet değerli güreş severler, bugünkü yayınımızın artık sonuna geldik. Evet, protokolümüzün tamamını. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına Mustafa Bayram teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Çok güzel güreşler oldu. Güzel güreşler izledik. Her şey güzeldi. İnşallah bir sonraki organizasyonda buluşmak dileğiyle Sayın Recep Tosun. Teşekkür ediyorum. Artık yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına önümüzdeki hafta Bursa Büyükşehir Belediyesi CV Enerji Türkiye Yağlı Güreşi'nin 5. etabında Bursa Büyükşehir Belediyesi Softoğlu Mehmet Yağlı Pehlivan Güreşi